geceler gördüğü korkunç kabusların sonunda kulakları sağır edecek bir gök gürültüsüyle uyanırdı. Başını iki yana sallayarak kötü anıların düşüncelerini uzaklaştıran Ebrar, başını yan tarafında ağlayarak oturan annesinin omzuna koyup gözlerini kapattı. Gördüğü son şey ise öndeki cenaze arabasındaki babasının tabutuydu. Birkaç saat sonra köye gelmiş, babasının vasiyet ettiği yere gömmüşlerdi. Şimdi ise taziyeleri kabul etmek için halasının evine gelmişlerdi. Bir koltukta öylece oturmuş, geleni gideni izliyor. Arada taziyeleri kabul ediyordu. Çevresindeki çoğu kişiyi tanımıyordu. Bazı akrabalarını bile ilk defa babasının cenazesinde görmüştü. Salona simsiyah giyinmiş yaşlı bir kadın girdi. Gözlerini çektiği sürme ve alnının ortasındaki dövme ile çok değişik görünüyordu. Yaşlı kadın kendisine doğru gelip elinden tuttu ve onu ayağa kaldırdı. "Kızım, seninle yalnız görüşelim. Diyeceğim önemli şeyler var." Ebrar şaşkınlıkla başını tamam anlamında sallayarak yaşlı kadını takip etti ve birlikte evin boş bir odasına girdiler. Kadın hiç beklemeden çarşafının içinden bir anahtar ve mektup çıkarıp Ebrar'a uzattı. "Bunları başına bir şey gelirse sana vermem için baban bana emanet etmişti. Artık emanetlerin sahibine kavuşma vakti geldi. Bak kızım, bu mektubu asla birinin yanında okuma ve kimseye tek bir söz söyleme. Gideceğin o eve tek başına git. Babanın daha fazla acı çekmesini istemiyorsan bu dediklerimi yap." Ebrar daha ağzını açıp bir şey diyemeden yaşlı kadın hızla odadan çıktı ve evin kalabalığında kayboldu. Ebrar ise bir elinde mektup, bir elinde anahtar ile odada öylece kala kalmıştı. Ebrar'dan, ellerimin arasındaki mektup bir kor gibi parmaklarımı yakıyordu. Gözyaşlarım pamuk gibi beyaz tenimden mektubun sararmış sayfasına damlarken buna engel olacak gücü kendimde bulamıyordum. Mektubu kaçıncı okuyuşumda bilmiyordum. Babamın yazdıklarının nedenli doğru olduğunu da. Tek bildiğim artık bu evi sonsuza dek kapatıp bu köyden bir daha dönmemek üzere gitmekti. Babam beni korkutmayı severdi. Yine aynı şeyleri yapıyor. Sakin ol Ebrar, sakin ol. Bu sözleri kendi kendime söylememin tek sebebi kucağına düştüğüm korku duygusundan bir an önce kurtulmak istememdi. Babam beni korkutuyor. Bu yazılanların hiçbiri gerçek olamaz. Olmamalı. Oturduğum yerde çatma sedirden güç bela kalkarak boşta kalan elimle gözyaşlarımı sildim. Tek katlı ve çok eski olan evin her yerinden rüzgarların şiddetlenmesiyle sesler geliyordu. Ve bu beni daha da korkutsa da korkumu yenmeli, seslere aldırış etmemeli ve bu evden mutlaka gitmeliydim. Bacaklarıma binen ağırlığı yok saymaya çalışarak kapıya doğru birkaç adım attım. Mektup hala sol elimdeydi. Etrafıma göz gezdirdiğimde odada duvarların üzerinde Arapça yazılar olan bir bez parçası buldum. Mektupta adı geçen tahta kilitli bir dolap ve biraz önce üzerinde oturduğum derme çatma sedir vardı. Kapının yan tarafına koyduğum sırt çantamı elime alarak mektubu ön gözüne özenle yerleştirdim. Yanmakla yanmamak arası gidip gelen ışığı kapatarak odanın kapısını kapattım ve koridorda yürümeye başladım. Birden evin tahtadan yapılma dış kapısı kırılırcasına çalınmaya başladı. Bu saatte buraya kim gelebilirdi? O yaşlı kadının dediğini yapıp buraya geleceğimi kimseye söylememiştim. Etrafıma korkuyla göz gezdirdikten sonra çivili bir tahta parçası gözüme çarptı. Onu hızla elime alarak sol taraftaki küçük odaya sessizce girdim. Kapı tüm şiddetiyle çalmaya devam ediyordu. Korkuyla pencereye yaklaşıp kapının önüne baktığımda resmen dilim tutuldu. Kapı aldığı darbelerle tüm şiddetiyle sarsılmaya devam ediyordu. Lakin kapının önünde kimse yoktu. Hızla koridora geri dönüp sırt çantamdan mektubu çıkardım. En son yazılan kısmı bir daha okudum. Benden sonraki sahipleri, yani sen bu eve adım attığında onlar seni kapının dışında bekliyor olacaklar. Onlara kapıyı aç. Zorla yutkunup titreyen elimle ağzımı kapattım. Gözlerim sicim gibi akmaya devam ederken hıçkırıklarım boğazımı parçalıyordu. Allah'ım yardım et. Ben neyin içine düşmüştüm böyle? Sen yardım et Allah'ım. Bunlar gerçek olamaz. Olmamalıydı. Ben dua okurken kapının sesi aniden kesildi. Bunu fark ettiğimde elimdeki çivili tahtaya daha da sıkı tutup tahta kapıya doğru ilerledim. Tereddüt ile elimi kapının zincirine götürerek duvardaki çividen kurtardım. Kapı artık kilitli değildi. Şimdi bu kapıyı açacak ve koşarak bu evden uzaklaşacaktım. İçimden 3'e kadar saymaya karar verdim. 1, 2, 3. Elimi kapının çekme kulbuna götürdüm. Tam açacakken kapının ardından duyduğum ses ile korkuyla birkaç adım geriledim. Kapı yavaşça kendiliğinden açılıyordu. Gözlerimi kapatıp bu korkunç anların bitmesini beklerken vücudumda hissettiğim ürpermeyle göz kapaklarım istemsizce aralandı. Karşımda gördüğüm manzara ile korkudan midem bulanıyordu. Simsiyah çarşaflı, kıpkırmızı gözlü, onlarca adını bilmediğim varlık karşımda dikilmiş bana bakıyordu. Artık aklımı kaçırmak üzereydim. Zaman geldi. Zincirsizlerin vakti tükendi.
Bu sözleri duyduğumda kulaklarımı kapatsam da nafiyeydi. Titreyen bacaklarım daha fazla bedenimi taşıyamadı ve hızla yere çöktüm. Artık kendimi tutamayıp hıçkıra hıçkıra ağlarken tek dilediğim bu yaşadıklarımın bir kabus olmasıydı. Bana öldürecekmiş gibi bakan kırmızı gözlü, kara çarşaflı varlıklar ve en önde duran ve onlardan farklı kırmızı pelerin giyinen varlığın gözlerinin içine bakmasıyla aniden sustular. Ölümcül bir sessizlik evin her yerini sarıp sarmalarken en öndeki kırmızı pelerinli varlık birkaç adım atarak tam önümde durdu. Uzun tırnaklı, yara bere içindeki eliyle peçesinin bir ucundan tuttu, indirdi. Korkudan aklımı kaybetmek üzereydim. Kıpkırmızı gözlerinden kanlar yara bere içindeki yüzüne damlıyor, yüzündeki kurtçuklar da o kanları emiyorlardı. Gözlerini gözlerime kenetleyip kulaklarımı sağır edecek bir çığlık atmaya başladı. Yaşadığım şok ile yere yığıldım. Gerisi koskocaman bir karanlıktan ibaretti. Daha 25 yaşında olan Ebrar'ın hayatı artık eskisi gibi olmayacaktı. Kan damlayan elleriyle mektubu eline alan Zebran, yeni sahiplerinin bedenini kucaklayarak evden çıktı. Kabiledeki cinler Ebrar'a meraklı gözlerle bakarken, Zebran çoktan esas yaşadıkları yere doğru yol almaya başlamıştı. Ebrar artık onların tutsak hükmü olacaktı. Karanlık beni içine çekiyordu. İliklerime kadar korkuyordum. Üşüyordum. Zebran karşımdaki heybetli duruşuyla beni sindirmeye çalışıyordu ve bunu başarıyordu. Kan kırmızısı gözlerimi bulduğunda vücudumu büyük bir ürperme sardı. Evime gitmek istiyordum. Annemin sıcak kollarına sığınmak istiyordum. Sanki anneme sarılır gibi yattığım yarısı küflenmiş yatakta kollarımı kendime sardım ve cenin pozisyonunu aldım. Babam beni hiç düşünmeden kendisiyle birlikte beni de bir ateşin içine atmıştı. İkimizi de yakmayı göze almıştı. Avuçlarımın arasındaki mektup kaderimi kanlı bir lanetli sil baştan yazıldığını tek kanıtıydı. Ve ben o lanetin içinde yitip gitmeye, yüz tutan tutsağın ta kendisiydim. Annem, kardeşim benden haber alamadıkları için perişan olmuşlardır. Ne olur bırak beni gideyim. Şu an yaptığım şeye inanamıyordum. Beni kaçıran bir cin ile konuşuyor, ona beni bırakması için yalvarıyordum. Kan kırmızısı gözlerinden kıvılcımlar saçarak bana birkaç adım yaklaştı. Şu ana kadar sadece gözlerini görebilmiştim. Yüzünü ve vücudunu kırmızı bir pelerin örtüyordu. Sen artık bizimsin Ebrar. Babanın sana bıraktığı mirastan bizlerden kurtulamazsın. Zamanı geldiğinde cinler aleminin en güçlü cinlerine hükmedeceksin. Bunları söylerken uzun tırnaklarının arasından kan damlayan, kemikleri etlerinin arasından gözüken, eliyle yanağımı okşamaya başladı. Tırnaklarından akan kan, yüzüme yayılırken kokudan öyle midem bulanmıştı ki, kusmamak için kendimi zor tutuyordum. Ne o? Midem mi bulandı? Yüzünü buruşturup ani bir cesaret ile gözlerinin içine baktım. Eğer beni şimdi bırakmazsan, sözümü tamamlayamadan o iğrenç elini boynuma dolayıp sıkmaya başladı. Gözlerindeki ateş beni her an yakabilecek güce sahipti. Ve bunu yapmak istediğini apaçık belli ediyordu. Bırak beni. Bir daha sakın beni tehdit etmeye kalkma. Sesindeki o korkunç tını bedenime işlerken vücuduma yayılan uyuşmayla her ne kadar dirensem de göz kapaklarım benden izinsiz kapandı ve kendimi karanlığın kollarına teslim ettim. Karanlığın içinde daha ne kadar karanlığa sürüklenebilirdim. Ellerimin arasından süzülüp bileklerime, oradan vücuduma dağılıyordu. Acı tüm benliğimi ele geçirirken vücudumu saran şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Gökyüzündeki dolunayın ışıkları bedenime hoyratça çarparken gözlerime ulaşan kızıllık nabzımı hızlandırıyordu. Kan. Bedenim kanın kızıllığına bürünürken çıplak ayaklarıma batan taşlar ürpermeme neden oluyordu. Kaçamazsın. Artık sonsuza kadar bizimsin. Duyduğum boğuk ve korkunç ses ile heykel gibi taş kesen ayaklarım yeniden harekete geçiyor ve koşmaya başlıyordum. Sokaklarını hiç bilmediğim ıssız ve o eski köyde peşimdekiler ile köşe kapmaca oynuyordum. Aslında gerçek şu ki onlar benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlardı. Gözlerimden benden izinsiz akmaya başlayan yaşlar bedenime hüküm süren kana değdiğinde yanaklarımda hissettiğim acıyla çığlık atmamak için dilimi ısırıyorum. Sessiz olmalıyım. Sessiz olmalıyım. Aklımdan sadece bu düşünceler geçiyor ve ben nefes almakta güçlük çekmeye başlasam da koşmaya devam ediyorum. Gökyüzü düştüğüm o bataklık kadar zifiri. Etrafımı saran evlerin pencerelerinden gördüğüm korkunç gözlerin takibindeyim. Buradan kurtulmam lazım. Lanet olsun. Buradan kurtulmalıyım. Bir an duraklayıp sağ tarafımdaki yarısı çürümüş ahşap evin penceresinden bana öldürecekmiş gibi bakan o bir çift göz ile göz göze geldiğimde önümdeki yokuşu sonunda benim ne beklediğini bilmeden korkuyla çıkmaya başlıyorum. Ayaklarımın altındaki toprak bir alev gibi yanmaya başladığında o yokuşun sonunda nefes nefese karşımdaki o korkunç manzaraya inanamaz gözlerle bakmaya başlıyorum. Yüzlerce mezar, yüzlerce ölü.
yüzlerce ceset. Ve hepsi karşıma dikilmiş, gözlerimin içine bakmak ister gibi birbiriyle yarış halinde. İnanamaz gözlerle neler olduğunu anlamaya çalışırken arkamda duyduğum adım sesleriyle gözlerimi küfrederek sıkıca kapatıyorum. Zebran, Ebrar. Duyduğum ses ile inanılmaz bir halde arkama döndüğümde çürümüş bir ceset dolusu onu tanıyorum. Onu. Baba. Kızım. Ona doğru heyecan ve korkuyla attığım adımı Zebran kolumdan tutarak engelliyor. Her ne kadar ona karşı çıkmayı istesem de olmuyor. Bırak beni, bırak. Baba, baba kurtar beni. Gidemezsin, boşuna çabalama. Dizlerimin üzerine çöküp özlemle ve içimdeki kızgınlıkla bakıyorum babama. Neden baba? Neden beni böyle bir ateşin içine attın? Bana, bize bunu neden yaptın? Yüzünün yarısı yanmış, vücudu kapkara ve yer yer büyük yaralar açılmış. Bacaklarındaki kemikler gözüküyor ve o kemiklerin üzerinde yaraların içinde küçük böcekler geziniyor. Vücudunu saran kızgın demirler bedenine her değdiğinde yanmış et kokusu ve dumanlar etrafa yayılıyor. Burnuma gelen kokuyla midem bulanıyor ve midemde hiçbir şey olmamasına rağmen istifa etmeye başlıyorum. Kızım, ne olur kabul et ve cinlerimin hüddamı ol. Eğer kabul etmezsen bana her gün işkence çektirecekler. Her gün acı içinde mezarımda çığlıklar atacağım ve bunu bir tek sen duyacaksın. Kanının rengine bulanmış elbisem ile ağzımı silip babamın bembeyaz olmuş gözlerinin içine korku ve inanamaz gözleriyle baktım. Benden gerçekten bunu mu istiyordu? Annem ve kardeşim ne olacaktı? Peki ya nişanlım, okulum, hayatım, hayallerim ne olacaktı? Bunları düşünürken babama olan özlemimin yerine büyük bir öfke ve kızgınlık almaya başladı. Sen bana tüm hayatını silat ve benim dediğim yoldan gitme diyorsun baba. Bunu bana nasıl yapabildin? Nasıl? Uzun boy ve simsiyah bedeniyle bir varlık ucunda ateş yanan kırmızı demir ile hiç düşünmeden babamın bedeninde yeni yaralar açmaya başladı. Babam çektiği acıdan feryat ederek bağırırken Zebran beni saçından sürükleyerek biraz daha babama yaklaştırdı. Demir çubuğu babamın çürümüş bedenine her soktuğunda sıçrayan kanlar yüzüme, bedenimin her yerine sıçramaya başlamıştı. Kızım, yardım et, kurtar beni bu azaptan. İki elimle kulaklarımı kapayıp iki büklüm oldum ve babamın çığlıklarını bastırmak istercesine çığlık atmaya başladım. İçimdeki acıyı atabilmem imkansızdı. Babamı karşımda işkence görürken onu kurtarabilecek tek kişi bendim ve vereceğim karar hayatımı kökünden değiştirecekti. Kulaklarımdaki çınlamayla babamın bağırışlarını uğultu haline almaya başladı. Başım dönüyor, midem bulanıyordu. Ama ayakta kalmaya çalışıyordum. Hatırladığım son şey ise Zebra'nın beni omuzlarımdan tutup zorla babama bakmamı istemesi ve babamın işkence görüp delik deşik olan bedeninin üzerine atılmasıydı. Sonrası mı? Koskoca bir karanlık, benim karanlığım. Gördüğüm kabustan çığlık atarak uyandım. Bedenim korkudan titriyor, her hücrem bu yaşadığım şeylerin bitmesi için bana yalvarıyordu. Allah'ım ne olur bana yardım et, kurtar beni ne olur. Dudaklarımdan bir fısıltı gibi çıkan duamın karşılığı olarak duyduğum kahkaha sesiyle başımı o yöne doğru çevirdim. Ay ışığı çatlak pencereden yerli yersiz vuruyor ve Zebra'nın kıpkırmızı gözleri gözlerime intikam okurcasına bakıyordu. Gitmek istiyorum. Ne olur bırak beni. Ne olur. Güçlü olmak istesem de olmuyordu. Yapamıyordum. Bedenimi bir korkak gibi sarıp sarmalamak istiyordum. Bana doğru birkaç adım attı ve kırmızı gözlerini gözlerimden ayırmadan o iğrenç elleriyle titreyen çenemi tutup kendine yaklaştırdı. Eğer kabul etmezsen her gece babana gözünün önünde işkenceler yapacağız. O hiçbir zaman kabrinde rahat uyuyamayacak. Bunu kabul ediyorsan sen bilirsin. Hemen şimdi gidebilirsin. Söylediklerinde ciddiydi. Eğer kabul etmezsen bugün yaşadığım o kabusu her gün göreceksin. Peki ya kabul edersem? O zaman da benim hayatım bir işkenceden farksız olmayacak mıydı? Ne yapacağımı düşünürken aklıma gelen bir fikir ile kaçırdığım gözlerimi yeniden Zebra'nın gözlerine çevirdim. Kabul etmem için sadece tek bir şartım var. Normal hayatıma devam edeceğim ve sadece geceleri sizinle olacağım. Söyledikten sonra elini çenemden çekip arkasına döndü. Ne karar vereceğini düşünürken nereden çıktığını anlamadığım cüce cinler beni kollarımdan ve bacaklarımdan tutup beni zorla yatağa geri yatırdılar. Onlardan kurtulmak isterken Zebran hızla yanıma gelip o iğrenç elini göğsüme bastırarak bir şeyler okumaya başladı. El-Hekim Urhani Kavim Val. El-Hekim Urhani Kavim Val. El-Hekim Urhani Kavim Val. Bu okudukça ruhum bir arafın içine sıkışmaya başladı. Nefes alamadıkça çıkan hırıltılarım kulaklarımı yırtıyordu. Gözüm kararmaya başladığında sonumun geldiğini ve öleceğimi düşündüm. Bu düşünce kanımın çekilmesine sebep oluyorken aldığım son nefesin ardından bilincimi yitirdim. Bir defa elim kolum bağlı sürgün edildiğim karanlık beni nereye götürecekti bilmiyordum.
Gözlerimi araladığımda bu yaşadıklarımın kabus olmasını diledim ama değildi. Kalbimin atışı, kanımın damarlarından dolanışı, nefes alışverişim kadar gerçekti. Yattığım mezarın etrafında onlarca cüceciğim vardı ve intikama susamışçasına kıpkırmızı aç gözlerle bana bakıyorlardı. Toprağın rutubetli kokusu ciğerlerime işlerken soğuğunun bedenime işlemesini bekledim ama olmadı. O soğukluğun yerinde anlamlandıramadığım bir sıcaklık vardı. Bir şeyin üzerinde yatıyordum ama ne olduğunu hissedemiyordum. Başım deli gibi ağrıyor, ciğerlerime dolan iğrenç koku midemin bulanmasına neden oluyordu. Birden vücudumun yanlarından iki çürümüş kol bedenime sımsıkı sarılıp beni kendine daha da çok çekmeye başladı. Çırpınıyordum, bağırıyordum, feryatlar ediyordum ama kimse beni duymuyordu. Kimse yardıma gelmiyordu. Gece sanki beni kucağına almış, kulağıma ninni diye kabuslar fısıldıyordu. Başımı korkuyla arkama döndüğümde gördüğüm manzarayla aklımı kaybedecek hale geldim. Bu kadarı benim için gerçekten fazlaydı. Korku damarlarımdaki kandan daha hızlı bedenime yayılıyor, aklım ısrarla bunların gerçek olmadığını söylüyordu. Şu an babamın mezarının içinde, onun cesedinin üzerinde yatıyordum ve babamın bedenimi çürümeye yüz tutmuş kollarıyla sarmış sımsıkı tutuyordu. Allah'ım ne olur bu yaşadıklarım bir kabus olsun. Ne olur kurtarın beni buradan. İmdat. Ben çığlık attıkça cücecinler kolumdan aldıkları lezzetle daha da iştahla bana bakıyor, intikam alacakları anın hayalini kurarak zamanın gelmesini bekliyorlardı. Bedenim babamın cesedine her değdiğinde korkudan buz kesiyordum. Çığlıklarım hıçkırıklara dönüşüyor, keskin bir acı boğazımı kesip nefessiz bırakıyordu. Vücudum her çırpınışında biraz daha yoruluyorken, sonunda mecalim kalmamış bir halde kendimi babamın cesedinin üzerine korku ve çaresizlik ile bıraktım. Lakin onun kolları hala bir beton gibi sertti ve beni sıkıca tutmaya devam ediyordu. Ve işte o an kırmızı peleriniyle aynı rengi taşıyan ateş saçan gözleriyle Zebran ayak ucuma dikilip bana baktığını gördüm. Gözlerindeki alaycı bakışlar beni korkutuyordu. Daha ne yapabilir diye düşünüyorken duyduğum kelimeler ile boğazımda büyüyen yumru yerini sönmeyen bir kora bıraktı. Hazır mısın evlat? Asıl her şey şimdi daha yeni başlıyor. Gecenin gündüze kavuşması kadar gerçekti yaşadıklarım. O iğrenç ellerini yüzümde hissetmek midemi bulandırıyordu. Fısıltıyla okuduğu kelimeler ruhumu sıkıştırıyordu. Boğazımda hissettiğim acıyla derin bir nefes almak istedim ama ciğerlerimde hissettiğim yanma hissi ve acıyla bu gitgide güç bir hal almaya başlamıştı. El Hekim Urhanli Kavmin Mual. Duraklayıp diğer elimi göğsümde kalbimin üzerine yerleştirdim. Korkuyordum. Hem de deli gibi korkuyordum. Ama bu zebran yüzünden değil, bana yaşatacağı şeyler yüzündendi. Babamın gerçek yüzünü öğrenmiş olmam yetmezmiş gibi bana bıraktığı mirasın dehşetini üzerimden atamamıştım. Bir karar vermem gerekiyordu. Ve ben aklım ve kalbim arasında sıkışıp kalmıştım. Kurseyyum, Lumanet, Sifta. Elini kalbimden başlayıp tüm vücudumda gezdirmeye başladığında beni iyi şeylerin beklemediğini anlamıştım. Uzun tırnaklı parmaklarının değdiği her yere sanki milyonlarca iğne batıyordu. Dişlerimi sıkıp acıya dayanmaya çalışsam da gözyaşlarıma engel olamıyordum. Alnımdan akan ter boynuma ve saçlarıma karışırken istemesem de yavaş yavaş onun etkisi altına giriyordum. Hüllenzi, Kermanihun. Birden kulak zarlarımı patlatabilecek güçlükte bir çınlamayla kulaklarım acımaya başladı. Buna dayanacak gücüm kalmamıştı. Tüm vücudumu gezen parmakları en sonunda iki kaşımın ortasında durdu ve söylediği son sözleriyle gözlerim de ruhum gibi onun ellerine teslim oldu. Sehennevül mültezinin tehramil kin. Gözlerimi araladığımda bu yaşadıklarımın kabus olmasını biliyordum ama değildi. Kalbimin atışı, kanımın damarlarında dolanışı, nefes alışverişim kadar gerçekti. Gözlerine yalvarırcasına baktım. Daha fazlasını yaşamaya ne gücüm ne de takatim kalmıştı. Bedenimin her zerresini kontrol edemediğim bir şekilde titriyordu. Zebran, ne olur bırak beni. Sana yalvarıyorum. Dayanamıyorum artık. Yalvarışların bu acizliğin hiç sana yakışmıyor Ebrar. Baban kadar cesaretli olmanı beklerdim. O senden daha ağır şeyler yaşadı. İşkenceler gördü. Birlikte birçok savaşa katıldık. Her savaşta ayrı başarılar oldu. Senin de babanın kız olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattın. Ne savaşından, ne işkencesinden bahsediyorsun? Babamın bize gösterdiği yüzünün aksine bambaşka biri miydi? Korkularıma rağmen bunun gibi birçok soru aklımı işgal ediyordu. Bu soruların hepsinin cevabını benden, Ebrar ve sadece tek bir şartı kabul edersen cevaplarını öğrenebileceksin. Ve sen o şartın ne olduğunu artık biliyorsun. Biliyordum, beni istiyordun. Evet, seni istiyorum. Hem de her şeyinle. Sen aklımdan geçenlerin ama nasıl? Beni fazla hafif alıyorsun Ebrar. Bu daha hiçbir şey. Babamın cesedinden çıkan böcekler üzerinde dolaşmaya ve vücudumda yaralar açmaya başladıklarında
Gözlerim irice açıldı ve gözyaşlarım kan ile kaplı yüzümdeki ince bir çizgi halinde akmaya başladı. O böceklerden daha çok kana susamış cücecinlerin var senin. Ve babanın tadına bakmak için sabırsızlanıyorlar Ebrar. Artık bir karar vermen gerekiyor. Ya hüddamımız olacaksın ya da bu gece sana işkencelerin en acısını yaşatacağım. Böcekler vücudunda küçük yaralar açmaya başlarken gözlerim korkuyla mezarlığı çepeçevre saran cüce cinlerin gözlerinde gezin ve hepsinin gözlerinde aynı ifadeyi gördüm. Zebra izin verdiği an babama ve bana işkence çektirecek olmanın sabırsızlığıyla bakıyorlardı. Zaman geçiyordu, durmuyordu ve işkence dolu anlarım bana adım adım yaklaşıyordu. Nişanlımı düşündüm. Annemi, kardeşimi, onlarsız bir hayatı nasıl yapabiliyorum? Peki ya okulum? Küçüklüğümden itibaren tek hayalim balerin olabilmekti. Bunun için neredeyse bebekliğimden itibaren özel dersler almıştım. Türkiye'nin en iyi okullarından birine sınavı geçip kabul edilmiştim. Arkadaşlarım, bir hayatım vardı. Ve şimdi ben tırnaklarımla birçok dişliği aşarak kurduğum hayatımı babam yüzünden bırakıp gitmek zorunda mı kalacaktım? Kabul etmezsem başıma neler geleceğini tahmin etmem zor değildi. Babamın en güçlü cini olan Zebran, ben kabul edene kadar hem bana hem babamı işkenceler edecekti. Ve hayatımın sonuna kadar her gün işkence çekecek. Süren azalıyor Ebrar, artık bir karar ver. Korku ve telaşla damarlarımdaki varlığını hissettiren gözlerimi kapadım. Korku ve telaş damarlarımdaki varlığını hissettirirken gözlerimi kapadım. Ve titreyen dudaklarımı zapt etmeye çalışarak konuşmaya başladım. Ve tam kararımı söyleyeceğim. Ensizim sık tutan babamın kollarının aniden yere düşmesiyle çığlık atarak yerimde doğruldum. Zebran eğilerek beni kucakladı ve mezardan çıkarıp bir kimsenin üzerine oturttu. Kırmızı derili ve iri gözlü cüce cinlerin iştah dolu bakışları bir an olsun üzerlerimden çekilmezken ben Zebra'nın ateş saçan gözlerinin içinde korkuyla bakıyordum. Zebra'nın sadece bana ve babamla kalmayacağını, zamanla nişanlıma, anne ve kardeşime de zarar vereceğini biliyordum. Kendim için olmasa bile onlar için kabul etmeliydim. Kabul etmekten başka çarem de yoktu. Babamın bana bıraktığı mirası kabullenecek ve onun yerine hüddam olarak geçecektim. Zebran birkaç adım ile yanıma gelip beni ayağa kaldırdı. Hemen karşısında olmama rağmen yüzünü hala göremiyordum. Sadece içinde volkanlar patlayan gözlerini görmeme izin veriyordu. Merak etme, zamanı geldiğinde beni de göreceksin. Gözlerimin seni bu kadar etkilediğini bilmiyordum. Yutkunup gözlerimi gözlerinden kaçırdım. Onun yanında düşüncelerime hakim olmam gerekiyordu. Tamam, kabul ediyorum. Babamın vasiyet ettiği gibi hükümlünüz olacağım. Zebra'nın memnuniyet dolu bakışlarının ardından birçok şey hissediyordum. Bundan sonra başıma neler gelecekti hiçbir fikrim yoktu. O uzun tırnaklı ellerini gözlerimin üzerine koyup yeniden anlamlandıramadığım bir şeyler söylemeye başladı. Yeniden vücudum uyuşuyordu ve ayakta durmakta güçlük çekiyordum. Seher nevil mültezimin terra mülkün. Sonrası benim için yine karanlıktı. Bedenim kontrolümden çıkmadan önce son defa babamın mezarına baktım. Yüzeyi toprak ile örtülmüş, buradaki diğer mezarlardan bir farkı kalmamıştı. Ve ben sevdiklerim için biraz önce kendimden, hayatımdan vazgeçmiştim. Göz kapaklarımın üzerinde tonlarca ağırlık vardı. Başımın içinde filler tepişiyordu. Kendimi çok halsiz hissediyordum. Zorla kıpırdanıp gözlerimi araladığımda kendimi daha önce hiç görmediğim bir odada buldum. Ayaklarımın ucunda Zebran, yanında yaşlı bir adam ve birçok cin bana bakıyordu. Yaşlı adamın saçları ve sakalları bembeyazdı. Hafif toplu bir vücudu vardı. Gözleri deniz mavisi kadar berraktı. Yüzündeki çizgilerden birçok yaşanmışlığın olduğunu anlamak çok zor olmamıştı. Babanın olduğu gibi seni de ben eğiteceğim kızım. Bugünden itibaren benim evimde kalacaksın. Babanın kadar güçlü ve ilmi olan bir hüddam olmaya hazır mısın? Sorduğu soruyla derin bir nefes alıp yutkundum. Hiçbir şey söyleyemiyordum. Sadece başımı aşağı yukarı sallayarak yetindim. Ve benim için yeni hayatımın ilk anları başlamış olmuştu. Son zamanlarda gerçekten enerjim çok düşük ve saçma sapan kabuslar görmeye, paranormal olaylar ve buna benzer şeyler yaşamaya başlamıştım. Bir süre bu konulara ve yazmaya ara verip kafamı toparlamam gerekiyordu. Geçmişte de ciddi bir şeyler yaşadığım için dikkatli olmaya çalışıyordum. Kendimi her ne kadar korumaya alıp yazsam da bazen etkisi olmuyor. Bazı kararlar verirsiniz ve verdiğiniz o kararların geri dönüşü olmaz. Bazı kararlar verirsiniz ve o kararların kaderinizin ta kendisi oluverir. İşte ben de kaderimi yeniden yazacak ve o kararı vermiştim. Canım yanıyordu, kalbim acıyordu. Geleceğimden, okulumdan, nişanlımdan, ailemden vazgeçiyordum. Ama bunu yapmak zorundaydım. Yaşarken benim için mucizeler kadar mükemmel olan babam, öldüğünde gerçek yüzünü göstermiş ve beni hiç istemediğim o hayata mecbur bırakmıştı. Zebran kıpkırmızı gözleriyle gözlerimin içine bitmeyen bir istek ve hevesle bakarken istediğini verdim.
ve kararımı ona yeniden söyledim. Ama aslında kendime kabullenmem için itiraf ediyordum. Tamam, hüküm olmayı kabul ediyorum. Ne derseniz yapacağım ve babam ile Zebran'a boyun eğdim. Kalbim acıyordu. Aklım karma karışıktı. Artık beni nelerin beklediğini bilmiyordum. Zebran birkaç adımda yanıma gelip o iğrenç eliyle yüzümü okşayıp parmaklarıyla çenemi kavrayıp başımı havaya kaldırdı. Bu kararı verdiğine pişman olmayacaksın Ebrar. Sesindeki keyif beni öfkelendirse de sakin kalmaya çalıştım. Ona istediğini vermeyecektim. Beni bu kararı almaya mecbur eden sensin Zebran. Kararım farklı olsaydı da pişman olacaktım. Gözlerinde gördüğüm kıvılcımlar ile yüzümü parmaklarından kurtarıp bir adım geriledim. Onunla bu kadar yakın olmak midemi bulandırıyordu. Artık annemin ve kardeşimin yanına gitmek istiyorum. Benden bu kadar sıkılmana çok üzüldüm. Birlikte biraz daha vakit geçirebilirdik. Lütfen beni annemin yanına götür hemen. Üzerine basa basa söylediğim kelimeler ile iğrenç sesiyle kahkaha atan Ebrar bana bir adım yaklaştı ve kolumdan sertçe tutup yürütmeye başladı. Birlikte bu köhne evden çıkıp köye benzeyen bu yerin sokaklarında yürümeye başladık. Evler benim kaldığım ev gibi köhneydi. 2 katlı olanlar gözüme daha korkunç geliyordu. Arada camların arkasında silüetler görüyordum. Aslında korkmam gerekiyordu ama içimde anlandıramadığım bir cesaret ve güç vardı. Babamın bana bıraktığı bu lanet dolu miras çoktan damarlarımdan kanıma işlemeye başlamıştı. Ve zamanla bir zehir gibi tüm hücrelerimi, ruhumu, benliğimi ele geçirecekti. Peki o zaman ben eskisi gibi olabilecek miydim? Çıplak ayaklarımla yürüdüğüm taşlı yollar gerçekler kadar canımı yaksa da aldırmadım. Geceyi aydınlatan dolunayın ışığıyla önüme zar zor seçiyordum. Evlerin pencerelerindeki gizemli bakışlar ruhumu gözetliyordu. Birlikte bir yokuşu tırmanmaya başladığımızda tepenin sonunda tek bir ağaç vardı ve dolunayın ışığıyla çok gizemli ve korkutucu gözüküyordu. O ağaca doğru adım adım yaklaştığımızda ağacın göründüğünün aksine daha büyük ve görkemli olduğunu gördüm. Buraya neden geldik? Ailenin yanına gitmek istemiyor muydum? Evet ama aklımdan geçenleri biliyorum Ebrar. Seninle bir anlaşma yaptık ve ben o anlaşmaya uyup seni ailene götüreceğim. Ama sen anlaşmaya uymazsan veya vazgeçersen ilk önce senin değil, sevdiklerinin canını yakarım ve sen hiçbir şey yapamazsın. Sesindeki tehdit korkudan kanımı dondururken aslında ikimiz de bunu asla yapmayacağımı çok iyi biliyorduk. Gözlerim benden izinsiz pelerinliğiyle kaplı gizemli vücudunu tararken çok saçma olmasına ve beni ilgilendirmemesine rağmen bir an yüzünü çok merak ettim. Sonra aklımdan bu saçma düşünceyi kovmaya çalıştım ama olmadı. Yüzümü çok mu merak ediyorsun? Pek görmek isteyeceğini sanmıyorum. Ama istersen zevkle gösteririm. Allah kahretsin. Bu düşüncelerimi okuyabiliyordu. Bunu nasıl unuttum diye düşünürken Zebran kalın ve tok sesle bir kahkaha attı ve bana doğru yaklaştı. Kemikleri gözüken parmaklarının arasından çıkan kurtçuklar bedenimi istila ederken o buna alışkınmış gibi hiçbir şey yapmadı. Parmakları yüzüme dokunduğunda hissettiğim sıcaklık ile acıyla kendimi geri çektim ve başımı ters yöne döndürdüm. Biliyor musun? Gözlerindeki o meydan okuyan bakış, kurduğun cümlelerle aynı baban gibisin. Gerçekten bir rüttam olduğunda karşımızda hiçbir kabile duramayacak. Kabilem bu alemin en güçlülerinden biriyken sen de bizim hükmümüz olacaksın. Peki ya sonra Zebran? Sonra ne olacak? Hükmüm olduktan sonra ne değişecek? Sorumun ardından ateş saçan gözlerinde gördüğüm kıvılcımlar hiç hoşuma gitmemişti. Sanki benden sakladığı şeyler, söylemediği planlar vardı. Bunu er ya da geç öğrenecektim ama ya o zaman her şey çok geç olursa? Artık eve gitmenin zamanı geldi Ebrar. Dediklerimi sakın unutma. Eğer bize ihanet edersen, eğer sözünde durmazsan babam ve sen değil, tüm sevdiklerin asırlar boyu büyük bir lanetin içinde debelenip acı çeker. Başımı tamam anlamında salladıktan sonra Zebra'nın dediği gibi gözlerimi kapattım. Elimi gözlerimin üzerine koyarak dua gibi bir şeyler okumaya başladı. O okudukça vücudum uyuşuyor, beynimin içi zonkluyordu. El hekkil murselitina, kürsiyün men kibelhül. Bedenime gitgide uyuşurken gözlerim istemsizce kapandı ve bedenim Zebra'nın kollarının arasına yığılıp kaldı. Gerisini hatırlamıyordum. Kızım, anneciğim aç gözlerini. Ebrar beni duyuyor musun? Başımdaki şiddetli ağrıya rağmen gözlerimi güçlükle de olsa açabilmiştim. Uyandım annem. Şükürler olsun, iyi misin? Kuzum, duyuyor musun beni? Annem bana sarılıp ağlarken derin bir nefes aldım. Ciğerlerim aldığım nefes ile patlayacakmış gibi acırken gözümden akan bir damla yaşı silen annem alnıma şefkat dolu bir öpücük kondurdu. Mevsim. Anne ben Ebrar'ı alayım artık, eve geçelim. Hava çok soğuk. Daha fazla üşümeyin. Murat. Geldim aşkım, buradayım. Yanındayım. Murat beni annemin kollarından alıp kucaklarken nerede olduğumu anlamaya çalışmıştım. Gözlerim gecenin karanlığına alışamasa da ay ışığının ve çevremizdeki insanların tuttuğu ışıklarıyla mezarlıkta olduğumuzu anladım. Zebran beni babamın mezarına bırakmıştı.
Başımı Murat'ın göğsüne yaslayıp gözlerimi kapattım. Babamdan sonra huzur bulduğum, kendimi her koşulda güvende hissettiğim yerdeydim. Artık hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyordum. Beni arabanın arka koltuğuna yatıran Murat, şoför koltuğuna oturup arabaya çalıştırırken annem de yanıma binip başımı dizlerine koydu. Gözlerimi huzurla kapayıp annemin dokunuşlarıyla huzurlu bir nefes aldım. Geçmişti. Artık bir daha o kabus gibi anılar yaşamayacaktım. Ya da ben öyle zannediyordum. Murat arabayı çalıştırıp eve doğru sürerken kötü şeyleri aklımdan kovmaya çalıştım. Ne Zebra'na verdiğim söz ne de yaşadığım işkenceyi düşünmek istemiyordum. Tek istediğim ailemin yanında güvenli bir uyku çekmekti. Gözlerimi kapattıktan sonra yeniden uykuya daldım. Murat'ın beni yeniden kollarına alışıyla uyandığımda kendimi daha iyi hissediyordum. Kendim yürüyebileceğimi söylesem de beni kucağından indirmedi. Birlikte eve girdiğimizde beni meraklı kalabalığın arasından geçirip boş bir odaya götürdü ve yatağa yatırdı. Kardeşim ağlayarak yanıma gelip bana sımsıkı sarılırken ben de ona sarılıp kokusunu içime çektim. Onu şu kısacık anda bile o kadar çok özlemiştim ki. Abla, sana bir şey olacak diye çok korktum. İyi misin? Hastaneye gidelim mi? İyiyim bir tanem, ağlama. Korkacak bir şey yok. Yavrum, ablana izin ver de dinlensin. Kızım, istersen önce bir yıkan, temizlen, sonra bir şeyler ye ve uyu. Tamam annem. Annemin ve kardeşimin yardımıyla banyoya giderken Murat evdeki bütün meraklı gözlere gitmeleri için uyarmıştı. Yıkanıp üzerimi giydim. Annem saçlarımı kurularken halamın getirdiği tarhana çorbasından birkaç yudum içtim. Ellerine sağlık alacağım. Yavrum, o tabağı bitir. Kaç saattir aç açınasın. Hala midem almıyor. Zorlama kızı hanım. O sonra da yer. Hadi biz çıkalım da dinlensin artık. Ben izninizle onun yanında kalabilir miyim? Murat'ın sorusuyla eniştem her ne kadar sinirlense de nişanlım olduğu için bir şey diyemiyordu. Annem dizlerimin üzerindeki tepsiyi alırken son bir kaşık çorbayı zorla içirdi. Nöbetleşe yanında dururuz artık oğlum. Bak şurada ağrı kesici var. Çok ağrısı olursa verirsin. Herkes odadan çıktıktan sonra Murat kapıyı kapatıp yanıma gelip uzandı. Beni göğsüne çekip saçlarımı koklayarak öperken yüzüme damlayan yaş ile şaşkınlıkla ona baktım. Ağlıyordu. Sana bir şey oldu diye çok korktum. Seni bir daha göremeyeceğim diye. Ne olursa olsun sen benim bu dünyadaki en değerlimsin. Ne olur bir daha bir yere giderken bana haber ver. Babanın vefatı seni çok sarstı. Kalabalıktan bunaldım ve yalnız kalmak istedim biliyorum. Ama çok korktum. Yaşadıklarımı bilse, verdiğim sözü, yaşayacaklarımı, yine de beni bu kadar sever miydi? Yine de yanımda olur muydu? Bu soruyla kalbime bir taş oturmuştu sanki. Murat benim için öyle değerliydi ki, onu o kadar çok seviyordum ki, bir gün gerçekleri öğrenirse beni bırakıp gidecek olma ihtimali canımı çok yakıyordu. Seni çok seviyorum Murat. Ne olursa olsun beni sakın bırakma. Ne olur bırakma. Başım göğsümde, bedenim kollarının arasında, kokusunu burnumda, gözlerimi kapadım korkmadan. Güvenle derin bir uykuya daldım. Bir çift kızıl gözün beni izlediğinden habersizdim. Ve o gözler felaketim olmaya yemin içmişlerdi. Bugün babam vefat edeli tam 2 hafta olmuştu. Annemler ile babamın yedisini verdikten sonra evimize dönmüştük. Hatta kardeşim ile birlikte okula gitmeye bile başlamıştık. Evde babamın yokluğunu iliklerime kadar hissederken hayatta kaldığım yerden devam edebilmek çok zordu. Bir yanım onu çok özlüyordu ama diğer yanım. Eve geldiğimiz ilk gün kardeşime odalarımızı birleştirmeye teklif etmiştim. Ve evin büyük bir odasına taşınmış, birlikte kalmaya başlamıştık. Köyde yaşadıklarımdan sonra tek başıma kalmaya cesaret edememiştim. Geceleri korkuyla uyusam da kötü bir şey yaşamadım. Kabus dahi görmüyordum. Fırtına öncesi sessizliği yaşıyordum sanki. Bu düşüncelerle daldığım uykumdan telefonumun alarmıyla uyandım. Her ne kadar kalkmak istemesem de bugün gitmem gereken çok önemli derslerim vardı. Yatağımdan doğrulup yorganı üzerimden attım. Zorla yataktan çıkıp banyoda işlerimi hallettikten sonra dolabımı açıp içinden siyah dar bir pantolon ve kırmızı kazağımı çıkardım. Çekmeceden nişanlımın hediyesi olan kırmızı kirazlı çorabımı alıp kıyafetlerimi giyindim. Saçımı ve makyajımı yapıp derste giyeceklerimi ve eşyalarımı spor çantama koydum. Şarj aletimi, kulaklığımı ve telefonumu kol çantama attıktan sonra montumu ve çantalarımı yanıma alıp odadan çıktım. Aşağı salona indiğimde annem ve kardeşim kahvaltı yapıyorlardı. Eşyalarımı girişteki portmantoya bırakıp yanlarına gittim. Önce annemin, sonra da kardeşimin yanaklarından öpüp bana açılan servisin olduğu yere oturdum. Karnım çok aç olmasa da kahvaltılıklardan tabağımı alıp yemeye başladım. Hizmetlimizin doldurduğu sıcacık çayımdan bir yudum aldım. Abla bugün beni okula sen bırakır mısın? Servis şoförümüz hastalanmış. Tamam kızım bırakırım ama çok oyalanma. Bugün önemli derslerim var. Geç kalamam. Tamam ablacığım. Kızım bu akşam Murat'ı ve ailesini yemeğe alalım diyorum. Cenazenin ilk gününden itibaren bir an olsun yalnız bırakmadılar bizi. Teşekkür etmiş oluruz. Tamam anneciğim olur tabii. Ben Murat'ı arar haber veririm.
Sohbet ederek kahvaltımızı yaptıktan sonra botumu ve montumu giyip çantaları yanıma alıp evden çıktım. Arabaya binerken kardeşim de bana yetişti ve yan koltuğa oturdu. Emniyet kemerlerimizi bağladıktan sonra arabayı çalıştırdım ve gaza bastım. Telefonumu arabaya bağlayıp rehberden Murat'ın numarasını buldum ve aradım. Birkaç çalışan dışında sesi arabanın içinde yankılandı. Günaydın hayatım. Günaydın canım. Sabah görüşemedik. Ben de birazdan seni arayacaktım. Aslında çok vaktim yok. Bizim ufaklığı okula bırakıp kendi okuluma geçeceğim. Annem akşam sizi ailecek yemeğe davet ediyor. Onu vermek için aradım. Tamam canım, annemlere söylerim. Aslında anneni ben arayacaktım ama bugün derslerim çok yoğun ve böyle olunca kendimi bile unutuyorum, biliyorsun. Sorun yok aşkım. Trafikte misin sen? Kapatalım telefonu, dikkatin dağılmasın. Tamam hayatım, öpüyorum. Görüşürüz akşama. Görüşürüz eniştem. Akşama gelirken benim tatlıdan alırsınız değil mi? En çok senin aldıklarını seviyorum, biliyorsun. Günaydın belalı baldızım. Siparişin alındı. Akşama görüşürüz kızlar. Telefonu kapattıktan sonra sağa doğru yanaşıp arabayı okulun önünde durdurdum. Kardeşim yanağımdan öptü ve emniyet kemerini çözüp arabadan indi. O okuluna doğru yürürken ben de hiç vakit kaybetmeden üniversiteye doğru arabamı sürmeye devam ettim. Aklımdan ne kadar atmaya çalışsam da olmuyordu. Zebra'nın bu sessizliği beni günden güne korkutuyordu. Ya gerçekten beni rahat bırakmaya karar vermişti ki bu ihtimali düşünmek bile büyük bir saçmalıktı, ya da büyük ve korkutucu bir planı vardı. Bu düşüncelerden çalan telefonumla sıyrıldım. Arayan aynı sınıfta okuduğum en yakın arkadaşım Damla'ydı. Hiç beklemeden aramaya cevapladım. Günaydın aşkım, günaydın kuzucum. Hayırdır sabah sabah, bu ne enerji? Okulda seni bekliyorum, onun için aradım. Güne kahveyle başladım, enerjim yerinde. Bir tane de benim için alır mısın? Her zamanki yerimize gideceğim. Sen de oraya gelirsen buluşuruz dersten önce. Geldiğinde detaylı anlatırım ama sana bomba bir haberim var. Kavşaktan dikkatlice sola döndüm ve üniversitenin girişine gelerek yavaşlayıp güvenliğe öğrenci kartımı gösterdim. Neymiş o haber? Selim Hoca üniversiteden ayrılmış. Ne? Daha geçen gün dersiniz vardı, hiç bundan bahsetmedi. Ani gelişmiş, buradan taşınmak zorunda kalmışlar. Yerine yeni bir hoca gelecekmiş. Selim Hoca'yı çok severdim. Üzüldüm. Umarım kötü bir nedenden dolayı gitmemişlerdir. Ben arabayı park edeceğim kızım, kapatıyorum. Tamam, ben de sana kahve alayım kantinden. Her zamanki yerimizde görüşürüz. Telefonu kapayıp arabayı fakültemin yakınına park edip telefonumu kol çantama koydum ve arabadan indim. Bagajdan spor çantamı alıp kapıları kilitledikten sonra fakültenin binasına hızlı adımlarla yürümeye başladım. Hava gerçekten soğuktu ve daha fazla üşümemek için fakültenin kapısından seri adımlarla girip asansörle en üst kata çıktım ve adımlarımı terasa doğru yönlendirdim. Damla'yı kahveler ile bir masada otururken buldum. Yanına gidip çantalarımı boş sandalyeye koyarak ona sıkıca sarıldım. Yan yana oturmuş sohbet ederken bana okuldaki dedikoduları ve yeni hocayı çoktan görmüş olan kızların anlattıklarını anlatıyordu. Genç, yakışıklı, zeki ve bizim hocamız. İnanabiliyor musun? Bu mükemmellikte birinden ders alacağız. Damla, tamam artık, abartmasan mı? Alt tarafı bir hoca işte. Hem o saydığın özellikle Murat'ta fazlasıyla mevcut. Ay, nişanlısına da toz kondurmazmış. Senin kadar sadık seven birini daha tanımıyorum. Evlenmeden gözünü gönlünü kapattın. Aslına baksan ne taş erkekler var. Elimin tersiyle Damla'nın ağzına vurup kahvemden son bir yudum daha alıp ayağa kalktım. Ah kızım, deli misin, ne vuruyorsun? Sus artık, bir sus. Sal beni. Yürü, ders saati geldi. Birlikte sınıfa doğru yürürken herkes bu yeni gelen hocaya konuşuyordu. Sınıfa girdiğimizde de aynı konu konuşulmaya devam ediyordu. Bu durumdan gerçekten sıkılmaya başlamıştım. Bu kadar olay olacak neyi olabilirdi ki? Sınıftaki arkadaşlara selam verip ön sıraya oturdum ve dersin kitaplarını çantamdan çıkardım. Son dakika elim ayağıma dolaşsın istemiyordum. Damla yanıma oturduğunda arka sıramızdaki kızlarla yeni hocanın dedikodusunu yapmaya devam ediyordu. Ona gözlerimi devirip bıkkın bir nefes verdim. Telefonumu elime alıp kulaklıklarımı taktım ve YouTube'da gezinmeye başladım. Çok severek takip ettiğim bir kanalın hükümlülük konusuyla ilgili yaptığı videoyu görünce açıp açmamak konusunda tereddüt yaşasam da videonun üzerine tıklayıp izlemeye başladım. Videoda hüküm hocasına sorular soruluyor ve hoca da soruları yanıtlıyordu. İzledikçe bu konularda neredeyse hiçbir şey bilmediğim için duyduklarım ile hem şaşırıyor hem de içten içe korkuyordum. Ben de bu kadar bilgiye sahip olabilecek miyim? Başarılı olabilecek miyim diye heyecanla düşünürken buldum kendimi. Ne ara hüküm olmayı kendi içimde bu kadar normalleştirmiştim. Sınıf kapısının kapanma sesiyle telefonumu aceleyle kapatıp kulaklığım ile birlikte çantama koydum. Sınıfta çıt çıkmıyordu. Yeni hocamız kitaplarını masasına koyarken kaçamak bakışlarıyla kendisine bakıyordum. Uzun boylu, esmer, siyah kıvırcık saçlıydı. Spor yaptığı belliydi. Çünkü iri ve kaslı vücudu olan biriydi. Evet, itiraf ediyorum. Eğer hayatımda ve kalbimde Murat olmasa bu adama çok pis düşebilir, hatta platonik aşığı bile olabilirdim. Tanrı sanki onu yaratmak için özel zaman yaratmış gibiydi.
her şeyiyle mükemmel biriydi. Adımlarını bize doğru atmaya başlarken çekinsem de bakışlarım yüzünde gezindi. Yüzündeki çene kasları, elmacık kemikleri ve kızıla yakın garip bir göz rengiyle oldukça yakışıklıydı. Bir dakika, kızıla yakın gözler mi? Aklıma hemen Zebran gelmişti. Onun gözleriyle, yani hocamızın gözleri o kadar çok benziyordu ki. Merhaba arkadaşlar, ben Ateş Koral. Bundan sonra beni dersinize ben gireceğim. Şimdi sırayla tanışalım. Sonrasında da dersimizi işlemeye geçeceğiz. Senden başlayabiliriz. Eliyle beni işaret ediyordu. Ama aklıma gelen düşüncelerin yaşattığı dehşet yüzünden kolumu bile kıpırdatamıyordum. Sanırım arkadaşımız dediğini yaptı. Tamam, senden devam edelim. Herkes sırasıyla kendisini tanıttıktan sonra geriye sadece ben kalmıştım ama konuşacak gücü kendimde bulamıyordum. Ayağa kalkıp derin bir nefes aldım. Bir yandan da içimde kendimle bir savaş içerisindeydim. Saçmalamaya bırak. Zebrar bir cin. İnsan olarak karşına çıkamaz. Bu imkansız. Hayır, bunu yapamaz. Gözlerim aniden gözlerin içinde kaybolup kanımı dondururken beni cayır cayır yakacak bir tanıklık ruhumun tamamını esir aldı. Gözlerindeki kısırlık, çakan kıvılcımlar ve intikam ile tutkunun karşımı bakışlar. Bunları artık nerede olsam tanırdım. Evet, hissettiklerimle haklı çıkmıştım. Bu oydu. Bizden gizli hüddam olan babamın en sadık cini. Cinler aleminin en güçlü kabilelerinden biri olan Zeze kabilesinin padişahı ve benim büyük bir bilinmezliğe sürükleyen cehennemimin ta kendisi. O Zebran. Ve şimdi gözlerindeki şeytanı parıltılar ile hiçbir şey yokmuş gibi bana bakıyor ve o bakışlar fısıldıyor ruhuma. Oyun başlıyor. Hayat kimi zaman bir çocukmuşuz gibi oynar bizimle ve biz de tüm masumluğumuz ile kanarız oyunlarına. Zebran da işte benimle sanki onun kasıymışım gibi oynamaya başladı. Ve ne acı ki iplerim artık onun elindeydi. O ne isterse yapıyordum. Bunu yapmak zorundaydım. Bir daha o köyde yaşadıklarımı yaşayamazdım. Hocamız olduğu andan itibaren okulda her gün kendimi diken üstünde hissediyordum. Tüm gün o ateş saçan gözleri gözlerimden ayrılmıyordu. Bunu kimsenin fark etmemesi için her gün dualar ediyordum. Eğer ki insanlar bunu fark eder ve Murat'ın kulağına giderse, o zaman hiç de iyi şeyler olmazdı. Murat'ı Zebran'dan asla koruyamazdım. Buna gücüm yetmezdi. Aklımdaki düşünceler Damla'nın bana seslenmesiyle son bulurken, kendimi sınıfımdaki aynanın önünde gözlerimin içine bakarken buldum. Bu durumumu nasıl açıklayacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ebrar, canım iyi misin? Kaç defa oldu sana sesleniyorum. Silkelenip kendime geldim ve ona doğru dönüp gülümsemeye çalıştım. İyiyim kızım, dalmışım öyle. Hoca gelecek birazdan. Isınıp hareketlere çalışalım. Tamam canım. Pelin Hoca gelmeden önce diğer sınıf arkadaşlarımıza katılarak ısınmaya ve önündeki derste gördüğümüz hareketleri çalışmaya başladık. Hareketleri yaparken bile gözlerimin önünden o ateş saçan gözleri bir an olsun gitmiyordu. Biliyordum. Bu gözler benim en büyük felaketim olacaktı. Beni çıkmaz sokaklara sürükleyip çaresizliğe mahkum edecekti. Birden ne olduğunu anlamadan Bat Mehmet Dentu hareketini yaparken dengemi kaybettim ve bileğimi burkarak acıyla yere düştüm. Damla başta olmak üzere diğer sınıf arkadaşlarım yanıma gelip benim için bir şeyler yapmaya çalıştılar da acı içinde kıvranmaya devam ediyordum. Bileğim çok kötü zonkluyordu. Ne oluyor orada? Pelin Hoca'nın sesiyle bakışlarımı acıyla ona döndürdüğümde Zebra'nın da Pelin Hoca'nın yanında olduğunu gördüm. Zebra iyi misin? Ne oldu böyle? Isınma yaptıktan sonra geçen ders öğrendiğimiz harekete çalışıyordum hocam ve dengemi kaybedip yere düştüm. Pelin Hoca yavaşça sağ ayağımın bileğini eline alıp incelerken acıyla inledim. Buz koyulması ve acilen tedavi edilmesi gerek. Üniversitenin doktoruna götürelim seni. Tamam hocam, kucağıma alırım. Arkadaşım Burak tam beni kucağına alacakken Zebran ondan önce davrandı ve beni kucağına aldı. Siz dersinizi bölmeyin çocuklar. Arkadaşınız ile ben ilgilenirim. Hocam ben geleyim. Gerek yok Damla. Bana arkadaşın çantasını vermen yeterli. Onu doktora ben götürürüm. Sen dersini kaçırma. Peki hocam ama beni haberdar edin olur mu? Damla'nın üzgün ve endişeli gözlerine bakıp başımı tamam anlamında salladım. Çantamı Zebran'a verdikten sonra onun kucağına sınıftan çıkıp dersliklerin olduğu koridorda ilerlemeye başladık. Kokusunu içime çektiğim her saniye ciğerlerim küle dönüyordu. Ona bu kadar yakın olmak hiç de iyi bir şey değildi. Neden öyle bakıyorsun? Yoksa benden etkilenmeye mi başladın? Zebra'nın sözleriyle kendimi rahatsız hissedip gözlerini gözlerimden ayırıp başka yöne bakmaya başladım. Bileğimin acısı her geçen saniye katlanarak artarken dudaklarımdan acıyla küçük bir inleme uçtu. Ah sensin. Beni daha da tahrik ediyorsun Ebrar. Sözleriyle utanırken bedenindeki sıcaklığı fark etmemem mümkün değildi. Beni yakacak kadar olmasa da ısırcık bile atmaya başlamıştı. İçten içe beni canlı canlıya yakmaya mı çalışıyorsun? Bu mu yani yeni planın? Zebran merdivenleri inmeyi bitirdikten sonra fakülte binasından çıkıp doktorun olduğu binaya doğru yürürken yüzünü saçlarıma daldırıp fısıltıyla konuşmaya başladı.
Ah Edward, bu sıcaklığın tek sebebi var, o da sensin. İçimdeki ateş ve tutku seni her gördüğümde beni ele geçiriyor. Ve ben buna karşı koyamıyorum. Sözlerinin ardından daha ben bir şey demeden beni doktorun olduğu odaya götürüp ona olanları anlattı. Doktor Betül Hanım bileğimi dikkatlenirken çektikten sonra incindiğini söyledi. Ve bir hafta rapor ve ilaç yazdıktan sonra bileğimi ilaçlayıp bandajladı. Zebran ile aynı şekilde odadan çıkarken zorlandığım için istemesem de kollarımı boynuna dolamak zorunda kaldım. Bu yakınlık hiç hoşuma gitmiyordu ama mecburdum. Fakültenin otoparkına gidip bir arabayı ustalıkla açarak beni arka koltuğa yerleştirdi ve şoför koltuğuna geçerek düz kontak ile arabayı çalıştırdı. Tam da ondan beklediğim bir hareket yapıp arabayı çalmıştı. Aramızda büyük bir sözleşme varmış gibi ikimiz de susuyorduk. Ta ki ben konuşana kadar. Sana yolu tarif edeyim. Yolu biliyorum evlat. Baban yıllarca ikramlığımızı yaptı ve siz fark etmeseniz de birçok kez evinize geldim. Hatta kaldığım zamanlar da oldu. Odana gelip sana uyurken seni izliyordum. Ne? Yani seni, hayatını tahmininden de önce tanıyorum. Bu sözlerin ardından arabayı park edip eczaneye ilaçları almaya gitti. Ben ise içimdeki ürpertiyle hızla telefonumu çantamdan çıkardım ve Murat'ın ismini rehberden bulup aramak için parmağımı sağa doğru kaydırdım ve telefonu kulağıma götürdüm. Birkaç çalışın ardından nihayet telefon açıldı. Efendim hayatım. Aşkım şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama sakin ol, tamam mı? Ebrar, ne oldu? Beni telaşlandırıyorsun. Derin bir nefes aldım ve olanları anlatmaya başladım. Bir hareket çalışırken bileğimi burktum. O sırada Pelin Hoca ile Ateş Hoca sınıfa geldi. Ateş Hoca beni doktora götürdü. Şimdi de eve bırakıyor. Bir önce derin bir nefes aldı. Sonrasında sessiz geçen birkaç saniye kalbim öyle hızlı attı ki yerinden çıkacak sandım. Bana neden en başına haber vermedin? Seni hastaneye ve eve ben götürebilirdim. Canım o kadar acıyordu ki o an hiçbir şey düşünemedim. İlaçlar daha yeni etkisini göstermeye başladı ve ilk seni aradım. Bak biz seninle yakında evleneceğiz Ebrar. Hayatımda ne olursa olsun ilk benim haberim olmalı. Ne gerekiyorsa ben senin için yaparım. Tanımadığımız bir adam değil. Anladın mı beni? Neden bu kadar üzerime geliyordu anlamıyordum. Ne olurdu anlaştığı olup alttan alsa? Gerçekten bu kadar zor muydu bunu yapmak? Tamam haklı olabilirsin ama beni anlıyor musun Murat? Acıdan hiçbir şey düşünemedim diyorum ve ilk seni arayıp haber verdim. Neden bu kadar büyütüyorsun olayı? Ben mi büyütüyorum? Tamam Ebrar. O hocan olacak adam seni evine bıraksın. Yat dinlen uyu. Şimdi işim var biraz. Gelirim yana. Kalbim onlarca parçaya bölünmüştü sanki. Ne yapacağımı, onu ne diyeceğini bilemiyordum. Beni anlamıyordu ve anlamak da istemiyordu. Ama Murat, kalbini daha fazla kırmak istemiyorum Ebrar. Konuşmayı burada kapatalım. Ben daha bir şey diyemeden telefonu yüzüme kapatmıştım. Elimdeki telefonu dizlerimin üzerine koyup hıçkıra ağlamaya başladım. Bu yaşadıklarıma inanamıyordum. Bu sırada Zebra'nın elindeki ilaç poşetini yan koltuğuna koyup şoför koltuğuna oturup arabayı sürmeye başladı. Ben ise onu aldırmadan ağlamaya devam ediyordum. Bu insanoğlu kalbini kırdı değil mi? Ah evlat. Zamanla bunların ne kadar önemsiz olduğunu sen de anlayacaksın. Zebran sus ve sadece beni evime götür. Her şey senin yüzünden oldu, anladın mı beni? Her şey senin yüzünden oldu. Daha fazla dayanamayıp tüm sinirimi ondan çıkarırken kahkaha atmasıyla sinirlerim alt üst olmuştu. Gerçekten bir hüddam olduğunda kimse karşı koyamayacak. Sinirlendiğinde gözün öyle kararıyor. Kalbindeki nefret, ruhundaki acımasızlık kendini öyle belli ediyor ki buna sen bile engel olamıyorsun. Hiçbir cevap veremedim. Vermek istemedim. Sadece ağlıyordum ve içimdeki siniri boşaltmak istiyordum. Evimizin önüne geldiğimizde Zebran arabayı durdurup beni arabadan indirdi. Her ne kadar kucağına almak istese de bu defa izin vermedim ve elinden poşeti alıp zincirleyerek eve yürümeye başladım. Kapının önüne geldiğimizde hiç beklemeden zili çaldım. Birkaç saniye sonra hizmetlilerden birisi kapıyı açtı. Annem evde mi? Evet, kendisine haber vermemi ister misiniz Ebrar Hanım? İyi misiniz? İyiyim, bir sorun yok. Hocam geldiğiniz ve bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonrasını ben hallederim. Ebrar kızım neden kapıda dur ayağına ne oldu? İyi misin? Annem telaşla yanıma gelip tüm bedenimi dikkatlice incelerken Zebra'nın hiç beklemediğim bir hareket yapıp anneme kendini tanıştırdı. Merhaba ben Ateş Koral. Ebrar'ın üniversitedeki hocalarından biriyim. Küçük talihsiz bir kaza olunca kızınızı eve ben bırakmak istedim. Ben de Ebrar'ın annesiyim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ebrar annemin elini nazik tutup bırakırken annemin gözlerinde büyük bir memnuniyet parıltısı vardı ve bu benim hiç hoşuma gitmemişti. İçeriye gelmek ister misiniz? Bir teşekkür kahvesi ikram edeyim size. Zebra'nın gözlerinin içine bakıp içimden konuşmaya başladım. Aklımı okuması ilk defa işime yaramıştı. Zebra, daha fazla sabrımı zorlama. Annemin teklifini reddediyorsun ve gidiyorsun. Eğer dediğimi yapmazsan, bunun acısını senden elbette bir gün çıkarırım. Zebran duruşunu düzeltip gözlerinin içine meydan okurcasına bakarken anneme döndü. Okulda derslerim var. Kızınızı bırakmak için izin alabildim sadece.
Başka bir zaman teklifinizi seve seve kabul ederim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Peki dediğiniz gibi olsun. Annemin şüphelenmemesi için Zebra'na dönüp gözlerin içine mahcup bir gülümsemeyle baktım. Hocam her şey için teşekkür ederim. Geçmiş olsun Ebrar'cığım. Sen iyi ol, gerisi önemli değil. Zebra'nın yani Ateş hocamı uğurladıktan sonra annem beni odama çıkardı. Hizmetlilerimizin getirdiği çorba içtikten sonra annem ilacımı içirip merhemini sürerek bandajımı yeniledi. Uyumak için gözlerimi kapamadan önce telefonuma baktığımda Murat'tan hiçbir bildirim yoktu. Buruk bir hüzün ve kırgınlıkla kapadım gözlerimi. Ve uyumak için kendimi zorladım. O ne kadar seversem seveyim. Dolunay öyle parlak, öyle büyük, öyle ihtişamlı ki beni etkisi altına alıp büyülüyor. Onu seyretmeye dalmışken gözüm bir kızılcık şerbeti rengine bürünen göle takılıyor. O kadar kırmızı ki gözlerim kızıllığından düşen payı alıyor. Ebrar. Duyduğum tok ve kalın ses ile korkuyla arkama dönüyorum. Gözleri ateş gibi parlayan, boyları 2 metreye geçkin olan cinler karşımda ve bana bakıyorlar. Gözlerindeki korku tüm bedenimi sarıp sarmalarken, içlerinden daha uzun boylu ve iri olanı birkaç adım atıp önümde duruyor. Grimsi bedenindeki yarıkların içinden sızan kandan kokusu midemi bulandırırken, büyük bir yarığın içinden derisi kanla kaplı yılan bana doğru sıslıyor. Korkuyla bir iki adım geriliyorum. Bu esnada cinlerin bazıları korkumdan keyif alarak kahkaha atmaya başladı. Bu işten vazgeçeceksin Ebrar. İkram olmayacaksın. Ne? Ağzından çıkan tek bir kelime derdimi anlatabilir miydi? Sanmıyorum. Duydun işte. İkramlık yapmayacaksın. Zebra'nı ikna edip vazgeçireceksin. Anlamıyordum. Anlayamıyordum. Onlar değil miydi ikram olmamı isteyen? Şimdi neden böyle söylüyorlardı? Nefesimi düzene sokmaya çalışırken bir derin nefes aldım. Hükam olmamı isteyen siz değil miydiniz? Neden şimdi vazgeçmemi istiyorsunuz? Birkaç adım uzağımda olan cin, uzun kollarıyla beni kollarından tutup havaya kaldırarak yüzüyle aynı hizaya getirdi. Gözleri Zebra'nın gözleri gibi değildi. Daha tehlikeli, daha acımasız ve daha korkunçtu. Pis nefesi midemi bulandırırken uzun ve sivri boynuzlarına dolanan yılanlar bana tıslıyor, her an ısıracakmış gibi öyle atılıyorlardı. Vücudum zangır zangır titriyordu. Ensemden aşağı akan soğuk ter damlaları bedenimi ürpertirken kollarımdan tutan cinin babanın izinden gitmeyeceksin. İkram olmayacaksın. Canımı acıtıyorsun bırak. Kollarımdaki deri erimiş, ellerimin sıcaklığı resmen etimi pişirmeye başlamıştı. Kas dokularım ve yağlarım fokurdama sesi kulaklarıma dolarken gözlerimden acılar yaşlar akıyordu. Bu daha başlangıç Ebrar. Eğer hüküm olursan sana daha ağırlarını yaşatacağım. Canım o kadar yanıyordu ki artık hıçkırarak ağlamaya başladım. Nefes almaya mecalim kalmamıştı ama karşımdaki cinin bu işkenceyi bitirmeye niyeti yoktu. Bir eliyle beni oyuncak bebek gibi belimden tutarken diğer elini bedenimde gezdirmeye başladı. Dokunduğu her yer kömür karasına dönüyordu ve yanık kokusu midemi o kadar bulandırmıştı ki kusmaya başladım. Gözlerim kararıyordu ve bilincimi yitirmek üzereydim. O kollar beni cinlerden oluşan bir dairenin tam ortasına yere koyup yeniden havalandı. Bulanık görüşüm acımın azalmasıyla biraz netleşse de hala tüm vücudum yanıyordu. Başımı sağa çevirdiğimde bana arkası dönük olsa da siyah pelerinden onu tanımıştım. Beni o cinin ellerinden kurtaran Zebra'ndı. İçimde garip bir güven duygusu hissettim. Sanki o yanımda olduğu müddetçe hiçbir şey bana zarar veremezdi. Dudaklarımda oluşan buruk gülümsemeyle zor da olsa bir nefes aldım. Bitmişti. Kurtulmuştum. Neler olabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Sanki bir korku filminin içinde aniden bırakılan bir başrol oyuncusuydum. Zevran, demek sonunda geldin. Geldim Kehrin. Sana bunu yaptığının bedelini ödeteceğim. İsminin Kehrin olduğunu öğrendiğim için kahkaha atıp Zevran'ın pelerinden tuttuğunda korkuyla doğrulmaya çalıştım. Ama bir kol beni kendine doğru çekip yeniden yere yatırdı. Başımı soluna doğru çevirdiğimde boynumda biraz daha uzun, siyah saçlı, kırmızı gözlü, gri tenli bir cin kolumdan tutuyordu. Seni bırakamam Ebrar. Zevran seni bana emanet etti. Ne emaneti, ne oluyor, sen kimsin? Ben Günahs. Zebra'nın kabilesindenim ve onun sağ koluyum. Bana seni olabilecek tüm kötü şeylerden korumamı söyledi. Şimdi gözlerini kapa. Ne? Sana gözlerini kapa dedim hemen. Korkuyla ne dediyse yaptım ve gözlerimi kapattım. O esnada bedenime yayılan bir sıcaklık tüm bedenimi ele geçirirken kulaklarımı sağır edecek bir çığlık koptu. Aynı esnada Yunas fısıldadığı sözleriyle bedenimdeki tüm o acılar ve yanma hissi yok oldu. El Kimran Selin, Hünellezimin. Bu sözleri birkaç kez daha söylediğimde kendimi eskisinden daha da iyi hissediyordum. Ona minnettar bakışlarla baktım ve bana uzattığı elinden tutup ayağa kalktım. Zebran ve Kehrin birbirlerini saldırırken kalbimde hissettiğim endişeyle gözlerimi kapadım ve ona bir şey olmaması için dua etmeye başladım. Darbeler ard arda iniyordu.
takip etmekte zorlanıyordum. Zebram boyunu onun boyuna getirmişti ve kalıp olarak ondan daha iriydi. Birden bedenimde bir karıncalanma hissetmeye başladım. Kollarım benden bağımsız havalandı ve avuç içlerimde oluşan sıcaklık ile turuncu bir ışık belirdi. Gözlerim kapandı ve elimdeki o ışığın ne olduğunu bilmediğim sözleri fısıldayarak Kehri'nin üzerine doğru attım. Erhel mülkü bir bina. Kehrini hadiyun. Kehrin inanılmaz bakışlarıyla bana bakıp yere düştü ve ateşler içinde kalıp yok oldu. Kabilesi de onunla birlikte gitmişti. Ebrar, kızım, kendine gel, iyi misin? Annemin boğuk sesiyle zor da olsa gözlerimi açtım. Gözlerim odanın ışığı yüzünden kamaşırken bedenimde hissettiğim soğukluk ile titremeye başladım. Anne, ne oldu bana? Sesim o kadar kısık sesiyle çıkmıştı ki ben bile ne dediğimi zar zor duymuştum. Ateşim var kızım. Küçükken de böyle olmuştu. Kolunu kırdığında. Doktor geldi, iğne yaptı. Birazdan iyi olursun. Anne, su getirdim. Bu ses Murat'a aitti. O mu gelmişti? Peki benim biraz önce yaşadıklarım, onlar gerçek miydi? Zebram neredeydi? Sen Ebrar ile ilgilen oğlum. Benim başım tuttu, biraz dinleneyim. Tamam anne. Annem beni alnımdan öpüp gittikten sonra Murat ile baş başa kalmıştık. Ona kaçamak bakışlar atarken önce yastığımı düzeltti ve beni doğrulttu. Yatağımın başlarına belimi yasladım ve dudağıma yasladığım bardağımdaki sudan birkaç yudum içtim. Burak bardağı komodine koyup ellerimi tuttu. Bugün seni çok kıskandım ve düşüncesizlik etmeye bırak. Çok özür dilerim. Bak, o benim sadece hocam ve kötü bir anımda yanımdaydı, o kadar. Sağ elimi havaya kaldırıp parmağımdaki yüzüğün önüne getirdim. Bu parmağımda senin yüzüğün var. Sonra parmağımı kalbimin üzerine koydum. Kalbimde de senin sevgin var. Başkası asla olamaz. Bunu sakın unutma. O an Murat'ın gözlerinde bir değişiklik fark ettim. Yüzündeki sinsi gülümseme ve gözlerindeki kıvılcımlar ile yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Evrar? Kalbim benim için atmak için can atarken hem de. Yanıyordum, yakılıyordum. Küllerimden yeniden doğuyordum. Ve her defasında kaderime yazdığım kalemimi kendi parmaklarımla kırıyordum. Anne. Dudaklarımdan çıkan her kelime canımı yakıyordu. Boğazımda sanki binlerce cam parçası vardı ve ben konuştukça acımasızca batıyorlardı. Ben buradayım kızım, yanındayım annem. Annemin şefkatli sesi bile içimdeki korkuyu dindiremiyordu. Doktor ilaç vermedi mi anne? Neden yeniden ateşi çıktı? Bu ses Murat'a aitti. Ne kadar zamandır başımda bekliyordu. Neden gitmemişti? Bu soruların cevabını merak etsem de ona soramıyordum. Bilmiyorum oğlum. Doktoru aradım. Yeniden gelip muayene edecek. Biraz önce ateş düşürücü verdim. Bilincim açıktı ama gözlerimin üzerindeki sanki tonlarca ağırlık vardı. Açmak istiyordum ama açamıyordum. Konuşmak istiyordum ama konuşamıyordum. Sanki ruhum bedenimin içine hapsolmuştu. Ve ölüm ile yaşam arasında bir araftaydım. Ebrar, seni kurtaracağım. Sana söz veriyorum, seni kurtaracağım. Bu ses Zebra'na aitti. Onu göremiyordum ama varlığını ve sıcaklığını hissetmeye başlamıştım. Kalbimin üzerinde sanki bir ateş topu vardı ve damarlarımda akan her damla kan kanımı kaynatıyor, damarlarımı eritiyordu. Çektiğim acıyı tarif etmem imkansızdı. Gözümden acıdan yaşlar akarken bedenim kasılmaya başladı. Zebra'nın sesi içimde yankılanırken gözlerim kapalı da olsa onu görebilmeye başladım. Kıvılcım saçan kıpkırmızı gözleriyle tüm bedenimi süzüyor, grimsi bir dumanla kaplı olan bedeniyle bedenimi bir kalkan gibi örtüyordu. Söylediği sözleriyle bedenimden yukarıya doğru harlanan alevler onun dumansız bedenine doğru çekiliyor ve yok oluyordu. Nefes alırken hissettiğim sıcaklık ile ciğerlerim cayır cayır yanıyordu. Ama içimden bir ses Zebran'a güvenebileceğimi ve onun beni kurtarabileceğini söylüyordu. Ona ne ara bu kadar güvenmiştim, ne ara böyle düşünür olmuştum bilmiyorum. Belki de hükümlüğü kabul ettiğim andan itibaren aramızda bir bağ oluşmuştu. Sonuçta babamın hüküm ettiği kabilenin padişahıydı ve ikisinin arasında da özel bir bağ vardı. Bunları düşünüp dikkatimi başka yöne vermeye çalışıyordum ama olmuyordu. O kadar canım acıyordu ki bu acıyı daha fazla yok sayabilmem imkansızdı. Zebran kollarını bedenimden içeriye sokup gözlerini kapadı ve sesini yükselterek yeniden anlamını bilmediğim sözleri okumaya başladı. Bu sözleri defalarca kez tekrarladı ve ardından elini göğüs kafesinden içeriye sokarken büyük bir sarı ışık demeti de beraberinde çıkardı. Canım öyle acımıştı ki nefes bile alamadan gözlerim karardı ve bilincimi yitirdim. Sonrasını hatırlamıyordum. Karanlık beni evladı gibi sarıp sarmalamıştı. Burnuma gelen hastane ve ilaç kokusuyla açtım gözlerimi. Yüzümü içime çektiğim nefesle buruştururken kolumdaki sızıyla inleyip sol tarafıma döndüm ve takılmış olan serumun hortumunu gördüm. Kızım, iyi misin anneciğim?
Annemin endişeli yüzünü gördüğümde içim paramparça oldu. Benim yüzümden bu acıları yaşamamalıydı. Ama elimden hiçbir şey gelmiyordu. Kendimi zorlayarak yerimden doğruldum. Kurumuş boğazıma rağmen yutkunup konuşmaya başladım. İyiyim anneciğim, ne oldu bana? Annem yatağımın kenarına oturup serum takılı olmayan elimi öperken gözünden akan bir damla yaş elime damladı. Havale geçirdin kızım. O kadar zor düşürdüler ki ateşini, az kalsın. Duyduklarımla dehşete düşmüştüm. Az kalsın ölecek miydim? Bedenimdeki sıcaklık gitmiş, yerine öğrendiğim gerçeğin soğukluğu almıştı. Buz tutmuştum. Bu ölümün soğukluğuydu. Doktorlar zor da olsa düşürdüler ateşini. Şükür ki açtın gözlerini. Odanın kapısı açıldığında geriye endişeli bakışlarıyla Murat girdi. Onu tanımakta çok güçlük çekmiştim. Gözlerinin altı çökmüş, saçları, üstü başı dağılmış haldeydi. Hemen yanıma gelip elimden tuttu ve alnıma bir öpücük kondurdu. Aşkım, şükür açtın gözlerini. Senin için o kadar korktum ki. İyi misin? Bir ağrın var mı? Doktoru çağırmamı ister misin? Serum takılı olmayan elim ile yanağımı okşayarak gözlerinin içine baktım. İyiyim, merak etme. Sen geldin ya, artık daha iyiyim. Murat sen buradayken ben doktoru çağırayım. Muayeneden sonra belki taburcu ediliriz. Tamam anne. Annem odadan ayrıldıktan sonra Murat bana olanları anlatmaya başladı. Benim ise aklım bir anda Zebran'a gitmişti. Onunla ilgili hatırladığım son şey beni kurtaracağını söylemesi ve okuduğu sözlerden ibaretti. İçten içe onu merak ediyordum. Beni gerçekten kurtarabilmiş miydi? Neden bu kadar ağır bir hastalık geçiriyordum? Bu başıma gelenlerde Kehrim ve kabilesinin bir parmağı olabilir miydi? Aklımda binbir cevapsız soru kolu gezerken kapının açılma sesiyle başımı o yöne çevirdim. Sarışın, mavi gözlü, ince fakat kıvrımlı bedeniyle dikkat çeken bir doktor annem ile birlikte içeriye girdi. Merhaba, ben Doktor Gülben. Çok geçmiş olsun Evrar Hanım. Büyük bir tehlike atlattınız. Sizi muayene edeyim ve her şey yolundaysa taburcu olabilirsiniz. Sizleri dışarı alabilir miyim? Annem ve Murat dışarı çıktıktan sonra Doktor Gülben Hanım kapıyı kapatıp yanıma geldi. Elindeki ilaçları bir kenara atıp yatağın yanına oturarak elimi tuttu. Bu yaptığına çok şaşırsam da konuşmama fırsat vermedi. Evrar, ben Günas. Nasılsın? Kendini gerçekten nasıl hissediyorsun? Karşımdaki kişinin Günas olduğunu duydum. Yatakta iyice doğruldum. Doktor kılığında neden yanıma gelmişti? Kötü bir şeyler mi oluyordu? Aklımda onlarca soru vardı. Evet, gerçekten çok kötü şeyler oldu. Kehrin sana kara büyü yapıp yakarak öldürmeye çalıştı. Ama Zebran son anda yetişerek bunu engelledi. Ben de seni tedavi eden doktorun içine girip bedenine koruma tılsımları yaptım. Sen hüküm olana kadar seni koruyacak. Günas'ın söyledikleriyle kanım dolmuştu. Ne söyleyebilirdim bilmiyordum. Zebran yetişmese. Aklıma onun gelmesiyle gözlerimi Günas'ın gözlerine kenetledim. Gerçekten iyi bir habere ihtiyacım vardı. Zebran köyde ve babanın arkadaşı Mustafa Hoca'nın yanında. Sana hüddamlığı bu hoca öğretecek. Ve merak etme, ona hiçbir şey olmadı. Aklımdan geçen her şeyi okuması beni rahatsız etse de buna alışmam gerektiğini biliyordum. Bu gece başlıyoruz. Ne? Neye başlıyoruz? Bu geceden itibaren 40 gün boyunca hüddam olmak için köyde kalacaksın. Ve gereken tüm ritüelleri eksiksiz yerine getireceksin. Ama bu nasıl olur? Burada bir hayatım var. Ailem, şanlım, okulum. Yanınızda olan kişinin her zaman baban olduğunu mu sanıyorsun? Çoğu zaman onun kılığına girip yanınızda ben oluyordum. Baban ise yapması gerekenleri, önemli işleri yapıyordu. İnanamıyorum. Duyduklarım ile resmen şoka girmiştim. Bu kadar olabilir miydi? Bu kadar güçlü olabilirler miydi? Daha inanamayacağın o kadar şey var ki Ebrar. Hepsini yaşayarak öğreneceksin. Gece saat tam 12'de seni almaya geleceğim. Ve seni köye götüreceğim. Zebran seni köyde bekliyor olacak. Seni ona teslim ettikten sonra bedenine bürünüp yerine geçeceğim. Peki ya ailem? Benim olmadığımı anlarlarsa? Özellikle Murat. O bu konularda çok dikkatlidir. Günas küçük bir kahkaha atıp sarı saçlarını arkaya savurdu. Sen babanın yerinde benim olduğumu anlayabilmiş miydin? Haklıydı ve benim yerime geçtiğinde rolünü en iyi şekilde yapacağı bir şekilde hissedebiliyordum. Sol elini baş parmağının üçüncü göz çakrama, yani alnımın ortasına koyup kelimeler fısıldamaya başladı. Parmağının değdiği yerde bir karıncalanma olurken bana ne yaptığını merak etsem de sormamıştım. Artık cevabını alacağımı biliyordum. Üçüncü gözündeki sezgileri açıyorum. Tehlikede olduğunda sezebilesin diye. Kabilemizden cinler yanında olacaklar ama biz yine de bir önlemimizi alalım. Nasıl yani? Sen gelene kadar yanımda ben göremesem de cinler mi olacak? Siz insanlar ve biz cinler arasında sadece boyut farkı vardır Ebrar. Biz de sizinle aynı dünyada, aynı mekanlarda yaşarız. Fakat boyutlarımız ayrıdır. Yani kısaca sen görmesen de bu zamana kadar yalnız olduğunu düşündüğün anlarda bile çevrende cin veya cinler vardı. Bu sözleriyle gözlerimle odanın içini korkuyla tararken Yunas omuzlarımdan tutup gözlerimin içine baktı.
İçindeki o korku yeni cesarete bırakacak. Ve sen cinler aleminin ve dünya aleminin en güçlü hükümdarlarından biri olacaksın. Babanın mirasını sürdüreceksin ve onu azaptan kurtaracaksın. Yunus bu sözlerinin ardından ayağa kalktı ve ilaçları eline alarak kapıya doğru ilerlerken son defa arkasına dönüp güven veren bakışıyla gülümsedi ve odadan çıktı. Hastaneden taburcu olmuş ve nihayet evime gelebilmiştim. Annem beni hemen duşa sokup kendi elleriyle yıkamış, üzerimi giydirip saçlarımı kuruladıktan sonra yatağıma yatırmıştı. Murat ise iş çıkışı için gitmek zorunda kalmıştı. Ama yarın geleceğine dair söz vermişti. Maalesef o geldiğinde karşısında olan kişi ben olmayacaktım. Hastanede ilaçlar yüzünden o kadar çok uyumuştum ki uykum bir türlü gelmiyordu. Kardeşimle sohbet edip onunla biraz vakit geçirdikten sonra aklım gece olacaklarındaydı. Annem bize süt ve kuru üzümlü kek getirdiğinde ikisine de sımsıkı sarıldım. Onlar bugün yaşadıklarım yüzünden sarıldığımı düşünseler de ikisine de sessiz bir veda etmiştim. Saat 11'e geldiğinde annem ve kardeşim uyumak için odalarına gittiler. Ben ise gece lambamın yandığı odamda tedirgin bir halde etrafıma bakıyordum. Odada yalnız olmadığımı bilmek beni çok tedirgin ediyordu. Onların Zebra'nın kabilesinden olduğunu bilsem de korkuyordum. Bundan kısa bir süre öncesine kadar varlıklarından bir haber yaşarken şimdi onlara hükmedecek olmak normal bir insan için fantastik bir hikaye gibiydi. Ama benim için hayatın gerçeğiydi. Telefonumu elime alıp sosyal medya hesaplarımda gezindim. Damla'nın mesajlarına yanıt verip kafamı dağıtmak için YouTube'a girdim. Trendlerdeki videolara bakarken karşıma cinler ile ilgili bilgiler veren videolar çıkmaya başlayınca hiçbirini açmadan YouTube'u kapadım. Ve saate baktığımda Günas'ın gelmesine çok az bir süre kalmıştı. Zor da olsa yatağımdan kalkıp incinen bileğime çok yüklenmeden gardırobumdan küçük bir çanta çıkardım ve dikkat çekmeyecek kadar eşyamı yerleştirdim. Üzerime giyinip son hazırlıklarımı yaparken odamı kaplayan siyah dumanımsı gölge ile vaktin geldiğini anladım. İçimde hiçbir duygu hissedemiyordum. Hissizlik damarlarıma işleyen bir morfin gibi tüm duygularımı devre dışı bırakmıştı. Çantamı elime alıp Günas'a doğru bir adım attım ve odama son bir defa bakıp gözlerimi kapadım. Dumanın bedenimi sarmalamasına izin verdim. Ben babasının kurban seçtiğiydim. Kaderini değiştirmek zorunda kalandım ve kendime yeniden söz verdim. Benden değiştirmemi istedikleri kaderi onlardan geri alacaktım. Her yer karanlıktı. Üşüyordum ve ölesiye korkuyordum. Yunas beni gece yarısı gelip evimden aldı ve birlikte Zebra'nın olduğu köye doğru yola çıktı. Zebran beni ateş ocağının bedeniyle karşılamıştı. Bu neden yaptığını sorgulamayacak kadar beynimin içi cevapsız sorularıyla doluydu. Bana ne olacaktı? Şimdi ne yapacaktım? Bu sürecin sonunda gerçekten hüküm olabilecek miydim? Bu sorular aklımı esir alırken Zebra'nın önümden yürüyüp girdiği evin kapısından ben de girdim. Evin girişinden itibaren duvarlarda Arapça ve bilmediğim dillerde yazılar yazıyordu. Uzun koridorun sağında 2, solunda 2 ve tam karşımda bir tane oda vardı. Korku dolu bakışlarımla etrafımı incelemeye devam ederken soldaki ilk odadan gözleri kapkara ve kara çarşaflı bir kadın hızla çıkıp bana doğru gelmeye başladı. Korkuyla Zebra'nın kolundan tutup durdurduğumda beni arkasına aldı ve kara çarşaflı kadına sinirle anlamını bilmediğim dilde bir şeyler söyledi ve kadın hızla geldiği odaya geri döndü. Zebram bana doğru dönüp elleriyle kollarımdan tuttu ve gözlerimin içine bakarak konuşmaya başladı. Ne olursa olsun yanından ayrılmayacağım Ebrar. Seni korumak ile görevliyim. Gözlerim ateşin her rengini barındıran gözlerinin içinde kaybolurken ona güvenip güvenmemem gerektiği hakkında içimde küçük bir savaş veriyordum. Hoş geldin kızım. Duyduğum ses ile korkuyla arkama döndüğümde benden çok az uzun, gri sakallı, esmer tenli, şalvar giymiş bir adam bize ciddi bir ifadeyle bakıyordu. Kendimin bile zor duyduğum bir ses ile hoş buldum dedikten sonra bu kişinin Mustafa Hoca olabileceği aklıma geldi ve onu takip ederek bir odaya girdim. Odanın dört bir yanı sedirler ile çevriliydi. Kapının sol yanında büyük bir kitaplık vardı ve içinde sayamayacağım kadar çok kitap vardı. Sedirlerin ortasında ise büyükçe tahtadan yuvarlak bir masa vardı. Duvarlar beyaz renkli ve üzerinde koridordaki yazılardan vardı. Otur kızım, ayakta kalma. Sımsıkı tuttuğum çantamı sedirin üzerine koyup bağdaş kurarak oturdum. Zebra'nın hemen yanıma otururken Mustafa Hoca sol çaprazıma oturmuştu. Babam benim en yakın dostlarımdan biriydi. Birlikte çok işler yaptık. Onun bu ani ölümüne ben de çok üzüldüm kızım. Yeniden başın sağ olsun. Bakışlarımı Mustafa Hoca'dan kaçırıp teşekkür ettim. Babam konusunda kalbim ikiye ayrılmıştı. Bir yanım babamı deliler gibi özlüyor, ne olursa olsun onu hala çok seviyordu. Ama diğer yanım babamdan ölesiye nefret ediyor, bu yaşadıklarımın sorumlusu olduğu için onu hiçbir zaman affetmiyordu. Babanın sana el vermesiyle artık onun ilmini sen devam ettireceksin kızım.
Buna gerçekten hazır mısın? Yaşayacağın şeyler çok kolay olmayacak. Eğer ki aklına ve iradene sahip çıkamazsan delirirsin. Ömür boyu musallata uğrayabilirsin. Bir tek sen değil, ailen, sevdiğin herkes de seninle aynı şeyleri yaşar. Zebram ve babam bana bundan olabileceğinden bahsetmemişlerdi. Gözlerim korkuyla açılırken sinirle bakışlarımı Zebra'ya çevirdim. Ne? Ne delir misin? Ne diyor bu hoca Zebram? Ne sen bana bunların olabileceğini söylemedin, ne de babam mektubunda yazmadı. Siz beni nasıl bir oyunun içine attınız böyle? Bir an önce buradan gidip annemin kollarının arasında güvende olmayı istiyordum. Babamın mirası da Zebra'nın da canı cehennemeydi. Çantamı alıp hızla ayağa kalktım. Benimle birlikte Zebran da ayağa kalkıp önüme geçti ve kollarımdan tutup durdurmaya çalıştı. Ama benim artık durmaya hiçbir niyetim yoktu. Bırak beni, gideceğim. Yalan söylediniz. Beni oyununuza alet ettiniz. Bırak beni, bırak. Zebra'nın gözlerindeki ateş tüm bedenimi sardı ve ateş hocanın bedeninden kendi bedenine dönüşmeye başladı. Beni kollarımdan tutup resmen duvara fırlattı ve kendiyle duvar arasına sıkıştırdı. Grimsi kan sızan bedenin içinden çıkan bir yılan boynuma dolanıp beni nefessiz bırakana kadar sıkmaya başladı. Yeter artık Ebrar. Bu çocuk oyuncağı değil. Sen hüddamımız olmaya kabul ettin. Anlaşmaya yaptık ve buradan geri dönemezsin. Nefes alamıyordum ve gözlerim kararmaya başladı. Yılan zehirli dilini her an ısıracakmış gibi bedenimde gezdirirken Zebran kollarımı biraz daha sıkarak yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Eğer vazgeçersen baban kıyamete kadar büyük azap çekip işkenceler görecek. Ben ve bütün kabilem öleceğiz. Ve sen, sevdiğin herkes musallata uğrayacak. Aklınızı kaybedecek, en sonunda canınıza kıyacaksınız. Bunu mu istiyorsun? Hala gitmek istiyorsan seni ben bile tutamam. Çaresizliği iliklerine kadar yaşayabilir mi bir insan? Eli kolu bağlı, kadere boyun eğdiğinde savaşamadığı için hep mi haksızdır? Boynuma dolanıp beni nefessiz bırakan yılan hızla Zebra'nın açık yaralarının birinden içeri girip gözden kaybolurken Zebran da kollarımı serbest bırakmıştı. Olduğum yere çöküp hıçkırarak ağlamaya başladım. Babama, kaderime, yaşadıklarıma, yaşayacaklarıma ve yaşayamadıklarıma kızıyor, isyan ediyordum. Ne kadar o halde kalmıştım bilmiyorum. Zevran ve Mustafa Hoca bir süre sonra odadan çıkmış ve bir daha geri gelmemişlerdi. Gözyaşlarımı elimin tersiyle silip cenin pozisyonda mindere uzandım. Gözlerim uykusuzluktan ve ağlamaktan acımaya başlamıştı. Her gelen gözyaşım iğne gibi batıyordu. Nişanlım, annem, kardeşim, arkadaşlarım bir an olsun aklımdan çıkmıyordu. Babam. Onu düşünmek bile artık ruhum ve kalbime en büyük ızdırap olmuştu. Birkaç saat önce ona dair içimde güzel olan ne varsa uçup gitmişti. Gözlerimi kapadığımda Zebra'nın tam anlamıyla o vahşi görüntüsüyle yeniden baş başa kaldım. Bana neredeyse zarar verecek, öldürecekti. Ve bunu yaparken bir an olsun tedirgin olmamıştı. Kendinden o kadar emindi ki bu his içimi ürpertiyordu. Ona artık güvenemezdim. Güvenmemeliydim de. Bana ilk başta nasıl yaklaştıysa gerçekte de aslında tam anlamıyla oydu. Onu farklı görmek isteyen bendim. Kendimi kandırmaya yeğlemiştim. Bir gerçek vardı ki beni dize getirmek ister gibi tüm yükünü omuzlarıma yüklemişti. Babamın cin kabilesinin ve sevdiğim insanların hayatları bana bağlıydı. Yapacağım en ufak yanlışta vereceğim ani bir karar ben dahil hepimizin hayatını karartacaktı. Babam bana size ne yapmıştı böyle? Beni nasıl böyle bir yükün altında bırakmaya razı gelmişti? Kapının 3 defa çalınmasının ardından kafamdaki düşünceler ile uzandığım yerde doğrulup bacaklarımı kendime doğru çektim. Gelin dedikten sonra Mustafa hocamın mı yoksa Zebra'nın mı geleceğini merak ederken içeriye Günas'ın girmesiyle ister istemez şaşırdım. Günas kapıyı kapatıp birkaç adımda yanıma geldi ve yanıma oturdu. Yüzündeki gülümsemenin yanı sıra ara ara bakışları benden kaçırıyordu. Zebran bana olan her şeyi anlattı Ebrar. Anlaşmayı kabul ettiğin halde hüküm olmaktan vazgeçersen hepimizin hayatı son bulacak. Bir tek bizim değil, ailenin, sevdiğin herkes de öyle. Buna göğüs gelebilecek misin? Bunların hepsini biliyorum Günas. Buraya neden geldin? Zebra'nın yapamadığını yapıp beni öldürecek misin? Söz konusu kabilesin. Yani bizlerin hayatıysa Zebra'nın için yapabileceklerinin sınırı yoktur. Bunun için beni öldürebilir yani. O asla sana bile isteye zarar vermez Ebrar. Sadece bu kadar önemli bir konuda verdiğin dengesiz kararlar ve tepkiler onun sabrını taşırdı. Morarmaya başlayan bileklerimi Günas gözlerinin önünde tuttum. Zebran bunun hesabını verecek. Babam bana bir fiske bile vurmadı. İster insan olsun ister cin. Hiç kimse bana şiddet uygulayamaz. Ve bu Zebra'nın yaptığı ilk şey değil. Biliyorum. Derin bir nefes alıp bakışlarını önüne çevirerek konuşmaya devam etti. Sana o köy evinde gerçeği açıkladığı andan itibaren her anınızda yanınızdaydım. Bu bir büyü Ebrar. Babanın sana, Zebrana ve biz kabileye yaptığı çok güçlü bir büyü. Artık açık açık konuşur musun Günas? Zebra'nın sana karşı kötü yanını göstermesinin tek sebebi bu büyü, anlıyor musun?
Görevi seni hüklemamız yapmak ve bunun için her şeyi yapmak ile yükümlü. Gözlerimi devirip sabırsızca derin bir nefes aldım. Hiçbir şey bana yaptıklarının bahanesi olamaz Günas. Tamam, git ve söyle onlara. Hüknem olmam için bir an önce ne yapılması gerekiyorsa yapalım ve bitsin artık bu işkence. 3 saat sonra hiçbir penceresi olmayan, sadece duvara asılı birkaç mumluğun içindeki yakılı mumlar ile aydınlanan bir odanın içerisindeydim. Üzerimde iç çamaşırlarımın dışında sadece uzun beyaz bir elbise vardı ve Zebran yeniden ateş ocağın bedenine bürünüp kapının hemen girişinde durmuş bana bakıyordu. Bakışlarındaki pişmanlığı aramızdaki o bağ yüzünden iliklerime kadar hissediyordum fakat umurumda değildi. Ona bir daha güvenebileceğimi sanmıyordum. Gusül abdestinin dışında Mustafa Hoca'nın tarif ettiği gibi bir abdest daha almış, kağıda yazıp verdiği sözleri eksiksiz ve doğru bir şekilde okumuştum. Saçlarım ıslaktı ve odada sıcak değildi. Bedenim ürpertiyle titriyordu. Mustafa Hoca elinde kalın bir kitap ve birkaç malzemeyle odadan içeriye girdi. Arkasından Günas da odaya girip kapıyı kapattı. Elindeki malzemeleri yere koyan Mustafa Hoca dizlerinin üzerine çöküp gözlerimin içine ciddi ve kendinden emin bir şekilde bakarken bir yandan da bana nasihatler vermeye, olacakları anlatmaya başladı. 40 gün sürecek bu süreçte seni zorlu sınavlar bekliyor kızım. Nefsini terbiye edip belli ritüeller yapacaksın. Birçok saldırıya uğrayabilirsin. Aklını kaçırman için birçok oyun oynanabilir. Hayvansal hiçbir gıda yemeyeceksin. Sadece karnını doyuracak kadar mayasız kuru ekmek ve su. Bunun dışında bir şey yemen yasak. Sana dediğim bir ritüeli verdiğim her sözü söylediğim kadarıyla eksiksiz okuyup yerine getireceksin. Eğer bunlara dayanırsan ve sınavı geçersen hüküm olursun. Peki ya yapmazsam? Sen babanın kızıysan yaparsın. Yeter ki kendine güven ve gerçekten iste. Şimdi senin için odanın içinde büyük bir daire oluşturup tılsımlayacağım. Bunun dışına asla çıkmayacaksın. Evin her yeri tılsımlarla konulsa da bu senin için çok tehlikeli. Özel ihtiyaçlarında sana günah eşlik edecek. Her an saldırıya uğrayabilirsin. Buna mecburuz. Sen istediğin sürece seni görüp duyarım. Rahat olacaksın. Merak etme Ebrar. Mustafa Hoca'nın anlattıklarıyla benim için çok zor bir sürecin başladığını kabullenmeye başlamıştım. Ailem, sevdiğim herkes, bir suçlu olmayan kabiledeki cinler için bunu yapacaktım. Yapmak zorundaydım. Tamam, her şeyi anladım. Artık ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya başlayalım. Ben çok gerildim. Tamam, başlıyoruz. Mustafa Hoca eline aldığı tüy, kalem ve mürekkep ile yanıma gelip üzerimdeki elbiseyi çıkarmamı istedi. İlk başta çok utansam da üzerimdeki elbiseyi çıkardım. Mustafa Hoca gözlerimin içine bakıyordu fakat nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde vücuduma mürekkebe batırdığı tüylü kalem ile şekiller çizmeye başladı. Karnımdan başlayıp göğüslerime, oradan da kollarıma, bacaklarıma ve sırtıma kadar koltuk altım ve özel bölgem hariç neredeyse vücudumun her yerine söylediği sözleri tılsımlar çizmeye başladı. Günezzüllenize, emhekanelizin, kümel hetelal, gehamil, han, elbesselin, ziyamül berzal, elhelkim mütezinehum. Bu sözlerin ardından elbisemin üzerine de tılsımlar çizdi ve bana giydirirken de aynı şeyleri söylemeye başladı. Minezzülleni, mehkanelizin, kümennel netihal, gehamil han, elbesinel tiyamül berzal, elhelkim mütezinehum. Beni kan rengiyle suyla ıslattığı yerin üzerine uzandırıp etrafımı o sıradan dökmeye devam etti. Sonrasında eline aldığı çuvallardan beyaz tuz gibi bir şeyi çevremde geniş bir daire çizerek dökmeye başladı. Hakel mumtenü ellezi hekal. Bu sözü söyleyerek tuz ile 40 defa etrafımda daireler çizdi. Her başlangıç noktasına geldiğinde geldiği yönün tersine dönüyordu. Dönme işlemini bitirdikten sonra eline aldığı ucu sivri garip bir kesici alet ile vücudumun çeşitli yerlerinde çok derin olmayan kesikler açmaya başladı. Canım çok acısa da dişlerimi sıktım ve dayanmaya çalıştım. Kelman-ı hülsenen bina, ezbini, mahlukatun nebü. Bu sözleriyle bedenimden akan kan, önce üzerimde uzandığım kan rengindeki su ile ardından beni çevreleyen beyaz tuz ile birleşti. Ama tuzun rengi hala beyazdı. Sanki biri ruhumu vücudumun her yerinden çekiyordu. Nefes alışverişim kalbimin atışıyla bir hızlanmaya başladı. Kanım bedenimden dışarıya aktıkça sanki bir güç üzerime baskı uyguluyor, beni yer ve kendi arasında sıkıştırıyordu. El hüküm nizamın neru. Bu sözlerini elindeki son tuzları üzerime dökerken söylemişti. Tuzların her biri vücuduma iğne gibi batarken dişimi sıkıp acıyla savaşmaya çalıştım. Ve bir süre sonra o acı hissi yeni garip bir karıncalanmaya bıraktı. Ve vücudumdan akan kanın akışını durdurdu. Mustafa Hoca başucumda eğilip eliyle gözlerimi kapadı ve alnının tam ortasına üçüncü gözüme ıslak bir şeyler sürdü. Sezemin kabile min padişahül cebran, sezemin kabile min padişahül cebran, sezemin kabile min padişahül cebran. Benim yapacaklarım bitti kızım.
Şimdi sana vereceğim kağıtta yazan her sözü sırayla 666 defa okuyacaksın. Bunları okurken aklından hiçbir şeyi geçirmeyeceksin. Sadece sözlere odaklan ve onları hisset. Bu sözler senin yeminin olacak. Sana kalem ve kağıt bırakıyorum ki ne kadar okuduğunu işaretleyebil. Mustafa Hoca ile birlikte Günas da odadan çıktı ve Zebran ile odada baş başa kaldık. Onu ve bakışlarını önemsememeye çalışarak Mustafa Hoca'nın elime tutuşturduğu kağıda bir göz gezdi. Üzerinde yazan sözleri dediği sayı kadar okumaya başladım. Okudukça ellerimdeki tılsımların üzerinde birikmeye başlayan kanlar kağıda hiç bulaşmasa da üzerimdeki beyaz elbiseyi kızıla boyuyordu. Artık benim için geri dönüş yolu yoktu. Babamın izinden gidecektim ve yolun sonunda benim nelerin beklediğinden bir haberdim. Ebrar'dan. Soğuktu. Kalbim, hayallerim, umutlarım, geleceğim ve bulunduğum bu hapishane gibi oda. İliklerime işleyecek kadar çok soğuktu. Oysa babamın kalbi sıcacıktı. Annemin kucağı çok huzurluydu. Kardeşimin kolları huzurluydu. Ve ben artık buz gibi soğuk bir odada yapayalnızdım. Hayatım babamın hakkımda verdiği karar ile tamamen değişmişti. Ben artık bir değil iki farklı hayatı birden yaşıyordum. Babasının nazlı kızıydım. Bu yaşıma kadar doğru düzgün sorumluluğum bile olmamıştı. Murat ve ben, babam her koşulda yanımda olmuş ve beni tüm kötülüklerden, sorunlardan korumuşlardı. Ama artık tek başımaydım ve üzerimde tonlarca, belki de milyon tane dünya kadar ağırlık ve sorumluluk vardı. Çemberin içinde cenin pozisyonda uzandığım yerden doğrularak, yanıma bıraktığım kağıdı yeniden ellerimin arasına alarak okumam gereken dua ve sözleri okumaya başladım. Ritüelin üzerinden tam 10 gün geçmişti. Bu 10 gün ara ara gördüğüm kabuslar dışında kötü bir şey yaşamamıştım. Sanki fırtına öncesi sessizlik gibiydi. Yavaş yavaş bulunduğum duruma ve hüddam olma düşüncesine alışmaya başlamıştım. Üzerimdeki o ilk şoku atlattığımda bazı şeyleri daha iyi anlayabiliyordum. Mustafa Hoca bana ara ara yemek ve su getirirken Günas ve Zebran belli aralıklarla yanıma gelip beni kontrol edip gidiyorlardı. Zebra'nın bu odada olmasa bile varlığını her zaman hissediyordum. Bu beni her ne kadar rahatsız etse de katlanmak zorundaydım. Annemi, kardeşimi ve Murat'ı çok özlemiştim. Onları ara ara rüyamda görsem de bu yetmiyordu. Yetmeyecekti. Günas benim yerime geçmiş, aileme rol yaparken onları gelip bana anlatıyor, her şeyin yolunda olduğunu söylüyordu. Fakat dikkatimi çeken bir şey vardı ki o da Murat konusunu hep geçiştiriyordu. Ondan bahsetmesini istediğimde birkaç baştan sağma cümle söyleyip geçiyordu. Onun bir şeyler karıştırdığına emindim ama şimdilik susmaya karar verdim. Kapı sessizce açıldı ve ben okumamı bırakmadım. Mustafa Hoca elimdeki tepsiyi çemberin üzerine koyup gittiğinde 300 defa daha elindeki kağıtta yazan sözleri okuyup birkaç lokma yemek yiyip bakır kaptaki sudan içtim. Bugünlük okumamı tamamladığım için rahattım artık. Böyle zamanlarda sanki babamın işkencesi de son veriyormuş gibi hissediyordum. İkdam olduğum gün azabı bitecek, huzur içinde uyuyacaktı. Mumlar ile aydınlatan odanın içinde oluşan siyah dumanın ardından Zebra'nın kızıl gözlerini gördüm. Ama sanki o yokmuş gibi tepsiyi kenara koyup yerin pozisyonunda uzandım. Ona artık hiçbir şekilde güvenmiyordum. Elimden geldiğince az konuşuyor ve göz göze gelmekten kaçınıyordum. Yine Ateş Hoca'nın bedenine bürünmüş bir halde çemberin dışına bağdaş kurup oturdu. Kokusu ciğerlerime dolarken gözlerimi kapayıp uyumak için kendimi zorladım ama olmadı. Bana, babama yaptığı işkenceleri unutamazdım. Beni içine düşürdüğü o çaresizlik duygusunu kalbimden söküp atamazdım. Zebran kötüydü. Kafir bir cindi. Kalbinde iyiliği barındıramayacak kadar kötü. Günas her ne kadar babamın yaptığı büyünün etkisinde olduğunu söyleyip onu savunsa da bana yaptığı şeylerin bir bahanesi olamazdı. Uyumadığını biliyorum Ebrar. Numara yapmana gerek yok. Numara yapmıyorum Zebran. Sadece seni görmek istemiyorum. Bu böyle ne kadar daha devam edecek? Bana karşı hep böyle mi olacaksın? Uzanmaya ve gözlerimi kapalı tutmaya devam ettim. İnsan bedeninde de olsa onu görmek bile midemi bulandırıyordu. Sen kafir bir cin padişahısın Zebran. Kabilenin sorunları varken bunu kafaya takıyorsun. Bir insan gibi. Alaylı bir tavırla söylediğim sözler karşısında Zebra'nın gözlerindeki alev ruhumu alev alev yakmaya başlamıştı. Bunu tüm zerrelerimde hissediyordum. Bir gün bu sözlerin bedelini çok ağır ödeyeceksin Ebrar. Gözlerimin içine bakabilmek, yanımda olabilmek, belki de daha fazlası için çok yalvaracaksın. Bu sözleriyle daha fazla dayanamayıp yattığım yerde doğruldum ve gözlerinin içine ona olan tüm nefretimi görmesi için bakmaya başladım. Seninle tek bağım var Zebran. O da hükmüm olduğum gün efendin olacağım ve sana hem kabilene hükmedeceğim. Asıl bir gün gelecek sen bana bu yaptıkların yüzünden pişman olup seni affetmem için yalvaracaksın. Senden er ya da geç intikamımı alacağım. Şimdi başka söyleyecek sözün yoksa odadan çık ve beni rahat bırak.
Zebran bu sözlerimin ardından duman olup giderken uzun zaman sonra ilk defa içimde garip bir güç hissettim. Hüddam olduğumda gücüm karşısında artık bana itaat etmek zorunda kalan cinlerim olacaktı. Bana karşı gelemeyecekleri için babam bu zamana kadar nasıl bizden gizli hükümlülük yaptıysa ben de onun gibi yapmaya devam edecektim. Günler aynı şekilde geçmeye devam ediyordu. Mustafa Hoca ve Günas arada odama geliyor, okumam gereken dua ve sözleri eksiksiz ve içten bir şekilde okuyor. Gün geçtikçe kendimi daha güçlü hissediyordum. Gördüğüm kabuslar gün geçtikçe daha da korkunç bir hal alıyordu. Ailem ve Murat ile imtihana tutuluyordum. Yaşamaktan korktuğum ne varsa yaşıyordum ama asla pes etmiyordum. Dayanamadığım anlarda Zebran gelip beni kabuslarımdan kurtarıyor ama bana hiçbir şey söylemeden ortalıklardan kayboluyordu. Onu günlerdir görmediğim için açıkçası kendimi hiç de kötü hissetmiyordum. Ama eninde sonunda yeniden karşılaşacaktık. Ve o gün geldiğinde de ben güçlü bir kadın olarak karşısında duracaktım. Artık ağlamayacak, sızlanmayacaktım. Kendim için, ailem ve Murat için savaşacaktım. Yanımda bir zamanlar babamın olan kutsal büyük kitabını elime alıp kaldığım sayfayı açarak okumaya devam ettim. Mustafa Hoca'nın alnıma yaptığı tılsım sayesinde okuduklarım aklımda kalıyor, unutmuyordum. Bu kitap şeytani güçlerle doluydu. Normal bir insan eline alması bile lanetlenmesine yeterdi. İçinde çok güçlü büyüler, tılsımlar ve davet ritüelleri vardı. Ne kadar zor olursa olsun yazılan her şeyi şaşırtıcı bir şekilde kolay kavruyordum. Bunda babamın da bir hükam olması ve bana el vermesinin de büyük bir etkisi vardı. En güçlü cin kabileleriyle anlaşma yapma ve musallat etme bölümünü okumaya başladım. Bazı kabileler ile anlaşmak gerçekten tehlikeli ve zordu ama babam yaptıysa ben de yapabilirdim. Her büyünün bir bedeli vardı. O bedeli eksiksiz yerine getirmeli ve anlaşmaya uyman gerektiğini defalarca kez tekrarlanmıştı. Eğer ki yaptığım büyüler bozulursa ve musallat ettiğim kabileden bir cin ölürse bana da musallat olup öldürülebileceğim de yazıyordu. Babamın Allah dostu bir hükam olduğunu ilk zamanlardan itibaren anlamıştım. Belki de güç sahibi olma ve cinlere hükmetmiş olmanın verdiği ego yüzünden bu yolu seçmişti. Gerçekten insanların hayatlarını karartabilecek miydim? Babam gibi kötülüğün ruhuma işlemesine izin mi verecektim? Hani bazen karşımızdaki insan öyle şeyler yapar ki ona cezasını vermek isteriz ya. Ben de kötülükte bulunsam da insanlara iyilik yapabilir miydim? Bu o kadar karmaşık bir durumdu ki işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Kitabı günler sonra bitirdiğimde Mustafa Hoca okumam için birkaç kitap daha verip beni kendimle baş başa bırakmaya devam ediyordu. Zaten günlerim kitapları, verilen duaları ve sözleri okuyarak geçiyordu. Okudukça bilgileniyor ve daha da güçlendiğimi hissediyordum. Günlerdir sadece kuru ekmek ve sudan başka hiçbir şey yemiyordum. Gittikçe zayıflamıştım. Saçlarım yağlanmıştı. Üzerimdeki elbise kirliydi. Artık kendi kokumdan bile tiksinmeye başlamıştım. Annem olsa beni 40 gün banyodan çıkarmaz yıkardı. Kardeşimin dilinden sittin sene kurtulamazdım. Okuduğum kitabı yarıda bırakıp gözlerimden akan yaşları elimin tersiyle sildim. Onları öyle özlemiştim ki. Bensiz ne yapıyorlardı çok merak ediyordum. Artık Günas da bana eskisi gibi her şeyi anlatmıyordu. Gözlerindeki şeytani parıltılar korkularımda nedenle haklı olduğumu bana sunuyordu. Fakat hiçbir şey yapamıyordum. Elim kolum bağlıydı şimdilik. Saatlerce kitap okuduğum için çok yorulmuştum. Kitabı yanıma koyup üzerine çöken ağırlıkla uzandım ve gözlerim kendiliğinden kapandı. Ve kendimi yine huzursuz bir rüyanın ortasında buldum. Cehennem sıcağı kadar sıcak bir yerdeydim. Kapkaranlık, yolu aydınlatan kızıl bir ay bana gideceğim yolu gösteriyordu. Çıplak ayaklarım ile kanlar ile işaretlenmiş yolu yürümeye başladım. Geniş ova gibi bir yerdeydim. Ne bir ev, ne bir ağaç, hiçbir şey yoktu. Rüzgarın esintisi ruhumu acıtırken ona karşı direniyordum. İçimden bir ses bu yolun sonuna gitmem gerektiğini söylüyordu. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Ayaklarıma batan taşlar, bedenime batan dikenler canımı acısa da durmadım. Sonsuzluğa uzanan ova gibi geniş olan yol ikiye ayrıldı. Ve benim içimdeki sesi dinleyerek adımlarımı sola doğru attım. Korkuyordum, üşüyordum ama adımlarımı bir an olsun duraklatmadım. Kızıla boyanmış ay bana cehennemin yolunu gösteriyordu sanki. Etrafımda önce küçük fidanlar belirmeye başladı. Sonrasında karşımda aniden beliren ürkütücü orman bana kollarını açtı. Ürkek adımlarla ormanın içine girdim. Birkaç adım atmıştım ki karşımda gördüğüm manzara ile yerimden öylece dona kaldım. Annem, kardeşim ve Murat boyunlarına ip geçirilerek ağaca asılmışlardı. Uzun kırmızı derili, gözleri ateş saçan, tırnakların olacağı yerde pençeler olan cinler onlar tutuyordu. Bıraktıkları anda hep söyleyecekti. Ağaçların arasından beliren tanıdık bir beden ve o gözler. Bu kehrindi. İntikam dolu bakışlarla uzun tırnaklarını annemin bedenine gezdirmeye başladı.
Onlara dikkatlice incelediğim her saniye canımdan can gitti. Dudakları simsiyah kalın iplerle dikilmiş, kan revan içindelerdi. Murat'ın bedeninin çeşitli yerleri kanıyordu. Güçlü olmalıydım. Kendimi bırakamazdım. Onun karşısında güçsüz kalamazdım. Bedenimi dikleştirip ona doğru birkaç adım attım ve aramızda çok az bir mesafe kalana kadar yaklaştım. Bırak onları. Senin derdin benimle. Ailemle değil. Ah Ebrar. Özgüvenim beni çok şaşırttı. Sana onları bırak dedim. Derdin benimle. Anlaşma çok basit. Hüddam olmaktan vazgeçersen ben de aileni bırakırım. Yapmazsın Kehrin. Buna asla izin vermem. Gözlerimi kapadım ve içimden gelen o sözleri okumaya başladım. Ehemmü kabul müne, essemke hoverma. Etrafımda toplanan cinler çığlıklar içinde kaçıp giderken annemleri tutan cinler ve Kehrin karşımda durmaya devam ediyordu. Korkmamalıydım. Savaşmalıydım. İçimden kendime telkinler verirken ellerimi öne doğru kaldırdım. Mustafa Hoca'nın bedenime çizdiği tılsımlar belirginleşip parlamaya başlamıştı. Gözlerimi kapadım ve kitapta yazılanları uygulamaya karar verdim. Kendimi Kehri'nin bedeninin içinde hayal ettim. İçimden sözleri söylerken bedenimin mavi ateşler içinde yandığını ve Kehri'nin de benimle birlikte yandığını hayal etmeye başladım. Kehrin kulaklarımı sağır edecek şekilde çığlıklar atmaya başladı. Onu yenecek ve annemleri kurtaracaktım. Onlara bir zarar gelmesine asla izin veremezdim. Kehrini yakmak için tüm bedenimi mavi alevlere teslim ederken duyduğum bağırış ve çığlıklarla gözlerimi aniden açtım. Annemleri tutan cinler ipleri bırakmış acıyla kıvranıyorlarken annemler boğulmamak için çırpınıyor, savaş veriyorlardı. Gözümden akan birkaç damla yaş ile onlara doğru koşmak için harekete geçmiştim ki üzerime atılan bir beden ve duyduğum çığlıklarla bağırsam da sesimi bir kendim duyuyordum. Buradaki tüm canlılar bana sağır olmuşlardı. Sözleri okumayı bıraktığım anda cinler Muratların bedenlerini sivri pençeleriyle parçalamaya, canlı canlı yemeye başlamışlardı. Murat, anne, hıçkırıklarım bedenimden deprem etkisi yaratırken üzerime çöken ağırlık hareket etmemi engelliyordu. Annemlerin, Murat'ın bağırsakları, organları bedenlerinden sallanmaya başlarken bir cin annemin bağırsağını çekip kopararak resmen spagetti makarna yer gibi ağzından çeke çeke yemeye başladı. Murat'ın ise gözlerinden biri tam önüme düşerken ciğerlerinden diğeri gözünü sakız gibi çiğniyordu. Bir yandan da kaburga kemiklerini kemiriyordu. Kardeşimin bedeninden gelen yanık kokusuyla neredeyse kusacaktım. Onun yanındaki cin elleriyle etlerini pişirip kanına banarak yiyordu. Başımı korkuyla arkama çevirdiğimde zebran üzerime kapanmış, beni hapsetmeye çalışıyor. Kabilemdeki cinler Kehrin'e işkence ediyorlardı. Artık sarı krizi geçirir gibi titrerken ormanda sesim acı bir feryatla yankılandı. Onları kaybetmiştim. Kurtaramamıştım. Benim yüzümden vahşi bir şekilde ölmüşlerdi. Anne. Birinin beni kolumdan tutup kaldırmasıyla çığlık atarak yattığım yerde doğruldum. Bedenim soğuktan ve korkudan tir tir titriyordu. Kollarına sığındığım sıcaklık yavaşça bedenimi sarmalarken başımı korkuyla yukarıya kaldırdım. Sevran kızıllaşmış ateş saçan gözleriyle telaşlı ama bir o kadar da acı çeker bir halde bana bakıyordu. Ateş Hoca'nın bedeninden kendi bedeninde dönüşürken gözlerindeki acı ruhuma işledi. Dizleri üzerine çökerken en başta ne olduğunu anlamadım. Seni yine kurtardım Ebrar. İyi misin? Sınavı geçtim. Artık bir hüddamsın. Birden bedenimin üzerine yığıldı ve kıvılcım saçan gözleri kapandı. Zift gibi kapkara olan kanı önce ellerime ardından bedenimin her yerine bulaşırken dona kaldım. Kucağımda yatan beden, vicdanım ve aklımın büyük savaşın en büyük kanıtıydı. Mustafa Hoca'ya haber verip onun hayatını kurtarabilirdim. Ya da susup kucağımda ölmesini izleyebilirdim. Bir gerçek beni tüm benliğimle sarstı. Zebra'nın hayatı, kabilenin geleceği benim elimdeydi. Ve ben kaderimi şimdi yeniden kendi ellerimle yazacaktım. Ruhumun masum yüzüme damlayan simsiyah günahlar, gün geçtikçe o masumluğumu alıp götürüyorlardı. Eskisi gibi değildim, olamazdım da. Yaşadıklarım çok ağırdı. Babam omuzlarıma hiçbir zaman tam anlamıyla taşıyamayacağım bir yük bırakmıştı. Bunları düşünürken bakışlarım kendi bedeninde olan ve minderin üzerinde duran Zebran'a kaydı. Mustafa Hoca yarasını iyileştirmek için birçok şey yapmıştı ve geriye sadece kendine gelmesini beklemek kalıyordu. Onu öldürebilirdim. Ölmesine izin verebilirdim ama içimdeki bir ses çığlık çığlığa sen katil değilsin, olamazsın diye vicdanımı yoklamış ve kazanmıştı. Ona güvenmiyordum, güvenmeyecektim de. Fakat onsuz da hiçbir şey yapamayacağımı biliyordum. Kabilesinin padişahı ve benim yardımcımdı. Ve ben düşmanlarıma rağmen hüddam olmuştum. Eskisinden daha da çok tehlikeliydim. Beni ancak Zebran koruyabilirdi. Zebran uyandıktan sonra ailemin yanına geri dönecektim ve eski hayatıma devam edecektim. Bir yandan da hüddamlığı tam anlamıyla öğrenecek, bana gelen insanlara yardım edecektim.
Salonun kapısı açıldı ve kara çarşaflı, zifiri gece gözlü bir kadın elindeki tepsiyi önüme bırakıp gitti. Günlerdir sadece ekmek ve su ile beslendim. Artık düzgün şeyler yemen lazım kızım dedi. Tepsisinin içinde birçok yemek çeşidiyle doluydu. Spagetti makarna, et kavurma, salata, patates kızartması. Her ne kadar yemek istemesem de midem artık isyan bayrağını çektiği için tepsiden çatalı alıp tam spagetti makarnaya batırmıştım ki makarna birden 40 ayak böceğine, et kavurma hamam böceklerine dönüşürken patates kızartması erkeklerin cinsel organlarının kızartılmış haline dönüşmüştü. Ama en kötüsü salataydı. Resmen kanlı ve dışkılı bağırsakların içinde iğrenç böcekler dolaşıyordu. Korkuyla çığlık atıp ayağa kalktım ve Mustafa Hoca'nın arkasına saklandım. Sadece gözleri gözüken siyah çarşaflı kadın tepsi alıp odadan çıkarken bulanan mideme inat kusmamak için kendimle savaşıyordum. Bedenim tir tir titrerken Mustafa Hoca beni kollarımdan tutup sakin olmamı telkin ederek yanıma oturdu ve sürahiden bir bardak su doldurup bardağı elime verdi. Ama biraz önce yaşadıklarımdan sonra bardaktaki sıvının gerçekten su olup olmadığından emin olamamıştım. Biraz önce o tepsiyi getiren cinler seni Zebra'ndan kıskandığı için böyle bir şey yaptı. Kabilesindeki dişi cinler Zebra'na çok düşkündür. Bana ne Zebra'ndan, kıskanmalarını gerektirecek bir durum yok ortada. Sana göre yok kızım. Zebra'nın en yakını sensin. O artık senin sağ kolun, sırdaşın, tıpkı babanda olduğu gibi. O sadece hapsolduğum bu dünyada beni esir eden gardiyanımdan başka hiçbir şey değildi. Olmayacaktı da. Mustafa Hoca gözlerime şefkatle bakıp eliyle omzuma birkaç kere sıvazladı. Seni anlıyorum kızım. Aniden hiç bilmediğim bir dünyada buldun kendini. Babanın esas yüzünü öğrendim. Hayatından, hayallerinden, umutlarından vazgeçtin. Ama sen olmasaydın bu cin kabilesi sahipsiz kalacaktı. İlk başta her şey zor gelecek ama zamanla sen de alışacaksın. Hükümlük babandan geliyor, kanında var. Bunu sen de hissedeceksin. Ailem ve Murat aklıma gelmişti. Vardık gözlerimdeki yaşları tutamamıştım. Ailemin nişanlımı çok özledim. Artık evime gitmek istiyorum. Babam nasıl yaptıysa ben de öyle hidamlık yapabilirim. En başından itibaren anlaşma şartım buydu kızım. Merak etme, sen sözünü tuttun, biz de sözümüzü tutacağız. Ailenin yanına gideceksin. Zebra'nın gücü artık senin üçüncü gözünle görünmez bir enerjiyle bağlı. İyileşmesi için yanında durman gerekiyor. Ardından kabiledeki cinlerin ve dostumuz olan cin padişahları gelecek. Ve hükümlüğünü ilan edeceğiz. Sonrasında Günas seni evine götürecek. Günas değil, başka bir cin götürsün. Onu istemiyorum. Mustafa Hoca nedenini sormadan kabul etti. Ve ben de elimdeki bardaktaki sudan birkaç yudum içip bardağı yanıma bıraktım ve bakışlarımı duvarda asılı duran gaz lambasının üzerine çevirip izlemeye başladım. Ne kadar zaman geçti bilmiyordum. Günas'ın geldiğini bile fark etmeyecek kadar dalgındım. Zebra'nın tok sesiyle yerimden sıçrayarak kendime geldim. Uyanmıştı ve gayet iyi gözüküyordu. Umursamazca bakışlarımı ondan çekerken o yine Ateş Hoca'nın kılığına girmişti. Bu neden yapıyordu anlamıyordum. Kendi bedeninde görmemden rahatsız mı oluyordu? Aklımdaki bu düşünceleri def edip Mustafa Hoca'ya döndüm. Zebran da iyi olduğuna göre artık ne gerekiyorsa yapalım ve beni evime götürün. Kabiledeki cinlerin haberci olarak gönderildi. Yarım saat sonra başlayacak. Haydi sen gel hazırlanalım. Günas'ın sözleriyle hiçbir şey demeden ayağa kalktım ve onu takip ettim. Karşıdaki odaya girdiğimizde döşeğin üzerinde duran simsiyah ve uzun tüyden elbiseyi işaret etti. Bunu giyeceksin. Gözlerini mühürlüyorum. Giydiğimde haber verirsin. Ona hiçbir şey söylemeden elbiseyi ve siyah ayakkabıları giydim. Giyindim Günas. Yanımda olmasını bile istemiyordum. Ona karşı ani bir nefret duygusu beslemeye başlamıştım. Bunda tabii ki garip ve beni kuşkulandıran davranışlarının etkisi büyüktü. Arkamdan ne işler çevirdiğini ailemin yanına gittiğinde öğrenecektim. Eğer ki içimdeki bu şüphe doğruysa işte o zaman ona gücünü gösterecektim. Birlikte odadan çıktığımızda Mustafa Hoca elinde tuttuğu kolyeyi boynuma takıp birkaç İbranice söz söyleyip elimden tutarak beni evden çıkardı. Evin bahçesinde gördüğüm kalabalık ile neredeyse ağzım açık kalacaktı. Sayısını bile tahmin edemediğim için belki de daha birçok varlık toplanmış beni bekliyorlardı. Mustafa Hoca kulağıma eğilip topluluğun önündeki tahtlarda oturan birbirinden korkunç cinleri bana tanıtmaya başladı. Mihres, Amir, Ammar, Anzap, Erva kabilelerin padişahlarının isimlerini duyduğumda içimde oluşan korkuya engel olamadım. Bu cin kabilelerinin isimlerini hep korku filmlerinde duyardım ve çok tehlikeli kabileler olduklarını biliyordum. Başıma büyük bir dert almamak için hal ve hareketlerimde daha dikkatli olmaya gayret edecektim. Zebran da bir cin kabilesinin padişahı olduğu halde ona ayrılan tahta oturmamış, kabilesinin en önünde kendi bedeniyle bana bakıyordu. Mustafa Hoca beni mumlardan yapılan bir dairenin ortasına getirdi.
Bu mumların tılsımlı olduğunu sonradan öğrenecektim. Elimdeki siyah kuş tüyünden kalem ile bedenime görünmez tılsımlar çizmeye ve büyülü sözleri okumaya başladı. Cin kabilem ise bu ritüellerde üzerine düşen görevi yerine getirmek için bazı sözler söylüyor, her sözde kendilerini bana daha da çok bağlıyorlardı. Mustafa Hoca'nın talimatıyla gözlerimi kapatıp kollarımı iki yana açarak kabilemin enerjisinin göğsümde ve üçüncü gözümde olduğunu düşünüp tüm enerjimi bu iki çakrama yönlendirdim. Önce hissettiğim soğukluk ile buz kestim, ardından göğsümde yanan ateş ile kavruldum. Bedenim bu gücün karşısında titrese de cin padişahlarının karşısında güçlü durmaya gayret ediyordum. Bu işlemin ardından Zebran yanıma geldi ve kabilesiyle beni hükümdar olarak kabul ettiklerini söyleyip parmağındaki lav gibi kaynayan kanını önce alnımın ortasına yani üçüncü gözüme ardından da kalbimin ortasına sürdü. Canım çığlık atabileceğim kadar çok yansa da kan garip bir şekilde alıp doğum lekesi gibi tenime işledi ve acısı aniden yok oldu. İçimde hissettiğim gücü enerjiyi daha da arttırdı. Artık cinlerimin gücünü de içinde barındırıyordum ve bu beni daha da cesaretlendirdi. Artık her şeyin bittiğini sanarken Güneş elinde siyah mumlarla bezeli bir kına tabağıyla yanıma geldi. Önce Mustafa Hoca Zebra'nın parmağına garip kelimeler söyleyerek kına sürdü. Ardından Zebran da bana aynı sözleri söyleyerek sol avcumun içine kına sürmeye başladı. Mustafa Hoca Zebra'nın uyumasını beklerken bana ritüeli anlatmıştı ama böyle bir şeyin olduğunu söylememişti. İçimde garip bir huzursuzluk oluşurken elimi çekmek istedim ama Zebran buna izin vermedi. Mustafa Hoca beni anlamış olacak ki kulağıma eğilip kızım bu ritüelleri cin padişahları istedi. Kınanın içinde kendilerinden güç katıp seni ve Zebra'nı daha da güçlü kılmak istediler. Şimdi sana soru soracağım ve 3 defa kabul edeceksin. Zebran da aynı şeyi yaptığında bu güç bedeninize ve ruhunuza işlemiş olacak. Söylediklerine inanmasam da elimden hiçbir şey gelmediği için inanıyor gibi yapmaktan başka bir çarem kalmamıştı. Mustafa Hoca İbranice sözlerinin ardından gözlerimin içine baktı ve 3 defa kabul ettim. Aynı şeyi Zebran da yaptı. Ritüel tamamen tamamlanmış oldu. Zebran beni elimden tutarak yan yana iki sandalyenin olduğu masaya doğru resmen sürüklemeye başladığında ona karşı gelmeden yürüdüm ve sandalyelerden birine oturdum. Neden kendi tahtına değil de yanımda oturuyordu? Neden gözlerini bir an olsun benden çekmiyordu? Bu son yaptıkları kına ritüeliyle bana ne yapmışlardı? Ben neyi kabul etmiştim? Aklımdaki bu düşüncelerle boğuşurken tılsımlı mumlar bir söndü ve orta alana büyük bir ateş yakıldı. Cinler kendi aralarında konuşup eğlenirken din padişahları artık gideceklerini söyleyip bizi tebrik ettiler ve tahtlarından kalkıp aniden yok olup gittiler. Zebra'nın bakışları artık beni o kadar rahatsız etmişti ki dayanamayıp gözlerimle o kızıl gözlerine meydan okuyarak bakıp ayağa kalktım. Yeter artık, tören bitti. Hükümdarınız oldum ve size verdiğim sözü tuttum. Şimdi sıra sizde. Beni evime, ailemin yanına götürün. Zebra'nın yüzünde oluşan sinsi gülümseme sinirlerimi alt üst ederken avucunun içindeki siyah taşlı yüzüğü sağ elimin yüzük parmağına taktı. Ne yapıyorsun sen Zebran? İyice saçmaladın artık. Bu yüzük denen. Yüzüğü parmağından çıkaracakken Zebran ellerimi sıkıca tuttu ve buna izin vermedi. O pis bedenini bedenimle neredeyse hiç boşluk kalmayacak kadar yakınlaştırdı. Şimdi beni iyi dinle Ebrar. Bunu sana sadece bir defa söyleyeceğim. Biraz önce yapılan kına ritüeliyle evlendik. Sen artık benim karımsın. Ve ben istemediğim sürece artık hiçbir yere gidemezsin. Duyduğum sözlerle başımdan aşağı kaynar sular döküldüğünü sandım. Ne saçmalıyordu bu böyle? Ne evlenmesinden bahsediyorsun? Yalan söylüyordu. Evet, yalan söylüyordu. Bunun başka bir açıklaması olamazdı. Birkaç adım geriye gidip parmağımdaki yüzüğü çıkarmaya çalıştım ama olmadı. Sol avucuma yakılan kınayı tırnaklarımla kanata kanata kazısam da artık çok geçti. Kına çoktan tutmuştu ve avucumun içinde kısıldığı bana gerçeği haykırıyordu. Boğazımdan kopan bir hıçkırık ile yanaklarımdan akan gözyaşlarımla başımı sağa sola sallayıp inkar ediyordum ama biliyordum. Çabam boşunaydı. Kabilemdeki cinler başta olmak üzere burada bulunan tüm cinler bunun olacağını biliyordu. Mustafa Hoca bana yalan söylemişti. Beni büyük bir oyuna getirmişti. Gözlerim korku telaşla bana bakan Mustafa Hoca'yı bulduğunda hızla ona doğru koşup yakalarından tutarak yaşlı gözlerimle gözlerinin içine bakıp nefretimi haykırdım. Sen bana nasıl oyun oynarsın? Seni mahvedeceğim hoca. Eğer beni şimdi evime geri göndermezsen sana azapların en büyüğünü yaşatacağım. Öyle sinirlenmiştim ki başım dönmeye, gözlerim kararmaya başlamıştı. Ayakta durmakta bile güçlük çekiyordum. Mustafa Hoca'nın yakalarına yapışıp hesap sorarken artık iplerim kopmuştu. Nasıl bir oyunun içine soktunuz beni, Allah'ın belaları, benden ne istiyorsunuz diye haykırıyorken çığlıklarım yeri göğü inletiyor, delip geçiyordu. Birden Zebran arkamdan yaklaşıp kollarıyla bedenimi sardı ve bağırarak sözler okumaya başladı. Erzümmen ilmihal hak. Bedenim uyuşmaya başlamıştı.
Tatlı bir uyku kollarını açıp beni çağırıyorken daha fazla ona karşı koyamadım ve Zebra'nın kollarına yığılıp kaldım. Gece örtüyordu tüm günahları, söylenmeyen sırları, gizlice yapılan planları ve çığlıklara sahur oluyordu. Dolunay bile kana bürünüyordu. Kötülük tüm güzelliklerin katili oluyordu ve her son yepyeni bir başlangıcı doğuruyordu. Ya da nazarında yatan günahlarla bezenmiş bir laneti. Kolları arasında baygın yatan kadına endişeyle bakarken kalabalığın arasından sıyrılıp yine evine doğru ilerlemeye devam etti. Mustafa Hoca'nın evinin yanındaki 3 katlı metruk ahşap evin kapısından içeriye girip sonra arkalarından gelen Günas'a gelmemesini söyleyip kapıyı kapattı. Yarısı kırıp ahşap merdivenlerden yukarı kata çıkıp karşısında siyah kapılı odaya girip Ebrar'ı 2 kişilik yatağa yatırdı. Üzerindeki siyah elbisenin eteklerinin kıvrılmış süt gibi beyaz teni gözlerinin önüne serilmişti. Bu iştahını daha da arttırırken öncelikle onun iyi olup olmadığına emin olmak için elini sol göğsünün üzerine koydu ve gerekli sözleri okumaya başladı. Enerjisi Ebrar'ın tüm bedeninde gezinirken sadece sinir krizi geçirip bayıldığı kanısına vardı ve rahat bir nefes alıp Ateş Ocağı'nın bedenine bürünerek üstündeki kıyafetleri çıkarıp altında bir boxer ile Ebrar'ın yanına uzanıp battaniyeyi üzerlerine örttü. Güneş dahil hiçbir cinin girmesin diye düğünden önce odanın ve evin dört bir yanını mühürlemişti. Hiç kimse seslerini duyamaz, pencereden onları göremezdi. Ebrar hafif kıpırdansa da uyanmadı. Zebran gözlerini bedeninde iştahla gezdirirken elleriyle elbisenin eteklerinin altına sokup Ebrar'ın bedeninde gezdirmeye başladı. Kokusu baştan çıkarıcıydı. Ellerinin altındaki sıcaklık ile onu her geçen saniye daha da artan bir tutkuyla istiyordu. Eli göğüslerine geldiğinde böyle olmayacağını anladı. Daha fazla dayanamayacaktı. Yavaşça önce Ebrar'ın üzerindeki elbiseyi ve iç çamaşırlarını çıkardı. Kendi üzerinde kalan son parçayı da çıkarıp ona zarar vermeden üstüne çıktı. Rızasının olup olmaması umurunda bile değildi. Bu gece bu işin olması gerekiyordu ve olacaktı da. Baygın olması ise işine gelmişti. En azından işini zorlaştırmayacaktı. Ve Ebrar artık her şeyiyle kendisinin karısınındı. Yıllardır kurduğu o hayali yaşıyordu. Uğruna yaptığı ne varsa değmişti. İşte başarmıştı. Uzun bir süre Ebrar'ın ve bedeninin zevkini sürdü. Yorgunlukla geri yatağa yattığında enerjisi tükendiği için kendi bedenine geri dönmek zorunda kaldı. Ve son defa Ebrar'ı tutku dolu bakışlarla süzüp uyuyakaldı. Bedenimdeki şiddetli ağrıyla açtım gözlerimi. Kasıklarımda hissettiğim acıyla yüzümü buruşturup bacaklarımı kendime doğru çektiğimde hissettiğim acıyla inleyip yüzümü buruşturdum. Başım çatlayacak kadar ağrıyordu. Bazı şeyleri algılamakta güçlük çekiyordum. Nerede olduğumu ve bana neler olduğunu anlamaya çalışırken bir ürpertiyle üşüdüğümü hissettim. Battaniyeyi biraz daha üzerime çekmek isterken boynumda hissettiğim nefes ile başımı korkuyla çevirdiğimde onu gördüm. Zebran yanımda hiçbir şey olmamış gibi uyuyordu. Korku ve endişeyle doğrulmak istediğimde üzerimdeki bu hafifliğin sebebini anlamış oldum. Çıplaktım. Aklıma gelen düşünceyle kanım donarken bunu yapmış olmaması için Allah'a yalvarıyordum. Bu kadar kötü olamazdı. Bana bunu yapamazdı değil mi? Gözlerimden yaşlar sicim gibi akarken ağrılarıma rağmen yataktan kalktım. Onun yanında bir saniye daha kalamazdım. Ayaktayken dengemi sağlamakta güçlük çeksem de pes etmedim, edemezdim. Çarşaftaki ve bacaklarımın arasındaki kan, dün gece yaşadığım vahşeti gözlerimin önüne seriyordu. Ona saf bir nefretle bakmıştım. Şu an onu öldürmek için canımı bile verebilirdim. Bunu yaptığını ömrüm boyunca unutmayacaktım. Ne pahasına olursa olsun intikamımı alacaktım. İçim paramparça olsa da güçlü olmaya çalıştım. Bu öyle zordu ki ama yapmalıydım. Hemen yanımda duran ahşap sandalyenin üzerinde benim için hazırladığı anladığım kıyafetleri elime alıp odadaki banyo olduğunu düşündüğüm yere girip kapıyı kilitledim ve kendimi buz gibi suya teslim ettim. Belki onun tenimde bıraktığı izleri silebilirdim ama ruhumda yarattığı bu günahkar lekeleri nasıl yok edecektim? Bu yükü nasıl taşıyacaktım? Murat'a ne olacaktı? Biz ne olacaktık? Gözlerimden yaşlar sicim gibi akarken duşun altına oturarak bacaklarımı kendime çekip başımı dizlerime yasladım. Bu su ile içimdeki zehir de akıp gitsin. Bu yaşadıklarım bir rüya olsun istedim ama gerçekti. Babamın ölümü kadar, beni bu iğrençlikleri yaşamaya mecbur ettiği kadar gerçekti. Önce hiç istemediğim halde yurttam olmak zorunda kalmış, ardından bir cin ile evlendirilmiş ve onun tecavüzüne uğramıştım. Başımı yukarı kaldırıp sanki babam karşımdaymış gibi acıyla gülümsedim. Bana bunu da yaşattığın için mutlu musun baba? Tüm bunları yaşamama değdi mi? Gerçekten huzurlu uyuyor musun mezarında? Diye fısıltıyla ona sorular sorarken bedenim soğuk suyun etkisiyle uyuşmaya başladı. Göz kapaklarım ağırlaşırken kendimi uyanık tutmaya çalışıyordum ama olmuyordu. Bedenim buz gibi mermer ile buluşurken soğuk su hala üzerime akıyordu ve ben
İçimden intikam yeminlerini etmeye devam ediyordum. Kalbim artık kapkara bir kötülüğe bürünmüştü. Ve bir defa kötülüğe bulunan hiçbir kalp, masumluğun rengi olan beyaza kavuşamazdı. Derin bir nefes alıp büyük bir kararlılık ile bıçağı tam kalbimin üzerine saplayıp intikam dolu bakışlarımla bedenimden süzülen kanı gözlerimle takip etmeye başladım. Canım nefes almakta zorlanacağım kadar çok acıyordu. Sanki bir ateş topu sol göğsümde yanmaya başlamıştı. Kanım ayaklarımın ucuna damlarken gözlerim bulanıklaşıp ara ara kararmaya başladı. Tüm vücudum hissizleşiyor, karıncalanıyordu. Ölüyordum. Ebrar. Zebram bana doğru gelirken daha fazla dayanamayarak titreyen dizlerimin üzerine kendimi bıraktım. Beni kollarımdan tutup kendine doğru çekti ve bedenimi bedenine bastırdı. Ebrar. İsmimi acı içinde çığlık atarcasına bağırırken son gayretim ile acıdan yaşlar akan gözlerimi kızıl gözlerinde sabitledim. Aldığım her nefes bana zulüm gibi olsa da fısıldayarak konuşmaya başladım. Ben artık senin karın değilim Zebran. Çünkü ölüler kimseye ait olamazlar. Ve sonra karanlık belki de ölüm beni Zebra'nın kollarından alıp sarıp sarmaladı. Artık ruhum ölümün tutsaklığındaydı ama özgürdü. Hiç olmadığı kadar. Hayır. Gördüğüm kabus ile yataktan çığlık atıp sıçrayarak uyandım. Üşüyordum, hem de deli gibi üşüyordum. Annem, yavrum iyi misin? Annem bana sıkıca sarılırken onun yanında olduğuma inanamıyordum. Bunun da bir oyun olduğunu düşünürken kokusu ve dokunuşu öylesine gerçekti ki bir yanımda gerçekliğine inanmak istiyordu. Elleriyle yüzümü çerçeleyip gözlerimin içine kıpkırmızı, yorgunluktan ışığı sönmüş gözleriyle bakmaya başladı. Kızım, bütün gece kabuslar gördüm. Uyandırmak istedim ama uyanmadım. Beni çok korkuttun annem, iyi misin? Gücü kalmayan kollarımla anneme sarılıp onu yanaklarından öpüp kokusunu içine çektim. Tüm bu yaşadıklarım öyle feci, öyle kötüydü ki onun yanında olmak kendimi güvende hissettiriyordu. Keşke ona her şeyi anlatabilseydim ama bunları ben kaldıramıyorken onun ne hale gelebileceğini düşünmek bile istemiyordum. Kokusunu derin bir nefesle içime çekip kendimi yine yatağa bıraktım. Ama iyi olduğumu kanıtlamak ister gibi burukça gülümsedim. Bazen ağır uyuyorum anne biliyorsun. Korku filmi izlemiştim. Etkisinde kalmışım. Benim yüzümden korktun özür dilerim. Annem yanağımdan öpüp esneyerek ayağa kalktı. Kardeşini okula gönderdim kızım ama eğer sen kendini iyi hissetmiyorsan okula gitmeyebilirsin. Hayır anne gideceğim. Hem Murat'ı da çok özledim. Kızım sen iyi misin? Yaşadığınız o olaydan sonra hala Murat ile görüşüyor musun? Bana yeminler etmiştin bitti diye. Bir anda ne değişti? Nasıl bu kadar kör oldu gözlerim? Annemin sözlerinden hiçbir şey anlamamıştım. Murat ile aramızda bu kadar ciddi ne olmuştu? Günelse arkamdan ne işler karıştırmıştı? Bunları nasıl öğreneceğimi düşünürken annemin zihninden geçenleri öğrenebileceğim aklıma geldi. Ve hemen gözlerinin içine bakıp sözleri okumaya başladım. Annemin zihnindeki düşünceleri dinlerken duyduklarımla resmen kanım çekilmişti. Murat beni aldatmıştı ve başka bir kız ile sevgili olmuştu. Onunla büyük bir kavga edip ayrılmıştık. Günlerdir kendimi odama kapatmıştım ve doğru düzgün hiçbir şey içmiyordum. Ve daha birçok şey. Annem uyumak için izin isteyip odamdan çıkarken cenin pozisyonu alıp yatağımı iyice sindim ve tanıdık kokusu ciğerlerime dolarken sakin kalmaya çalıştım. Demek beni geçiştirmelerinin, özellikle de Murat konusunu açmadan üstünü örtmelerinin sebebi bu günahs. Bana oynadığınız bu oyunların bedelini teker teker hepinizi ödeteceğim. İçimden yeminler ederken her yerim ağrısa da yatağımdan güçlükle kalktım. Dolabıma ilerleyip kırmızı dekolteli bir gömlek ve siyah kısa dar eteğimi ve siyah topuklu ayaklarımı çıkarıp giyindim. Saçımı açıp düzleştirdikten sonra kırmızı ruj ve eyeliner ağırlıklı makyajımı yapıp ders programıma göre kitaplarımı koyup çantamı hazırladım. Aynadan son defa kendimi süzdüğümde gözlerimdeki intikam parıltılarıyla kendime olan güvenim daha da arttı. Zebran üzerimdekileri gördüğünde delirecekti ve onu etkim altına aldıktan sonra planımı devreye sokacaktım. Telefonumdan sadece saate bakıp çantamı attıktan sonra anneme çıktığımı söyleyip evden kendimi dışarıya attım. Arabama binip tam gaz okula giderken Damla ile aramın bozulmamış olmasına sevindim. Güne sonu çok takmamış olmalıydı. Güç bela çantamdan telefonumu çıkarıp onu aradım ve telefonumu arabama bağladım. Günaydın kuzum, bugün biraz daha iyi misin? Onunla konuşmayı o kadar özlemiştim ki sesini duymak bana ilaç gibi gelmişti. Günaydın kuzum, iyiyim merak etme. Dersten önce bir kahve içelim mi ne dersin? Tamam ben şimdi çıktım evden. Sen benden önce gidersin muhtemelen. Kahvelerimizi al ve her zamanki yerde ol. Tamam kuzum anlaştık. Aramayı sonlandırdıktan sonra gaza daha da yüklendim. 10 dakika sonra fakültenin otoparkında arabamı park edip çantalarımı yanıma alarak arabadan indim. Ve kafeteryadan kahvelerimizi alıp Damla'ya mesaj atarak onu boş dans sınıflarından birinde beklemeye başladım. Onu akşam bize çağıracak ve koruma büyüsü yapacak her şeyi anlatacaktım. Eğer birini anlatmazsam, içimdeki bu kargaşa beni yiyip bitirecekti.
Duyduğum adım sesiyle gelenin Damla olduğunu düşünüp yüzümde sahte bir gülümsemeyle arkamı döndüğümde simsiyah takım elbise içinde ve Ateş Hoca'nın bedenine bürünen Zebra'nın geldiğini gördüm. Onu şu an öldürebilirdim. Yüzüne bakmak bile midemi bulandırıyordu. Ama ben ona bu kadar kolay bir ölüm yaşatmayacaktım. İntikam istiyordum. Bu nedenle bir süre ona ve iğrençliklerine katlanmam gerekiyordu. Gözlerindeki çözemediğim ifade beni baştan aşağı süzdükten sonra yeğeni alevlere teslim ederken adım adım ona yaklaşıp elimdeki kahvelerden birini ona uzattım. Yaptığım bu davranış karşısında patladığını görmek intikam ateşimi körüklerken ona şehvet ve tutku dolu bir bakış attım. Yüzümü yüzüne yaklaştırırken gözleri kırmızı ruj sürdüğüm dudaklarıma kaydığında o alevlerin içinde kıvılcımlar çakmaya başladı. Keşke dün gece ben uyurken kahveyi yanımızdaki boş masaya koyup parmağını dudağıma bastırıp beni susturdu. Dün gece sana. Bu defa ben de onun sözünü kestim. Dün gece bedenime sahip olurken ruhuma da olmanı beklerdim Zevran. Dün gece artık senin karın oldum, unuttun mu? Elimdeki kahveyi kendi kahvesinin yanına koyup bileğimden tuttu ve beni çekiştirmeye başladı. Sen iyi değilsin Ebrar. Dün gece benden nefret ederken bu sabah hiç de normal davranmıyorsun. Hem de sana yaşattıklarımdan sonra. Tam kapıdan çıkacakken onu son gücümle çekip kapıyı kapatıp kilitledim. Bir bacağımı Zebra'nın belinde dolarken dudaklarımı dudaklarına yaklaştırdım. Babamın ve senin istediğin gibi olmaya karar verdim desem bu yeterli olur mu? Bana hem inanmak hem de inanmamak istiyordu. Yani tam da benim istediğim gibi. Söz konusu bir erkekse bir insan ya da cin olması önemli değildi. Dişiliğiniz ve seksiliğiniz ile onu hemen etkiniz altına alabilirdiniz. Ebrar sen, bu gece arkadaşım Damla bize gelecek. Onunla kız kıza ve tek başımıza vakit geçirmek istiyorum. Bu gece beni özgür bırakır mısın? Aldığım olumlu yanıt ile dudaklarına kısa bir öpücük kondurup midem daha fazla bulanmadan kendimi ondan uzaklaştırdım. Ve kilitlediğim kapıyı açtıktan sonra arkama dönüp iyi dersler Ateş hocam dedikten sonra beni koridorda arayan Damla'nın yanına zafer dolu adımlarım ile yürümeye başlıyordum. Madem benden kötü olmamı istiyorlardı, o zaman ben de kötü olurdum. İyilik ve kötülük tam olarak neydi? Biz kimin doğrularına göre iyiydik ya da kötüydük? Her iyiliğin içinde bir tutam kötülük, her kötülüğün içinde de bir tutam iyilik olabilir miydi? Aklımda bu sorularla kendimi üzerimdekileri bile çıkarmadan bitap düşmüş bir halde yatağıma attım. Uzun zamandır okula gitmediğim için dersler beni epey yormuştu. Gözümün önüne Zebra'nın o ateşli ve tutku dolu bakışları geldiğinde gülümsemeden edemedim. Ne kadar da çabuk inanmıştı bana. Bu intikam oyunu sandığımdan da kolay olacak diye düşünürken odamın kapısını çalan canım arkadaşım koşarak içeri girerken çantalarını resmen fırlatarak yanıma uzandı. Annen beni biraz sorguya çekti de bunu bekliyordum zaten merak etme. Hadi gel üzerimize rahat bir şeyler giyinip aşağı inelim ve yemek yapalım. Yemeği yerken korku filmi de izleyebilir miyiz? Olur tabii neden olmasın. Ay uzun zamandır seninle böyle kız kıza takılmamıştık. Çok eğlenceli olacak. Damla bana mutlulukla sarılırken ben de ona sarıldım ve yanağından öptüm. O benim bu dünyada en sevdiğim, en değer verdiğim arkadaşım, dostum, kardeşimdi. Umarım bu gece ona anlattıklarımdan sonra benden uzaklaşmazdı. Onun varlığına ve desteğine çok ihtiyacım vardı. Güzellerimizi giyindikten sonra banyoda işlerimi hallettim ve birlikte mutfağa indik. Ben bol domates soslu ve salçalı özel tarifli makarnamı ve kaşık salata yaparken Damla da en sevdiğim tatlı olan bol çikolatalı brownie kekten yapıyordu. Telefonumdan açtığım şarkıya eşlik ederken Damla kek karışımını kalıba döküp fırına koydu. Ve yanıma gelip bana arkamdan sarıldı. Sulanma bak, elimde bıçak var. Senin bıçağı sapladığın yerde güller açar anam. Yine bağladın arabeski. Hadi tabakları ve kaşık çatalları masaya koy. Bardakları da unutma sakın. Salatayı yaptıktan sonra Damla'ya yardım ettim ve annem ve kız kardeşimi de çağırıp birlikte uzun zaman sonra keyifli bir yemek yedik. Yardımcılarımız hallederken biz de brownie keklerimizi ve atıştırmalıklarımızı alıp odama çıktım. Büyük ekran televizyonumdan internete bağlanıp Türk korku filmlerinden birini açmaya karar verdik. Evra şuna bir tıklasa. Konusunu okuyalım. Güzel bir filme benziyor. Siteyi açıp filmin konusunu okumaya başladık. Genç bir öğretmen olan Ayşin, ataması yapılan köyle ilgili internet araştırmasında geçmişte cinlerle yaşananlara ait korkunç haberleri görür. Arkadaşlarının Ayşin'e düzenlediği veda partisinde bu konuyla ilgili çıkan tartışma inatlaşmaya döner ve fincanla cin çağırma seansı ile içinden çıkılmaz gerilim korku dolu anlar yaşanır. Köye ancak gece ulaşan Ayşin tedirgin ve gizemli anlarla dolu kısa bir yolculuktan sonra Fatma Ana'ya misafir olur. Ayşin Fatma Ana'dan köyün bir düğün hazırlığı içerisinde olduğunu öğrenir. İlk gece uykuya yattıktan sonra her uyandığında yine geceyi yaşayan Ayşin ne olduğunu anlayamadığı ve gerçeklikten ayıramayacak kadar inandırıcı olan korkunç ve gerilimli karabasanlar hayallerle dolu 3 gece geçirir.
Köyden kaçmaya çalışan Ayşin, düğün hazırlığının hayatının azabı için yapıldığını anlayacaktır. Dilek Kesel ve Ulaş Güney Karacagillerin ikilisinin yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metrajlı film olan Azap'ın başrollerinde Beyaz Perde'deki ilk oyunculuk deneyimiyle İrem Deniz yer alırken kendisine Ayşe Selen, Dilşah Demir, Ayşin Yeşim Çapanoğlu ve Sonya Dicle Akbaş gibi isimler eşlik ediyordu. Korku türündeki filmin yapısını ise Don Quixote filmi üstleniyor. Ay bu film çok güzel, izlesek mi? Ben bu filmi daha önce sinemada izlemiştim ama Damla o kadar istiyorsa onunla yeniden izleyebilirdim. Ona daha önceden izlediğimi söylemedim. Olur izleyelim, konusu güzelmiş diyerek ışıkları kapatıp filmi açtım ve izlemeye başladık. Kardeşim her ne kadar bizimle izlemek istese ona izin vermemiştim. Böyle şeylerden çok korkuyordu ve etkilenmesini istemiyordum. Kızın köyde yaşadıkları ve düğün sahnesi yaşadıklarımı hatırlatmıştı. O kız da benim gibi çaresizlik korkmuştu. Büyük bir tuzağa düşürülmüştü ama sonunda o kurtulmuştu. Peki ya ben kendimi kurtarabilecek miydim? Eski hayatıma dönebilecek miydim? Bu düşüncelerle boğuşurken Damla beni kolumdan sarsıp kendime getirdi. Kuzum kaçtır sana sesleniyorum. Film bitti, istersen şu yiyecekleri aşağı indirelim. Sonra kahve yapar biraz dertleşiriz. Sen şu son zamanlarda çok iyi değilsin. Özellikle Murat olayından sonra. Başımı tamam anlamında salladım ve çikolatalar hariç tüm her şeyi aşağıya mutfağa bırakıp kendimize büyük fincanlarda Türk kahvesi yapıp geri odama çıktık. Koltuğa karşılıklı oturduğumuzda derin bir nefes aldım ve Damla'ya başımdan geçen her şeyi o daha ne olduğunu anlamadan anlatmaya başladım. Anlattıkça sanki o korkunç anları yeniden yaşıyordum. Gözlerimden yaşlar sicim gibi akarken ellerimin titremesine mani olamıyordum. Son sözlerimi de söyledikten sonra korkuyla Damla'ya baktım. Gözlerinde gördüğüm şaşkınlık, korku ve endişeyle kalbim sıkışmaya başladı. Benimle artık görüşmek istemeyebilirdi. Delirdiğimi düşünebilirdi. Ve daha birçok kötü ihtimal vardı. Birden bana sımsıkı sarılıp ağlamaya başladığında ben de daha fazla dayanamadım ve onunla birlikte ağlamaya başladım. Sanki içimde biriktirdiğim tüm kötü duygular gözyaşımla veda ediyordu bana. Kalbim Damla'nın sarılışıyla derin bir nefes alıp dinleniyordu. Güven duygusu tüm bedenimi çepeçevre sarmalıyordu. Sen neler yaşamışsın güzelim. Ve ben senin yanında olamadım. Çok özür dilerim. Her şey için çok özür dilerim. Ama sana söz veriyorum bundan sonra asla ama asla yalnız olmayacaksın. Ben de seninle sonu nasıl olursa olsun savaşacağım. Damla'nın sözleriyle içimden aklımdaki o kötü ihtimallerin olmadığı, yanımda olduğu ve beni anladığı için çok teşekkür ediyorum. Birbirimizden ayrıldığımızda artık olanların hayatımdan birinin biliyor olmasının verdiği rahatlıkla kahvelerimizi içmeye başladık. Demek Murat bile isteye seni terk etmedi. O pisliğin oyunu diyorsun. Aynen öyle diyorum. Zebra'nın da parmağı var bu işte. Beni tuzağa düşürüp nikah kıyarken Binas da benim kılımda Murat ile beni ayırdı. İkisinin de canı cehenneme. Böyle işin içine edeyim. Ne biçimmiş bu ya? Baban seni nasıl hiç düşünmeden böyle bir tehlikenin içine atar? Beni en çok da bu yaralıyor. Babamın beni hiç düşünmemiş olması. Ama kendime bir söz verdim Damla. Ne olursa olsun güçlü olacağım. Onlara yenilmeyeceğim. Yenilsem bile kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Damla, güven vermek istercesine elimi sıkıca tuttu. Ben de her zaman yanında olacağım kuzum. Şu Ateş Hoca'da zaten bir gariplikler olduğunu anlamıştım ama bu kadarını da beklemiyordum. Onun defterini de ayrı düzeceğim. Ona öyle bir oyun oynuyorum ki Damla, çok yakında o beni avuçlarının arasına aldığını sanırken asıl onun iplerini benim elimde olacak. Bana yaşattıklarını çektirdiği acının bedelini sonuna kadar ödeteceğim. Dikkat et, tam tersi olmasın da Ateş Hoca gibi görünürken işin çok zor. Sendeki bu rahatlık beni öldürecek Damla. Sana biraz önce neler anlattım şu haline bak. Senin şu anda şok geçiriyor halde başımdan geçenleri sindiriyor olman gerekmiyor muydu? Tamam en başta büyük şok yaşayıp sindiremedim kabul. Ama bu hep böyle hikayeler duyuyordum ve özeniyordum da. Yaşamakta nasip oldu. Ben kendimden şüphe ederken asıl deli senmişsin. Hadi yatalım artık çok geç oldu. Bicin ile evlenip ona intikam dolu aşk oyunlarıyla kandırmaya çalışan ebem olduğu için deli ben olabilirim haklısın. Birlikte gülüşerek yatağıma geçtik ve gözlerimi uzun zaman sonra ilk defa güvenle kapayıp kendimi uykunun kollarına bıraktım. Huzursuz bir uykunun kollarında buldum kendimi. Karşımda gördüğüm insansı varlık ile şaşırırken gözlerinde gördüğüm çaresizlik ve umut bana öyle tanıdık geliyordu ki bana yardım et, kurtar buradan, bu bitmeyen arafımdan. Gözlerindeki korku ve şaşkınlık ifadesiyle sen de kimsin, benden ne istiyorsun diye sorarken içimden onun daha da yakından tanımak geliyordu. Oysa kaderimizin bu kadar benzediğini ve hiç ummadığım anda birleşeceğini nereden bilebilirdim ki? Ben Simirna diye başlayarak başından geçen her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmaya başladı. O anlattıkça ben kahroldum. Uzun zamandır birinin beni kurtarmasını bekliyorum ve o kişi sensin.
Bana yardım et Ebrar. Sesindeki çaresizlik iliklerime kadar işlerken hiç düşünmeden ona yardım etmeye karar verdim. Ellerimi gülümseyerek ona doğru uzattım ve gözlerimi kapattım. Ruhun el mehum kilit. Bu sözü 99 defa okuyup gözlerimi açarak elimi göğsüme götürüp oradaki rengarenk bir ışık demetini avuçlarımın içine alıp ona doğru uzattım. Bu ışık demetlerini elimden alıp içine hapsederken ince bir parlak çizgi aramızda oluşmaya başladı. Başarmıştım. Artık ruhlarımız birbirine kilitli ve bağlı. Bedenini bulacağım ve seni kurtaracağım Svirna. Sana söz veriyorum. Bunları söyledikten kısa bir süre sonra aniden sıçrayarak yatağımda kan ter içinde uyandım. Karanlık odamın içine göz gezdirirken yanımda gördüğüm kabustan habersiz uyuyan canım arkadaşıma üzgün gözlerle baktım. Bilmeden bir savaşın içine giriyordum ve onu da kendimle sürüklüyordum. Ve şimdi bir de Sirmine çıkmış gelmiş, benden yardım istemiş ve işler daha da çıkılmaz bir hal almıştı. Zebran için yaptığım plan işe yararsa kaderim Sirmine gibi olacaktı. Ben de onun kadar güçlü olacak, gerekirse ölümü seçecek ama asla Zebran'a boyun eğmeyecektim. Tıpkı onun Ervah'a boyun eğmediği gibi. Alnımdan akan teri elimin tersiyle silip yeniden yatağıma yattım ve bu defa huzurlu bir uyku uyumaya dileyip gözlerimi kapattım. Sabah gözlerime vuran güneş ışıklarıyla değil, damlanın beni 9.9 şiddetinde sarsmasıyla uyandım. Hadi uyan artık, okula geç kalacağız Ebrar. Tamam, kalkıyorum ama 5 dakika daha ne olur. Damla beni kolumdan zorla tutup yataktan kaldırdı. Tek gözüm açık banyoya işlerimi halledip dolabımın karşısına geçtim. Fosfor pembesi eşofmanımı, takımımı, sadece beyaz krobumu giyinip saçıma at kuyruğu yapıp topladım. Çantamı hazırladıktan sonra beyaz spor ayakkabılarımı giydiğimde artık hazırdım. Damla çoktan hazırlanmış bir halde beni bekliyordu. Birlikte annemin kahvaltı ısrarlarına rağmen evden aceleyle çıkıp arabama bindik ve başlamasına yarım saat kalan derse yetişmek için arabayı son gaz sürmeye başladım. Fakültenin otoparkına arabaya park edip çantalarımızı yanımıza aldık. Dersliklerimizin olduğu binaya doğru hızla yürürken onunla yeniden karşılaşacak olabilme ihtimali bile karnıma ağrılar sokuyordu. Aklım ise hala dün gece rüyamda gördüğüm Sirmina'daydı. Hem onu kurtarmalı hem de bunu zebranların bilmeyeceği şekilde halletmeliydim. Ama nasıl olduğunu ben de bilmiyordum. Binadan içeriye girip giriş kattaki dersliğimize girmeden kapının önündeki küçük dolaplara çantalarımızı koyup dolabı kilitleyerek bileklik şeklindeki anahtarlıkları bileğimize taktık. Sınıfa geldiğimizde hoca daha gelmemişti. Sınıf arkadaşlarımla hem sohbet edip hem ısınma hareketlerini yapmaya başladım. Bacaklarımı iki yana açıp yere oturduğum esnada ismimin söylenmesiyle bakışlarımı o yöne çevirdim ve onu gördüm. Giydiği lacivert gömlek bedenindeki tüm kasları gözler önüne seriyorken sınıftaki arkadaşlarım çoktan bu görüntüyle eriyip bitmişlerdi. Fakat ben onun içindeki habis ruhu bildiğim için aksine iğreniyordum. Ebrar, derse girmeden gelir misin? Arkadaşlarım merakla bana bakarken onlara bir şey çaktırmamak için bana endişeyle bakan Damla'ya fısıltıyla "Korkma kuzum, ben hemen geliyorum" diyerek ayağa kalktım ve Zebra ile yan yana yürüyüp koridordaki boş bir sınıfa girip kapıyı kapattım. Beni ikide bir yana çağırman artık dikkat çekmeye başladı. Zebran bir adımda yanıma gelip beni kollarının arasına alıp başını boynuma gömüp öptü. "Sürekli seni düşünüyorum Ebrar. Şimdi seni istiyorum burada." Söyledikleriyle midem bulansa da oyunumu devam ettirmem gerekiyordu. Ne pahasına olursa olsun. Dudaklarımı dudaklarına yaklaştırırken kendimi ona biraz daha yasladım. Bedeni alev alev yanıyordu. "Ben de seni çok istiyorum ama burada olmaz. Dersim var. Eğer girmezsem herkes şüphelenir. Bu akşam köye geleceğim biliyorsun. Gece 12'de seni köyün girişinde bekliyor olacağım." Dudaklarına ateşli bir öpücük kondurup hızla kapıyı açtım ve boş sınıftan çıktım. Elimin tersiyle midem bulanırken dudaklarımı sildim. Hızla sınıfa girip Damla'nın yanına gidip oturdum. "Ne oldu? Ne söyledi o adi şerefsiz?" "Akşam köye gitmem lazımmış, onu söyledi." "Hani o cinlerin olduğu köye mi?" "Ama bu çok tehlikeli. Ben onların en güçlü kabilelerinden birinin hükümlüyüm. Kimse bana zarar veremez. Büyük ihtimalle babam gibi bana da insanlar gelecek. Ne için? Bana büyü yaptırmak için." Damla'nın gözleri şaşkınlıkla açılırken hocamız geldi ve derse başladık. İkimiz de anlaşmışız gibi bir daha bu konuyu konuşmadık. Okul çıkışı Damla bana sarılıp dikkatli olmamı ve onu haberdar etmemi söyledikten sonra evine gitmek üzere yanımdan ayrıldı. Ben de arabama binip otoparktan hızla çıkıp evime doğru sürmeye başladım. Radyoda çalan şarkıya eşlik ederken aklımda Zebran ve Simirna vardı. İkisiyle de gerçekten ne yapacağımı bilmiyordum. Bu düşünceler içinde savrulurken ani bir karar ile arabamı sahile doğru sürmeye başladım ve uygun bir yerde park edip denize doğru yürüdüm. Kayalıkların en ucuna oturdum. Vapurlar, martılar gelip geçen insanları izlemek ve deniz kokusu biraz olsun bana iyi gelmişti. Sahilde kısa bir yürüyüş yapmak için ayağa kalktığımda karşımda gördüğüm kişiyle gözlerimi devirip yürümeye başladım. "Kızım, içimden geldi sana bir fal bakayım. İçimden geldi deyip sonra paralanana kadar peşimizi bırakmıyorsunuz, istemiyorum."
Kadını aniden bileğimden sıkıca tutup maviden katran karası gözlerine dönen gözleriyle gözlerimin içine baktı. Sen doğruları çok yanlış yerde arıyorsun kızım. Bildiğin her şey koskoca bir yalan. Size ihanet ettiler. En yakının seni de Zebran'a da büyük bir anlaşma için harcadı. Zebran'a güven. Gerçekleri ve doğruları ancak öyle bulabilirsiniz. Kadın bunları söyleyip yanımdan hızla uzaklaşırken yerimde öylece kala kaldım. Zebran'ı ve beni nereden biliyordu? Bize ihanet eden kimdi? Ve bizi sözde harcadıkları anlaşma neydi? Aklımda bu cevapsız sorularla vakit kaybetmeden arabama doğru koşup hızla bindim ve evime doğru sürmeye başladım. Gece olduğunda Zebran'a bu olanları anlatacak ve cevabını öğrenecektim. Gece susamış bedenler ruhlarına ihanet ederler. Aklımda falcı kadının söyledikleri yankılanırken köyün girişinde beni bekleyen Zebran'a doğru birkaç adım attım. Gözlerinin içine bakarken hiçbir şey düşünmemeye çalıştım. Kıvılcım saçan gözleri ruhumu tutuşturmak isterken keskin bir virajda olduğumu hissediyordum. Vereceğim yanlış bir karar beni uçurumdan aşağı atabilirdi ve o da bunun farkındaydı. Zebran her zamanki gibi Ateş Hoca'nın bedenindeydi. Benim yanımdayken kendi bedeninde olmuyordu. Bunun sebebini ona soracağımı aklımın bir köşesine not edip koluma girdim ve birlikte köyün içerisine doğru yürümeye başladık. Attığım her adımda bedenim Zebra'nın bedenine değiyor, aramızdaki tensel çekim karnımın ağrımasına neden oluyordu. İstesem de istemesem de ona çekiliyordum. Köyün sakinleri olan cinler bize bakarken başımı öne eğip onlara bakmamaya çalıştım. O kadar korkunç ve birbirinden farklıydılar ki alışmam biraz zaman alacaktı. Birlikte Mustafa Hoca'nın evinin önünde durduğumuzda gökyüzünde parlayan dolunaya çevirdim bakışlarımı. O kadar büyük ve parlaktı ki sanki dokunsam değebilecekmişim gibi. Mustafa Hoca bize kapıyı açtıktan sonra birlikte evin içerisine girdik. Büyük salona girdiğimde benim yaşlarımda bir kadının yerde oturduğunu gördüm. Sarı saçlı, ela gözlü, hafif balık etli olan kız ağlarken bana kaçamak bakışlarla bakmaya başladı. O an bir derdinin olduğunu anlamıştım. Yoksa bu lanet köyde ne iş olabilirdi ki? Hemen yanına gidip oturdum ve ellerini ellerimin arasına alıp gülümsedim. İyi misin? Önce boşta kalan eliyle gözyaşlarını sildi. Ardından benim gibi gülümsemeye çalışsa da acısı yüzünün her zerresinde ve bakışlarından okunuyordu. İyi değilim hocam. Bana ne olur yardım edin. Anlatırsan yardımcı olurum tabii. Su ister misin? Başını evet anlamında sallayınca Mustafa Hoca'ya bir bakış attım ve bize mutfaktan su getirdi. Bardaktaki suyu yudum yudum içip boş bardağı yere koyduktan sonra ellerini birbirine kenetledi. Kocam ile birbirimizi çok severek evlendik. O kadar seviyorduk ki birbirimizi, ailelerimiz bile engel olamadı kavuşmamıza. Evliliğimin ilk yılları rüya gibi geçmesine rağmen bir türlü çocuğumuz olmuyordu. Kaynanamgil bana baskı yapmaya, mümkünmüş gibi daha da kötü davranmaya başladı. O evde bir hiçmişim gibi davranmaları çok zoruma gidiyorken, asıl planlarının çok farklı olduklarını öğrendim. Meğerse kaynanam bana kuma gelsin diye yeğeni Esma'nın ve kocamın aklına girmiş. Kocam en başta çok karşı çıktı, istemediğini söyledi. Ailesiyle tartıştı ama sonra da daha fazla dayanamayıp onlara boyun eğdi. Esma 2 ay önce kumam oldu. Gözlerindeki yaşları parmaklarıyla silerken yutkunup boğazını temizledi. Yaşamak kadar anlatmanın da çok zor olabileceğini düşündüm ve sanırım haklıydım da. Kocam kabul ettikten sonra bir daha ağzımı açmadım. Kaderimi kabullenip köşeme çekildim. Bana sadece bebek için Esma ile birlikte olduğunu, onu değil beni sevdiğini ve bunun hiçbir zaman değişmeyeceğini söylese de öyle olmadı. Esma kaynanamlar gibi kocamın da kanına girip onu kandırdı. Öyle kötü biri ki size nasıl anlatsam. Bana attığı iftiraları, söylediği kötü sözleri söylesem bana acırsınız. Hayır, sakın böyle düşünme. Adım Zilan hocam. Zilan, burada suçlu olan sen değilsin. Bu hikayenin en masumu sensin, inan bana. Fakat bir şey anlamadım. Neden bana geldin? Esma'nın kaynananların, hatta kocamın bile cezasını çekmesini istiyorum. Kocamın bana bağlanmasını istiyorum. Bunu yapabilir misin hocam? Bakışlarımı Mustafa Hoca ve Zebran'a çevirdiğimde Zebran başını evet anlamında sallayıp onay verdi. Ama büyünün çok ağır şartları ve geri dönüşleri var, tehlikeli. Ben her şeyi göze aldım hocam. Onların eşyalarından fotoğraflarına kadar her şeyi getirdim. Bana yardım edecek misin? Aklım ve vicdanım arasında büyük bir savaş başlamıştı sanki. Bir yanım ne olursa olsun büyü yapmamamı söylerken, diğer yanım Zilan'a yardım etmem gerektiğini söylüyordu. Bana sizden başka kimse yardım edemez. Ne olur bana yardım edin. Zilan'ın son sözleriyle bir yanım galip gelmişti ve ona yardım edeceğimi söyleyip getirdiklerini elinden alıp Mustafa Hoca'ya verdim ve babamın büyülerini yazmış olduğu defteri getirmesini istedim. Mustafa Hoca siyah deri ciltli kalın defteri getirdiğinde onu ellerimin arasına alıp gözlerimi kapadım. Elzem hak deferülü hak, elzem hak deferülü hak, elzem hak deferülü hak. Bu sözü 3 defa okuduktan sonra defteri dizlerimin üzerine koydum ve tüm enerjimi ona yönlendirdim. Defterin kapağı kendiliğinden açıldı. Sayfalarının hışırtısından başka odada çıt çıkmıyordu. Kendiliğinden değişen sayfaların arasında yayılan pis bir koku midemi bulandırsa da sabırla bekledim.
ve nihayet yapacağım büyü karşımdaydı. Babam en ince ayrıntısına kadar nasıl yapılacağını, olası ters durumlarda neler yapılması gerektiğini kısaca her şeyi düşünüp yazmıştı. Eksik olan malzemeleri boş bir kağıda yazıp Zilan'a verdim ve dünya saatiyle yarın gece yarısı burada olmasını söyledim. Zilan ücretini vermek istese de kabul etmeyip almadım ve onu uğurladıktan sonra Mustafa Hoca ve Zebran ile baş başa kaldım. Mustafa Hoca'ya karşı kinim de nefretim de ilk günkü gibi duruyordu. Beni kandırmıştı. Yalan söyleyip oyuna getirmişti. Onu ömrüm boyunca affetmeyecektim. Ben yalnız kalmak istiyorum diyerek evden çıktım. Ve hemen yanımızdaki 2 katlı evin tahta kapısını hiç zorlanmadan açıp girdim. İçerisi çok soğuktu ve çürümüş tahta küf kokuyordu. Rutubet evin her yerini bir zehirli sarmaşık gibi sarmıştı. Ben içeriye girer girmez kendiliğinden duvarda asılı olan ve yanmaya başlayan mumlar sayesinde zor da olsa önümü görebiliyordum. Sağlam olmadığı her halinden belli olan merdivenlere çıkmaya başladığımda kulağıma gelen gacırtı sesleriyle korku filminin içindeymişim gibi hissine kapılmama sebep oluyordu. Yukarı kata çıktığımda siyah renkli olan ahşap kapının kulpunu çevirip içeriye girdiğimde gördüklerimle şok olmuştum. Odanın içi tamamen değişmişti. Duvarlar gri renge boyanmış, yatak ve nevresim takımı, dolap yenilenmiş, hatta makyaj masası ve ahşap bir sandalye bile konulmuştu. Küçük bir kitaplığın dışında rahat olduğu her halinden belli olan koltuk beni kendine çağırıyordu. Tüm bunların nasıl olduğunu düşünürken duyduğum sesle arkama döndüm. Zebran hala ateş ocağın bedenindeydi ve bana doğru birkaç adım atıp tam yanımda durdu. "Senin için yaptım, beğendin mi? Belki biraz olsun kendini evinde hissedersin" diye. Zebran'a ne olmuştu böyle? Sanki bana zorla sahip olan hüddamlığı kabul etmem için işkenceler yapan ve beni ailem ile tehdit eden kendisi değilmiş gibi birden iyilik meleği kesilmişti. Bugün gelen falcı kadın Zebra'nın planının bir parçası olabilir mi diye içimden düşünürken gözlerimi ondan kaçırmaya devam ediyordum. "Teşekkür ederim Zebran. İzin verirsen yalnız kalmak istiyorum. Bugün çok yoruldum, dinleneceğim." Zebran ısrarla sürdürdüğü savaşını kazanıp o alev kırmızısı gözlerini gözlerimle buluşturdu. "Seni istiyorum Ebrar, hem de şimdi." Gözlerinde gördüğüm parıltılar içten içe beni korkutsa da sakin kalmaya çalıştım. Bana yine aynı kabusu yaşatamazdı, bunu yapamazdı. Üzerine doğru yürürken ondan birkaç adım uzaklaştım ve başımı hayır der gibi sallayıp onu durdurmaya çalışsam da olmadı, yapamadım. Beni kollarının arasına alıp dudaklarımdan öpmeye başladı. Öperken söylediği sözleriyle resmen beynim uyuşmuştu. "Sen de beni istiyorsun, biliyorum. Midem bulanıyor. Kendimden nefret ediyordum ama oyunumu sürdürmek zorundaydım. Zebran, korkuyorum." Sesim bedenimin her zerresi gibi titrerken Zebran beni kucağına alıp yatağa yatırdı ve üzerime uzanıp başını boynuma gömdü. Gözlerimden akan yaşla onun bedeninde buhar olurken bir daha onun oldum. Bedenimin her yerinde hüküm sürdü. İzlerini bıraktı. Midem bulansa da aklımdaki düşünceleri def edip numarama devam ettim. Kendimden nefret ediyordum, iğreniyordum. Tiksiniyordum ama yapmak zorundaydım. Yan yana yattığımız yatakta ona sırtımı dönmüş ağlayarak uykuya dalarken bile elleri bedenimde hüküm sürmeye devam etti. Aklımda falcı kadının sözleri ve Zilan. Kalbimde biraz önce yaşadığım kabus dolu anların acısıyla uyuyakaldım. Gözlerimi açtığımda kendi evimde odadaydım. Yatağımdan hızla kalkıp bornozumu yanıma alarak banyoya girdim. Ve 1 saate yakın yıkanıp kendimi onun izlerinden arındırmaya çalışsam da olmadı. Bedenimde bıraktığı izleri kapatacak şeyler giyinip hazırlandım. Ve çantalarımı yanıma alarak kahvaltı yapan annemin ve kardeşimin yanına indim. Onlara hiçbir şey anlatmamak, her şey yolundaymış gibi davranmak çok zor olsa da yapmak zorundaydım. Onlarla sohbet edip iştahım olmasa da birkaç lokma kahvaltı yaptıktan sonra derse geç kalacağım bahanesiyle eşyalarımı alıp evden çıktım. Çantaları yan koltuğa atıp arabayı son gaz çalıştırıp evden uzaklaştım. Sahil yoluna saptığımda son anda karar verip arabayı uygun bir yere park edip sadece telefonumu, kulaklığımı ve araba anahtarımı yanıma alarak arabadan indim. Ve sahil boyunca kulaklıklarımı takıp son ses müzik eşliğinde yürüyüş yapmaya başladım. Denizin kokusu, havanın güzelliği az da olsa ruhuma iyi gelmişti. Zebran'a oynadığım oyun her ne kadar beni zorlasa da pes etmeyecektim. Sonuna kadar direnecek ve devam edecektim. Dün karşılaştığım falcı kadın yine aklıma gelmişti. Zebran'ın bir oyunu olduğuna emin olsam da artık herkesten her şeyi bekliyor olduğum için temkinli olmaya karar verdim. Babam bana hayatımın en acı hayat dersini ölürken vermişti. Artık hayatımın asla eskisi gibi olamayacağını içten içe hissetsem de kaderimi kendi ellerimle yeniden yazmak için savaşıyordum işte. Dinlenmek için bir banka oturduğumda Damla'yı aradım ama telefonu açmadı. WhatsApp'tan mesaj attım ama iletilmedi. İçimde oluşan korkuyla annesinin numarasını rehberden bulup sakin kalmaya çalışarak aradığımda birkaç çalışın ardından telefon açıldı ve Gülben teyzenin sesi kulaklarıma ulaştı. "Kızım, biz konaktaki hastanedeyiz." "Ne? Gülben teyze ne oldu?" Gülben teyze konuşamıyor, sadece ağlıyordu.
İçimde oluşan korku ve panik gitgide artarken titreyen bedenime inat telefonumu kapatıp hızla arabama doğru koşup nefes nefese son gazla Gülben teyzenin dediği hastaneye doğru sürmeye başladım. Ne olur sana bir şey olmasın Damla. Ne olur hayatta olmuş ol. Ne olur bırakma beni. Gözlerimden akan yaşlar görüşümü bulanıklaştırsa da hızımı hiç azaltmadan hastaneye doğru sürdüm. Ve ilk bulduğum yere park edip hastanenin acil girişine koşarak girdim. Gülben teyzeyi bir köşede ağlarken bulduğumda hemen gidip ona sıkıca sarıldım. O da benden güç almak ister gibi bana sıkıca sarıldı. Gülben teyze ne oldu Damla'ya? Durumu iyi mi? Yanına oturduktan sonra ellerini ellerimin arasına aldı. Dün akşam birlikte televizyon izlerken aniden ateşi yükseldi. Anlamadığım dilde bir şeyler mırıldanmaya başladı. Sonra bedeni kızarıp yanmaya ve dumanlar çıkmaya başladı. Ne yaptıysam yanmasına engel olamadım. Ambulansı aradım. Dün geceden beridir buradayız. Doktorlar hala ateşini düşürmeye çalışıyor. Durumu ağır. Kanı içinde kaynamış damarları. İç organları eriyip kızarmış. Sırtında bir şeyler yazıyor dedi doktorlar ama hangi dil olduğunu anlamamışlar. Duyduklarımla şok olurken vicdan azabıyla yanıp kavrulan iç sesim hiç durmadan beni suçluyordu. Ben eğer ona başımdan geçenleri, Zevra'nın ve babamın bana yaptıklarını anlatmasaydım belki de başına bunlar gelmeyecekti. Gözyaşlarımı silip ayağa kalktım ve acilden çıkan doktorlardan birine durumu anlatıp arkadaşımı görmek istediğimi, sırtındaki yazıya bakmak istediğimi söyledim. Doktor ile acile girdiğimizde hemşirenin verdiği önlük, bone, maske ve eldiveni giyip Damla'nın yattığı bölüme gittik. Çırılçıplak soğutulan bir yatağın üzerine yatırılmış, soğuk buhar veren aletlerle bedeni soğutulmaya çalışılıyordu. Bütün bedeninde kanlı açık yaralar oluşmuştu. Ne kadar acı çektiğini tahmin etmek bile istemiyordum. Yavaşça ona yaklaştığımda iki hasta bakıcı yanımıza gelip onu sol kolumdan ve bacağından dikkatlice tutup yan tarafına çevirdiğinde keskin bir aletle yazılan İbranice yazıyı okuduğumda gözüm karardı. Sanki her yer ayaklarının altından kayıyordu. Bu sırrı başkalarına söyleme diye yazıyordu. Bunu onlar yapmıştı ve ben bunun hesabını soracaktım. Kimseye hiçbir şey demeden üzerindekileri çıkarıp resmen yere fırlattım ve koşarak acilden çıktım. Kimsenin göremeyeceği bir yere gidip uzandım ve gözlerimi kapayıp köye gitmem için gereken kapıyı hayal edip içeriye girdim. Dolunay yine kızıla bulanmış, her yer kıpkırmızı gözüküyordu. Zebran, Günas, çıkın karşıma, bana hesap vereceksiniz. Köyün girişindeki cinler etrafımı çevrerken Günas yüzündeki sinsi gülümsemeyle karşımda belirdi. Sonunda yeniden karşılaştık Ebrar. Ne o çok sinirli gördüm seni, yoksa arkadaşına yaptıklarımı öğrendin mi? Bu sözleriyle kendimi kaybedip üzerine atıldım ve onu yere serdim. Kollarını başımın iki yanına getirdiğimde aniden ortadan kayboldu. Nereye gittiğini anlamaya çalışırken saçlarımdan tutup beni yere düşürdü ve bu defa o üzerime çıktı. Damlaya işkence çektirirken o kadar keyif aldım ki anlatamam. Kanının o lezzetli kokusunu, acı dolu çığlıklarını unutamıyorum. Ateş saçan gözleriyle gözlerime bakarken keyif alır gibi söylediği sözleriyle benim için her şey sona ermiş, zaman resmen durmuştu. Bize oynadığın oyunun bedelini ödeyeceksin Ebrar. Ah, haberin yok değil mi? Zebran annem ve kardeşinin yanında. Onlara çok yazık olacak. Hiçbir kötülük cezasız kalmazdı. Annem bana böyle öğretmişti. Ve şimdi ben de günahsız cezasını kesecek, yaptıklarının bedelini ödetecektim. Mustafa Hoca'nın evindeydik. Bizi zorla buraya getirmişti. Gözlerimdeki kıvılcımlar siyaha dönen gözlerini aydınlatırken onu saçından çekip yeniden duvara yapıştırdım. Ve yine ellerimin arasında duman olup kayboldu. Hızla arkama döndüğümde onu karşımda buldum. Günas, bana yaptıklarının hesabını vereceksin. Günas karşımda kahkaha atarken onu yeniden kolundan tuttum ama bu defa bırakmaya niyetim yoktu. Köle yüzü Kermin. Bu sözümle onu yere sabitlerken üzerine çıktım. Elim bedenine değdiği sürece asla kaçamazdı. Bana hesap vereceksin Günas. Murat ve Damla'ya yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Gözlerinde gördüğüm korkuyla zaferimin tadını çıkarmaya başlarken Günas kulaklarımı sağır edecek bir kahkaha attı. Ah Ebrar, o kadar salaksın ki Murat diye biri yok, anlamıyor musun? Ne saçmalıyorsun sen? Bu da yeni yalanlarından biri mi? Söylediği hiçbir şey ona olan öfkemi dindiremezdi. Yaptıklarını haklı çıkaramazdı. Ve bugün o odadan biri ölü olarak çıkacaksa bu kişi de ben olmayacaktım. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Murat aslında kim bilmiyor musun? Bence tahmin etmen çok da zor olmamalı. Söyledikleriyle sinirden gözüm dönmeye başlasa da sakin kalmaya çalıştım. Onun dediği hiçbir şeye inanmayacaktım. Murat'ın aslında Zebran olduğunu biliyor muydun? Sen tam bir kaltaksın. Bunca yaptığın şeyden sonra hala bana yalan söylüyorsun. Seni geberteceğim. Çünkü sen artık bunu hak ediyorsun. Gözlerimi kapayıp Günas'ı yakmak için dua okumaya başlayacağım esnada Mustafa Hoca beni belimden tutup Günas'ın üzerinden zorla kaldırdı. Ne yapıyorsun sen kızım? Kabilendeki cini yakarak öldüremezsin. Bunun çok büyük bedelleri var. Mustafa Hoca beni başka bir odaya götürüp kapıyı kilitledikten sonra tam karşıma geçti. Yaptıklarına daha fazla dayanamıyorum artık yeter.
O Zebran'a çok düşkün. Seni ondan kıskanıyor, anlamıyor musun? Hüddamları olduğun için sana bir şey yapamıyor ve sevdiklerine zarar veriyor. Yeter artık, bana onu savunduğunuz sürece ondan bir farkınız yok benim gözümde. Mustafa Hoca benim kolumdan tutmaya çalışsa da buna izin vermedim. En başından beridir her şeyi biliyordunuz. Buna rağmen bana oyun oynadınız. Şimdi de bir oyun oynayıp oynamadığınızı nereden bileceğim? Size asla güvenmiyorum ve güvenmeyeceğim de. Şimdi beni rahat bırakın. Zebran yeniden üzerime atlayacakmış gibi gözlerimin içine öfke ve kin ile bakarken Mustafa Hoca onu da zorla ikna edip yanına alarak odadan çıktı. Sırtımı duvara yasladım ve derin bir nefes aldım. Gözümden akan bir yaş elimin üzerine sanki beni teselli etmek istiyormuş gibi düşerken iş çektim. Tüm bu olanlar artık sinirlerimi de tahammüllerimi de zorluyordu. Kaldıramıyordum. Burada daha fazla durmak istemediğim için hızla ayağa kalktım ve kapıyı çarparak odadan çıktım. Mustafa Hoca her ne kadar beni durdurmaya çalışsa da durmadım. Tüm itirazlarına rağmen evden çıkıp birkaç adım atmıştım ki birden karşıma o belirdi. Zebran ve bu defa kendi bedeniyle. Ondan da olduğu biçimden de korkmuyordum. İçimdeki öfke ve sinir korkumu çoktan alt etmişti bile. Bana doğru gelip uzun tırnak grimsi elleriyle yüzümü iki yanından tutup gözlerinin içine baktı. Ne oluyor burada? Sen iyi misin? Yunus'un yaptığı her şeyi ona anlatacaktım. Cezasını belki ben veremezdim ama Zebran verebilirdi. Seninle önemli bir konuda görüşmemiz gerekiyor Zebran. Eve gidelim. Zebra'nın gözlerinde gördüğüm ışıltının sebebini anlamasam da bileklerimden tutarak onu kendimden uzaklaştırdım ve eve doğru yürümeye başladım. Yatak odasına geldiğimde artık dizlerimin titremesine engel olamadığım için hemen yatağa oturdum. Zebran ise karşımda ayakta durmuş bana bakıyordu. Aileme bir şey yaptın mı? Ona önce cevabını duymaktan deli gibi korktuğum bu soruyu sormuştum. Şayet anneme ya da kardeşime bir şey yaptıysa kendimi öldürür, ona en büyük cezayı böyle verirdim. Bunu asla yapmam. Baban ölmeden sizi bana emanet etmişken hem de asla. Sözleriyle içim az da olsa rahatlasa da onun sözlerine de güvenmiyordum. Peki Günas bana o zaman neden saçma sapan şeyler söyledi? Benimle derdi ne? Günas sana ne söyledi Ebrar? Hiçbir şey anlamıyorum. Zebra'na her şeyi en başından anlattım. Günas'ın bana olan tavırlarını, Mustafa Hoca'nın sözlerini, her şeyi. Anlattıklarımı bitirdiğimde Zebra'nın gözlerinde gördüğüm kıvılcımlar her şeyin istediğim gibi gittiğinin habercisiydi. Senin aileme zarar verme ihtimalin bile beni kahretti. Bunu yapmadığına inandırdım kendime. Annem, kardeşim onlar benim her şeyim. Onlara bir şey olursa ben de ölürüm. Yemin ederim kendimi öldürürüm Zebran. Bunu sakın unutma. Zebran yanıma oturup beni kollarının arasına aldı. Grimsi bedeni ve yılan derisi gibi nemli derisinden midem bulansa da katlanmaya çalıştım. Ben de kollarımı bedenine sardığımda Zebra'nın sırtından çıkan bir yılanla göz göze geldim. Çığlık atarak ondan uzaklaştığımda Zebran hızla yanımdan kalkıp odadan dışarıya çıktı ve Ateş Hoca'nın bedeninde odaya hemen geri gelip beni sakinleştirmeye çalıştı. Derin bir nefes alıp sakin nefesler almaya çalışırken Zebran aniden dudaklarını dudaklarımda birleştirdi ve üzerime çıkıp beni kendiyle yatak arasında sıkıştırdı. Gözlerinde gördüğüm istek, tutku ve arzuyla beni yeniden öperken elleri bedenimde arsızca dolaşmaya başladı. Sana söz veriyorum Ebrar. Yunus'un cezasını kendi ellerimle vereceğim. Seni asla benden ayıramayacak. Buna izin vermem. Ve bu defa tutku ve arzuyla birleştirdi bedenlerimizi. Bu oyun benim için tehlikeli bir hal almaya başlasa da artık hiçbir şey görmüyordu gözüm. Bedenimi istiyordu. Alabilirdi. Ruhumu zaten bu intikam oyununa satmıştım. Ne olursa olsun Zebra'nı yanımda tutmalıydım. Çünkü Zebran, Mustafa Hoca ve Günas'ı yenebilmemin tek anahtarıydı. Zebran Günas'ı yanıma alıp giderken ben ve Mustafa Hoca da salonda karşı karşıya oturmuş Zila'nın gelmesini bekliyorduk. Gerekli ana malzemeleri salonun ortasına yerleştirmiştik. Kitaptan ezberlediğim büyüyü ve neler yapacağımı kendi kendime tekrar ederken içimde garip bir korku vardı. Hayatımda ilk defa büyü yapacaktım. Büyünün İslam dininde günah olduğunu biliyordum. İçimdeki en büyük korkuların sebebi de buydu. Allah'ım biliyorum, hiçbir zaman sana layık bir kul olamadım. Ama sen beni bugün işleyeceğim günahın nedeniyle affet. Bana bir çıkış yolu göster ne olur. Dayanamıyorum artık bu olanlara. İçimden bu duayı ederken evin kapısının çalınmasıyla Mustafa Hoca kapıya bakmak için odadan çıktı. Kendimi bir an büyük bir boşluktaymışım gibi hissettim. Yapayalnız ve çaresiz gibi. Ve birden bedenim uyuşmaya başladı. Başım dönüyor, midem bulanıyordu. Görüşüm bulanıklaşırken beynimin içinde kalın ve cızırtılı bir ses bedenime hükmetti. Bu günaha girme Ebrar. Bir daha geri dönüşü olmaz. Sen kimsin diye korkuyla sorduğum sorunun cevabı gecikmedi. Müslüman cin kabilelerinin en güçlü ve hepsini hükmeden Ehvur kabilesinin padişahım. Bu günaha girme. Bu büyüyü yapma. Seni uyarılmak için görevlendirildim. Zebran'ı ikna et ve bize katılın. Zebran özellikle Mustafa Hoca onu öğrenirse her şey daha da kötüleşir yapamam. Babam, ailem, beni seven insanlar için burada kalmak ve ne isterlerse yapmak zorundayım. Zebran ve seni büyük bir felaket bekliyor.
Bize katılmanız son şansınız olacak. İyi düşün. Bir ay sonra ayın bugünü yanına geleceğim. Umarım o gün felaketini seçmiş olmazsın. Ses birden bedenimi terk ederken kanter içinde kalmıştım. Sanki tüm gücüm yitip bitmişti. Neler oluyordu böyle? Zevran ve beni neler bekliyordu? O falcı kadın da buna benzer şeyler söylemişti. Bu gelen cin doğam karşılığında mı gelmişti? Hiçbir şey anlamıyorum. Kafam karman çorman olmuştu. Ben nasıl bir oyunun içindeydim böyle? Sinan ve Mustafa Hoca'nın sesi gitgide yaklaşıyorken telaşla elimle yüzümdeki ve alnımdaki teri silip oturuşumu düzelttim. Onlara hiçbir şey belli etmemem gerekiyordu. Odaya ilk giren Zilan oldu. Ardından da Mustafa Hoca girip kapıyı kapattı. Tedirgin ve korku dolu bakışlarıyla bana bakan Zilan, önceki gün istediklerimi getirmiş, siyah küçük bir çantayı bana uzatıyordu. Mustafa Hoca'nın elinde de siyah büyükçe bir tavuk vardı. Kendinden emin bir şekilde durmaya çalışarak poşeti elinden alıp elimle yer gösterdim. Hoş geldin Zilan. Buyur otur. Zilan'ın aldıklarını çıkarıp önümdeki büyük siniye koymaya başladım. Poşetlerin ve kavanozların içinden gelen kokular bile midemi bulandırmaya yetiyorken büyüyü nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. Zilan tam karşıma otururken Mustafa Hoca da tabağa bir şeyler okuyarak Zilan'ın biraz uzağına çaprazıma oturmuş dikkatlice beni izliyordu. Sanki yapıp yapmayacağımdan endişeli gibiydi. Her şey hazır olduğunda biraz önce beni ziyarete gelen Müslüman cinin söylediklerini aklımdan çıkarmaya çalışarak Mustafa Hoca'ya baktım. Bir bahaneyle belki onu buradan çıkarabilirdim. Mustafa Hoca, orada senin değil Zebra'nın olması gerekiyor. O yok ve yerine ben refakat ediyorum. Ben tam ona karşılık vereceğim esnada odada Zebran belirdi. Zafer dolu bir bakışıyla Mustafa Hoca'ya baktım. Zebran geldiğine göre artık sen gidebilirsin. Mustafa Hoca bana ters bakışlar atıp odadan çıkarken Sinan korku dolu gözlerle etrafını süzüyordu. Zebran'ı bir tek ben görebiliyordum ve Sinan'a bunu söylemem gerekiyordu. Zilan, bu odada senden ve benden başka bir bana yardım eden cinim var. Zebran. Korkmana gerek yok. Büyüyü yaparken bize yardım edecek. Zilan'ın yüzündeki korku bana çok tanıdık gelmişti. İlk günlerde ben de onun gibiydim. Nasıl da çaresizce çırpınıyordum. Zebran yanıma gelip diz çöktüğünde sanki beni anlamış gibi elini omzuma koydu. Bu büyüyü içine girip ben yapabilirim. Ama benim yapmam gerekmiyor mu? Baban ile de birçok kez bunu yaptık. Büyüyü yine görünüşte sen yapacaksın ama bedeninde ben olacağım. Ve sana hüküm edeceğim. Gereken her şeyi sana ben yaptıracağım, okutacağım. Yani esasında ben yapmış olacağım. Zebran sözlerini bitirir bitirmez ellerini kalbimin üzerine koyup birden buhar olup burun deliklerinden içeri girdi. Aniden gözüm karardı ve nefes almakta zorlansam da Zilan'ı korkutmamak için kendimi toparlamaya çalıştım. Ebrar, iyi misin? İyiyim. Hazır mısın? İçimdeki korku gitgide artarken bedenim gitgide daha da çok titremeye başladı. İyi değildim. Hiçbir zaman olmayacak bunda. Gözümden akan bir damla yaşı silerken Zebran içinden çıkıp karşımdan endişeli bakışlarla bana bakarken Zilan'a dönüp önemli bir işim olduğunu, dışarıya çıkması gerektiğini söyledim. Odadan çıkıp bizi yalnız bıraktığında Zebran önümde diz çöküp elleriyle yüzümü tutup gözlerimin içine endişeyle baktı. O an içimden geçen bir hisle ona sımsıkı sarıldım. Sanki bana yardım edebilecek, beni anlayabilecek tek oymuş gibi. Gözümden akan yaşlar bedenimde yok olurken kollarıyla bedenimi sarıp beni kendine daha da çok çekti. Belki birazdan söyleyeceklerim hoşuna gitmeyecekti ama daha fazla içimde tutamayacaktım. Zevran, bana yardım et ne olur. Büyüyü yapmak istemiyorum. Bunca zaman ne dediysen yaptım. Ama bunu yapamam. Bu çok tuhaf şeyler oluyor. Sana anlatmam gereken ve elimi kolumu bağlayan birçok şey. Ne olur götür beni buradan. Yalvarırım ne olur. Zevran beni kendinden uzaklaştırdı. Yüzünde gördüğüm duygusuz ifadeyle anlamıştım kabul etmeyeceğini. Hıçkırıklarım kalbine kurşun gibi saplanırken Zilan kapıyı çalıp gelip gelemeyeceğini sordu. Bakışlarımı kapıdan Zebran'a çevirdiğimde artık her şey onun elindeydi. Canı istersen büyük günahlardan biriyle cezalandırabilirdi. Vereceğiniz ufacık bir karar, kaderinizin tamamıyla değişmesine sebep olabilir. Sizi bambaşka bir insan haline getirebilir. Ve işinin en acı yanıysa asla ama asla geri dönüş olmaması. Saniyeler geçerken artık tarafımı seçmem ve kararımı vermem gerekiyordu. Sağımdaki ve solumdaki melekler büyük bir savaşa girmiş, beni kendi saflarına çekmeye çalışırken Zebran hiçbir şey söylemeden gözlerimin içine bakmaya devam etti. Acı da olsa bakışlarından anlamıştım. Kaderimi yine kendi ellerimle çizmemi istiyordu. Ama bu defa bir farkı vardı. Benimle birlikte sevdiğim herkesin kaderi değişecekti. Vereceğim kararın beni kanla yazılmış bir lanetin kucağına atacağını öğrendiğimde ise her şey çok geç olacaktı. Ona doğru bir adım daha attım ve aramızdaki mesafeyi kapattım. Kendi bedenindeydi. Her yerinden kurtçuklar ve küçük yılanlar çıkıyor, bedenindeki açık yaralardan zift gibi kanlar sızıyordu ve çok kötü kokuyordu. Ne ara olduğunu ben de anlamamıştım ama ona alışmıştım. Kokusu eskisi kadar midemi bulandırmıyor ve dış görünüşü o kadar korkutmuyordu. Sağ elimi kaldırıp yılan derisi gibi kaygan olan yüzünü avucumun arasına aldım.
Gözümden akan bir damla yaş yanağımdan süzülürken gözlerinde yüzümün yansımasını görüyordum. Zebran, sana yalvarıyorum. Ne olur beni bu günaha sokma. Babam beni hiç düşünmeden kendi çıkarları uğruna kurban etti. Ne olur sen de bunu bana yapma. Tamam, dininin görevlerini yerine getiren dört dörtlük biri olmadım ama bu çok daha fazla. Tahminimden de çok korkuyorum ve bana bir tek sen yardım edebilirsin. Uzun tırnaklı eliyle belimi kavradı ve beni kendine doğru çekti ama sessizliğini hala koruyordu. Zila'nın kapıyı vurup yeniden adımı seslenmesiyle korkuyla yutkundum. Gözlerimi önce kapıya ardından Zebran'a çevirdiğimde kapkara olan dudaklarımı alnına bastırdı. Şimdi seni bayıltıp evimize götüreceğim ve buraya geri gelip senin kılığına girerek büyüyü ben yapacağım. Bunun için sadece bana yetki vermen gerekiyor. Şimdi sana söylediklerimi tekrarla. İnanamaz gözlerle ona bakarken başımı tamam anlamında aşağı yukarı sallarken Zebran sol elimi sol göğsünün üzerine koydu. Hakül yetkiman ül Zebran. Titreyen dudaklarıma ve çıkmamaya yemin etmiş sesime rağmen kendimi zorladım ve Zebran'ın söylediği kelimeleri söyledim. Bedenimdeki bir enerjinin elimden Zebra'nın bedenine aktığını hissettim. Kısa bir uyuşma hissinden sonra Zebran ile gözümü kapatıp ben daha hiçbir şey söylemeden beni kucağına aldı. Ve birkaç saniye sonra bilincimi yirmeme rağmen havada süzüldüğümü hissettim. Zebran evdeki herkesin gözlerini mühürleyip beni görmemelerini sağlayarak evden çıkardı. Ve bizden başka kimsenin giremediği güvenli eve götürüp yatak odasındaki yatağın üzerine oturttu. Elleriyle yüzümü kavrayıp o kıpkırmızı gözleriyle gözlerimin içine baktı. Senin için her şeyi yaparım Ebrar. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Yüzünü yüzüme yaklaştırıp dudaklarını dudaklarımla birleştirip beni büyük bir arzuyla öptükten sonra hiçbir şey demeden duman formuna bürünüp odadan gitti. Yatağa uzanıp örtüyü üzerime çekip gözlerimi kapadım ve Zebra'nın neler yaptığını görmek için zihnimi ve ruhumu ona yönlendirdim. Benim kılığıma girip ters olan ayaklarını oturduğum yere oturarak örtünün altına saklayıp Zilan'ı odaya çağırdı. Zilan büyük bir korkuyla içeri girip Zebra'nın karşısındaki mindere oturdu. Gözlerinde gördüğüm acı ve intikam alma duygusunu çok iyi tanıyordum ve çok iyi anlıyordum. İnsan sevdiği tarafından ihanete uğradığında karşındakini ne kadar severse sevsin en az kendisi kadar acı çekmesini istiyordu. Peki ya gerçek aşk gerçekten bu muydu? Zebran gerekli uyarıları yaptıktan sonra ilk önce Kur'an-ı Kerim'i oturduğu minderin altına koydu. İki sarı kağıda Zila'nın kocasının ve kumasının bilgilerini yazdı. Ardından eşyalarını su dolu bir kazanın içine ezanı tersten okuyarak atıp ocağın altına açtı. Su yavaş yavaş kaynamaya başlarken Zebran büyü yapılacak olan kadının kanlı bedeni ve Zila'nın kocasının kıllarını kazana attı. Su kırmızı renge bulanırken ellerinin arasına aldığı çaresizce çırpınan siyah tavuğu havaya kaldırıp adak adaması için gereken sözleri söyleyip aniden tavuğun kafasını tutup kırdı. Zilan küçük bir çığlık atsa da olanları sessizce izlemeye devam ediyordu. Eline aldığı tılsımlı bıçak ile tavuğun kafasından başlayıp ortadan ikiye yaracak şekilde kesip karından kazana akıtıp kafasını kazanın içine attı ve elini bedeninin içine daldırıp organlarını avuçlayıp dışarı çıkardı. Bıçakla organlarını kestikten sonra onları da kazanın içine atıp geri kalan bedeninin üzerine tılsımlar yazılı siyah beyaz çantanın içine koydu. Ardından daha canlı olan sümüklü böceği, hamam böceği, akrebi, yavru yılanı, salyangozu büyük taş havanın içine koyup büyülü sözleri okuyarak ezmeye başladı. Havanın için kanlı böcek lapasıyla kaplanırken lapayı alıp kazanın içine döktü. Kur'an-ı Kerim ayetlerini tersten okumaya başladıktan sonra ayetlerin arasında Zila'nın kocasının ve kumasının ismini söyleyip kendisinin onlara musallat olması için niyetini diledi. Uzun beyaz bir kumaşa tılsımlar ve büyünün etkili olması için dualar yazarken bir yandan da kazandaki karışımı karıştırıyordu. Yazma işlemi bittikten sonra önündeki samanı doldurarak yapılmış bebeği sırt sırta gelecek şekilde ortalarına siyah bir sabun koyarak büyüyü yazdığı kumaşta 13 tur sardı ve sağlam bir düğüm attı. Eline aldığı her iğneyi artık içindeki iğrenç suyu kaynayan kazana daldırıp tersten okuduğu ayetlere sabuna batırmaya başladı. Bu işlemi iğneleri bebeklerin bedenine saplayarak yaptı ve bebekleri kazana attı. Su kaynasa da sabunun erimemesine şaşırsam da Zebra'nın yüzündeki en ufak bir şaşırma belirtisi yoktu. Birkaç dakika sonra bebekleri sudan çıkardığında kupkuru bir haldeydiler. Onları da ölü tavuk bedeninin yanına siyah bez çantanın içine koyduktan sonra üzerine tılsımlı yazılar olan büyük bir cam şişeye ustalıkla bir damla bile dökmeden kazandaki kaynayan suyu döküp kalan küçük bir kısmını bardağa koydu. Şişenin ağzını tılsımlı sözlerle bağladıktan sonra nihayetinde kendisini korku dolu gözlerle izleyen Zilan'a döndü ve bardağı ona uzattı. Büyüyü yaptım. Şimdi bu suyu iç ve akşam yatsı ezanından sonra mezarlığa gidip kağıda yazacağın sözleri okuyarak tavuğu ve büyüyü gömmek için büyükçe bir çukur kaz.
Şişenin içindeki suyu pislikleriyle siyah çantanın üzerine döküp toprakla sıkıca üstünü ört ve hızla oradan uzaklaş. Sakın ama sakın arkanı dönme, yoksa büyü seni etkisi altına alır. Zilan titreyen elleriyle bardağı eline alıp içinde pislik olan kırmızı suyu midesi bulana bulana içerken dayanamayıp yatakta doğurup kusmaya başladım. Midemde ne varsa dışarı çıkarken Zilan'ın yerinde olmadığım için şükrediyordum. Biraz olsun kendime geldiğimde banyoda bulduğum eski bir bez ile kustuğum yeri temizleyip çeşmeyi açıp soğuk suyla ağzımı çalkalayıp elimi yüzümü yıkadım ve kendime gelmek için odadaki camı açıp temiz havayı içime çektim. Arkamda hissettiğim sıcaklık ve bedenimde hissettiğim eller ile Zebra'nın geldiğini anlamıştım. Arkama döndüğümde onu yine Ateş Hoca'nın bedeninde buldum. Bana büyük bir tutkuyla bakarken elimden tutup beni yatağa doğru götürdü ve kucağına oturttu. Gözlerinde gördüğüm duygu geçişleri ruhumu yorarken tüm bu duyguların tek bir anlamı olduğunu hissettim. Zebra beni gerçekten seviyordu. Ve yaptığı bu fedakarlık ile bunu bana kanıtlamıştı, fakat evlendiğimiz gün ve öncesinde bana yaptıklarını unutmam mümkün değildi. Ruhum iki parçaya ayrılmıştı. Bir yanım falcı kadının ve bana ziyarette bulunan Müslüman cin padişahının haklı olduğuna inanmamı ve bunu Zebra'nın söylemem gerektiğini bedenimde arsızca gezinmeye başlarken aniden durdu. Gözlerindeki kızıllık siyaha dönerken dudakları sert bir çizgi belirdi. İçimden bir siktir çekerken hızla kucağından kalkıp ondan uzaklaşmak için geri adımlar atsam da yolun sonuna geldiğimi sırtıma değen soğuk duvardan anlamıştım. Zevran hızla yataktan kalkıp hala Ateş Hoca'nın bedeninde olmaya devam ederek yanıma geldi ve kollarını başımın iki yanına koyarak beni kendiyle duvar arasına sıkıştırdı. Korku dolu bakışlarım yüzünün her zerresinde gezinse de bir daha gözlerine bakmaya cesaret edememiştim. Biraz önce hayatımın en büyük hatalarından birini yapmıştım. Biraz önce aklımdan geçen her şeyi gözlerinin içine bakarak düşünmüştüm ve artık her şeyi biliyordu. Gözlerimi Zebra'nın ateş saçan gözlerinden çeksem de artık her şey için çok geçti. Artık her şeyi öğrenmiştim. Bedenim korkunun esiri olmuştum. Titremelerimi bir türlü durduramıyordum. Zebra'nın bana ne yapacağını kestiremiyordum. Ondan korkuyor muydum? Bu soru aklımın kuytularında dolaşırken Zebra Ateş Hoca'nın bedeninden sıyrılıp esas bedenine büründü. Sol kolumu uzun tırnaklı pis eliyle tutup hiçbir şey söylemeden beni arkasından resmen sürüklemeye başladı. Bu suskunluğunun altında yatan felaketimin farkındaydım. Belki de en başta yapması gereken şeyi şimdi yapacaktı. Ne ben bir şey söyledim ne de o konuştu. Önce evden çıktık. Ardından evin patika yolundan yokuş yukarı çıkmaya başladık. Dolunay tüm heybetiyle bize yol gösterirken bizi gören cinler kaçışıyor, evlerinde olanlar gizlice bizi izliyorlardı. Bozuk yollardaki taşlara takılıp birkaç defa düşme tehlikesi geçirsem de umurumda olmadı. Geçiş kapısının önüne geldiğimizde duraksadık. Suskunluğunu koruyarak bir eliyle gözlerimi kapadı ve birkaç saniye sonra elimi gözlerimden çekti. Beni nereye getirdiğini bilmiyordum. Korkuyla gözlerimi açtığımda kendi odamda olduğumuzu gördüm. Zebran kolumu bırakıp odamın dört köşesine dokunarak tılsımlı sözler okumaya başladı. Hiçbir cinli varlık odaya giremeyecek ve dışarıdan bizi izleyemeyecekti. Bu neden yaptığını bilmiyordum ama ne olacaksa ikimizin arasında kalmasını istediğinin farkındaydım. Sessizce yatağıma oturup olacakları beklemeye başlarken Zebran işini bitirip Ateş Hoca'nın bedenine dönüşerek yanıma oturdu. Gözlerimin içine bak Ekderya. Uzun zaman sonra bana söylediği ilk cümle oldu. Sesinde ne bir kızgınlık ne de bir öfke kırıntısı vardı. İşte tam da bundan korkmalıydım. Çünkü gösterilmeyen öfke, sessizliğe bürünen hayal kırıklığı, intikamların en acısı, en büyüğü demekti. Sol gözümden akan yaşı silecek cesaretim bile yoktu. Zebran parmak uçlarıyla gözyaşlarımı yanağımdan silip iki eliyle yüzümü kavradı ve gözlerimin içine bakmaya başladı. Hiçbir şey senin suçun değil Ebrar. Sen sadece içine düştüğün bu bataktan kurtulmak istedin. Benden kurtulmak istedin. Seni anlıyorum ve seni suçlamıyorum. Dudaklarından dökülen sözcükler ile ne hissedeceğimi bilmezken, gerçekleri öğrendikten sonra bu kadar sakin ve anlayışlı olması kafamı karıştırmıştı. Bana oyun oynuyor olabilir miydi? Hayır Ebrar, sana oyun oynamıyorum. Aksine artık aramızda hiçbir sır ve oyun olmayacak. Gözlerinin ardından nereden geldiğini anlamadığım pis ve eskimiş bir bez çantası kucağına aldı ve gözleri yeniden gözlerimi buldu. Birazdan göreceklerine hazır olmanı ve dayanmanı istiyorum Ebrar. Titreyen göz kapaklarım ile çantayı göstererek ne var bunun içinde diye sordum. Cevabından ise ölesiye korkuyordum çünkü artık yaşadıklarımın bir sınırı yoktu. Babanın bana yapmış olduğu büyü. Gözlerimi korkuyla açarak kendimi ondan ve büyünün olduğu çantadan uzaklaştırdım. Benim de senden sakladığım sırlarım var Ebrar. Bu defa o gözlerini benden çekerek bakışlarını çantada sabitledi. Bu büyüyü baban Mustafa Hoca ile birlikte benim için yapmış. Ne diyorsun sen Zebran? Babam neden öyle bir şey yapsın? Sesim şaşkınlıktan ve şoktan o kadar az çıkmıştı ki ben bile kendimi zor duyuyordum.
Baban kendisini öldükten sonra senin hüddam olmanı istediği için sen hüddam olana kadar peşini bırakmayayım diye bana bağlama büyüsü yapmış ve şoktan açılan ağzımı elimle kapatırken Zebra nasıl gerçeği anlatmaya başladı. Ve ben büyünün etkisiyle senin hemen hüddam olabilmen için babanı öldürdüm. Sana yaptığım tüm kötülüklerin sebebi bu çantanın içinde. Babanın büyüde yazdığına göre bu büyüyü bir tek sen bozabilirsin. Gözlerimden akan yaşlar artık gözlerimi acıtmaya başlasa da dinmek bilmiyorlardı. Babamın yaptığı şeye inanmak istemiyordum. Zebra'nın onun katil olduğuna inanmak istemiyordum. Zebran çantanın ipini açtığında içinden kanla kaplı bir poşet çıkarıp yatağın üzerine serdi. Annemin özenle seçip aldığı yatak örtüsünü kana bularken poşetten gelen pis koku midemi bulandırıyordu. Zebran gözlerimin içine baktıktan sonra poşeti açmaya başladı. Gördüğüm görüntüyle boğazıma kadar gelen safranı kusmamak için kendimle savaşırken güçlü olmaya çalıştım. Oysa ki ruhum bir kar tanesi kadar güçsüzdü. Zebra'nın gözlerinde eriyecek kadar zayıftı. Poşetin içinde küçücük bedeni kanla kaplı bir bebek cenini vardı. Üzerinde iğneler batırılmış ve yazılar yazılmış saman kağıtları vardı. Kağıtları kan ile kaplı olması gerekirken hiçbir yerinde bir damla kan lekesi yoktu. Bebek 2 avucumun büyüklüğüne yakındı. Gözleri, dudakları, elleri ve ayakları oluşmuştu. Kısacası bedeni doğmak için hazırdı ama babam buna engel olmuştu. Asıl katil kimdi? Kendisine yapılan büyünün etkisiyle hüddamı öldüren Zebran mı? Yoksa emelleri uğruna daha anne karnında olan doğmamış bir bebeği öldüren ve yaşama hakkını elinden alan babam mı? Aklım ve vicdanım bu sorunun cevabını ararken Zebran poşeti bana doğru yaklaştırıp gözlerimin içine yeniden bakmaya başladı. Büyüyü bozmak için iğnelere takılı olan kağıtları alırken tılsımlı sözleri söylemen gerekiyor. Tüm iğneleri bebeğin bedeninden çıkardıktan sonra bebeğin karnını ikiye kesip içindeki cam küreyi yine tılsımlı sözleriyle yere atıp kıracaksın. Hepsi bu kadar mı? Evet. Ben o tılsımlı sözleri bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Zebran sol elini üçüncü gözümün üzerine koyup gözlerini kapatarak tılsımlı sözleri okumaya başladı. O okudukça güçlendiğimi hissediyordum. Tılsımlı sözler beynimi işgal ederken elini alnımdan çekti ve geriye doğru çekildi. Bebeği kokudan midem bulansa da önüme doğru çektim ve tılsımlı sözleri okumaya başlayarak iğneleri bebeğin bedeninden çekip katlanmış kağıtları açarken Zebran yine kendi bedenine bürünmüştü. El hekim künhelmün hüyünel bir kes. İğneleri bebeğin bedeninden çıkarıp tılsımlı sözleri okumaya devam ederken Zebran daha fazla dayanamayıp bedenini yatağıma bıraktı. El hekim künhelmün hüyünel bir kes. Bir iğneyi daha çıkarıp kağıda açtıktan sonra bakışlarımı korkuyla Zebran'a çevirdim. Ağzından, burnundan, gözlerinden ve kulaklarından akan zift gibi kanlar yatak örtüsü üzerinde bir araya geliyordu. Ona bir şey olmasından korksam da daha fazla duraksamadan iğneleri bebeğin bedeninden çıkarmaya devam ettim. Zebra'nın bedenindeki tüm kanlar yatak örtümünün üzerinde birleşip bir kaynar su gibi fokurdarken gözlerime iyileşen bakır takı tabağımı hızla boşaltıp kana benzeyen sıvıyı bakır tabağa aktardım ve son iğneyi de bebeğin bedeninden çıkardıktan sonra iğneleri ve açılan kağıtları bakır takı tabağımın içine attım. Zebra'nın bedeninden dumanlar çıkmaya başlarken attığı çığlıklar kalbimi paramparça ediyordu. Kendimi sakinleştirmeye ve ona hiçbir şey olmayacağına dair ikna etmeye çalışırken makyaj masasının üzerindeki törpümü alıp tılsımlı sözleri söyleyerek bebeğin karnını ikiye yardım. Zidharük bebehilha. Bebeğin içinden çıkardığım avucumun içi büyüklüğündeki cam kürenin içinde yanan ateş daha da harlanıp yanmaya başlarken hiç düşünmeden cam küreyi yere atıp kırdım ve ateş geçtiği yerleri küre çevirerek kendi kendine bakır takı kasemin içine girdi. Kasenin içindeki tüm kağıtlar alev alıp yanarken Zebra'nın içinde kalan tüm katran sıvılar da kasenin içine doldu ve büyük bir ateşle yanıp yok oldu. Kasenin içinde kalan külleri bebeğin üzerine döktükten sonra bebek önce küle döndü ve ardından yok oldu. Alnımdan akan terleri elimin tersiyle silerken yatağımda baygın halde yatan Zebra'nın yanına gidip ağlayarak başını göğsüne yasladım. Geçmişti, bitmişti ve her şeyi daha da iyi anlamıştım. Asıl düşmanımın kanı damarlarımda dolanıyordu. Babam. Beni kendi amaçları uğruna kurban etmişti. Asıl suçlu Zebran değil, babamdı. Başımı yastığıma koyup Zebra'nın hareketsiz bedenini bedenime yasladım. Başını göğsüme koyup sarıldım ve gözlerimi kapadım. Ne kadar süre bu halde kaldık bilmiyorum. Üzerimdeki kıvırdanış bir gözlerimi hızla açtığımda Zebra'nın uyanmış olduğunu gördüm. Telaş ve korkuyla yatağımdan kalkıp Zebra'na sıkıca sarıldım. Gözlerimdeki yaşlar yine benden izinsiz akmaya başlamıştı. Zebran, iyi misin? Zebran bana sarılmadı. Kollarımı boynundan çözüp bileklerimden tutarak beni yatağa oturttu ve kendinde yanıma oturdu. Gözlerimin içine sanki bir daha hiç bakmayacakmış gibi bakmıyordu. Önemli olan beynim iyi olup olmayacağımı değil, Ebrar şimdi ne yapacağımız ve bundan sonra ne olacak. Anlamaz gözlerle ona bakarken kaçırdığı gözlerindeki duyguları anlatabileceğim bir kelime bulamıyorum. Bundan sonra Mustafa Hoca'ya da Günas'a da inanamam. Onlar ile birlikte olamam. Ellerini bileklerimden çekerek kendini benden uzaklaştırdı.
Ben büyüğüyle de olsa babanı öldürdüm Ebrar. Sana tecavüz ve işkenceler ettim. Artık senin yanında duramam. Bunu yapamam. Beni azat et ve bu kabustan kurtul. Nişanlın ile yeniden mutlu ol. Eski hayatına dön. Zebra'nın ağzından çıkan sözcükler uğruna aylardır savaştığım şeylerdi. Başarmıştım. Artık bu kabustan uyanabilir, kurtulabilirdim. Buna sevinmem gerekirken neden içimde büyük bir hüzün vardı? Neden Zebra'nın söylediği her cümle canımı bu kadar yakıyordu? Sana yaptıklarımın bir özrü olarak Sirmina'yı kurtaracağım. Onu sana getireceğim. Ve sonrasında sonsuza kadar bir daha karşına çıkmayacağım. Seni çok sevsem bile bunu sana borçluyum Ebrar. Zebra'nın sözleri ruhumu paramparça ederken aklıma gelen düşünceyle gözlerinin içine bir umutla bakıp ellerinden tuttum. Teklifimi kabul ederse ne olursa olsun hep onunla olacaktım. Ama kabul etmezse kararına saygı duyacaktım. O gün yanıma gelen Müslüman cin padişahın teklifini kabul edelim Zebran. Onların tarafına geçelim. Yunus'tan ve Mustafa Hoca'dan intikamımızı alabiliriz. Ve kimse bize bir şey yapamaz. Zebran ellerimden hızla çekip ayağa kalktı ve benden birkaç adım uzaklaştı. Ne saçmalıyorsun sen Ebrar? Ben kafir bir cin padişahım. Bunu yapamam. Kabilemi bırakamam. Onlar da her şeyi anlattığımızda seninle birlikte Müslüman olur. Zebran yeniden sessizliğe bürünürken kendime her türlü cevabı hazırlamaya çalışıyordum. Aramıza yine aşılması zor bir duvar örmüştüm. O duvarı yıkmak da, bir tuğla koymak da Zebra'nın elindeydi. Gözlerinin içine cevap vereceğini merak ederek bakarken içimden teklifi kabul etmesi için dualar ediyordum. Kabul etmeliydi, beni anlamalıydı. Gözlerimi gözlerinden çekerken içimdeki ses teklifimi asla kabul etmeyeceğini söylüyordu. Önce bakışlarını üzerimden çekti, sonra ellerini. Benden birkaç adım uzaklaşırken yüz ifadesinden duymaktan korktuğum şeyleri söyleyeceğinin farkına vardığımda susması için başımı iki yana salladım. Ama bu hiçbir işe yaramadı. Ben Müslüman olamam Ebrar. Teklifi kabul edemem. Kabilemi Müslüman olması için zorlayamam. Ben şeytanın soyundanım ve öyle kalacağım. Benim için yaptığın onca şeyi, sana olan aşkım yüzünden yaptığım basitçe şeylerdi. Ama sana yaptığım şeylerin sebebi büyü de olsa bir yanımda yapmam için yalvarıyordu. Delicesine hiçbir şey istemediğim kadar çok istiyordum sana ve bedenine sahip olmayı. Ben kötüyüm ve içimdeki kötülüğü silip atamam. Sana yaptıklarımın bedeli olarak Sirmina'yı kurtaracağım ve boşanacağız. Sen sadece hüddamım olarak kalacaksın. Tabi hala şeytanın, kötülüğün tarafında kalmak ve hüddam olmak istersen. Sesi öyle sert ve kararlı çıkıyordu ki ne yaparsam yapayım kararından geri döndüremeyeceğimi biliyordum. Başımı kabul ettiğimi belirtir bir şekilde sallarken bir daha gözlerine bakma cesaretini gösteremedim. Yunus'a ve Mustafa Hoca'ya sana yaptıklarının bedelini ödeteceğim. O günden sonra istediğin an özgür kalacaksın. Sana söz veriyorum. Bunları söyledikten sonra gözlerinin önünde buhar olup kayboldu. İlk birkaç dakika beynimde yankılanmaya devam eden sözlerini sindirmeye çalıştım. Hayatım yine eskisi gibi olacaktı. Murat ile yeniden bir araya gelebilir, hatta evlenebilirdim. Peki ya neden mutlu değildim? En başından itibaren istediğim şey gerçekleşmek üzereydi. Özgür kalacaktım. Babamın lanetinden kurtulacaktım. Düşünmekten gözlerim zonklamaya, ağarmaya başladığında alnımı parmaklarımla ovarak ayağa kalktım. Artık kendime gelmem ve toparlanmam gerekiyordu. Eski Ebrar olmam gerekiyordu. Odamdaki aynada kendimle göz göze gelirken içimden kendime bir söz verdim. Bundan sonra ne olursa olsun güçlü olacak ve asla pes etmeyecektim. Giyeceğim kıyafetlerimi hazırlayıp kendimi banyoya attım ve ılık suyun bedenimi esir almasına izin verdim. Sanki suyun değdiği yerlerde gizli kalmış günahlarım yok oluyor, arınıyordum. Ben Zebra'nın izlerini bedenimden ve ruhumdan silip atıyordum. Banyoda üzerime giyinip saçımı kuruttuktan sonra odama geri dönüp pencereyi açarak temiz havanın içeriye girmesine izin verdim. Canım aşırı derecede tatlı çekmişti. Mutfağa gidip kendime birkaç çikolata alıp sade filtre yaptıktan sonra odama geri döndüm ve televizyonumu açıp en sevdiğim komedi dizilerinden birini izlemeye başladım. Çikolatamdan ısırıp hemen ardından kahvemi yudumlarken normal bir insan gibi yaşamayı nedenle özlediğimi fark ettim. Aklıma gelen fikirle telefonumu elime alıp Damla'nın numarasını bulup hemen aradım. "Kuzum, nasılsın?" Neşeli sesi kulaklarıma dolarken onu ne kadar çok özlediğimi hissettim. "İyiyim canım, eğer işin yoksa yarım saat sonra her zamanki kafede buluşsak olur mu?" "Olur tabii, seni o kadar özledim ki bu zamana kadarki hazırlanma rekorumu kırıp geliyorum. Ben de birazdan çıkacağım, görüşürüz." "Görüşürüz canım." Telefon görüşmesini bitirdikten sonra kahvemden büyük bir yudum alıp bitirerek televizyonumu kapattım. Dolabın kapaklarını açıp giysilerime göz gezdirdikten sonra Murat'ın doğum gününde hediye aldığı lila rengi, boyu dizde biten kalın askılı elbiseyi giyinip saçımı at kuyruğu modelinde topladım. Hafif bir makyaj yapıp takılarımı taktıktan sonra parfümümü sıkarken aynadaki görüntüme burukça gülümsedim. Bir insan için yaşaması sıradan olan şeyler bile benim için o kadar farklı geliyordu ki beyaz spor ayakkabılarımı alıp lila renk çantamı eşyalarımı koyduktan sonra odamı üstten toparlayıp boş kahve fincanımı elime alarak odadan çıktım.
Aşağı kata indiğimde bardağı bulaşık makinesine atıp evden hızla çıktım. Arabama binip hızla Damla ile buluşacağımız kafeye doğru yol almaya başladım. Aslında yürüyerek de gidebilirdim. Kafe evime çok yakındı ama araba sürme hissini özlemiştim. Radyodaki şarkıların biri bitip diğeri başlarken kafenin önüne çoktan gelmiştim. Uygun bir park yeri bulup arabayı park ettikten sonra arabadan indim ve kapıları kilitleyip merdivenlerden çıkmaya başladım. Kapıdan içeriye girdiğimde tanıdık hissi beni çepeçevre sararken gülümseyerek etrafıma bakınmaya başladım ve onunla göz göze geldim. Murat elindeki kahve fincanını geri koyup gözlerini benden kaçırsa da bu çok kısa bir süre sürmüştü. Gözlerinin altı morarmış, her gün tıraş ettiği sakalları uzamış, özensiz olduğu her halinden belli, kombiniyle çok farklı bir adam vardı karşımda. Karşısında oturan arkadaşı beni görünce hızla yanıma gelip beni kolumdan tutarak Murat'ın yanına doğru götürmeye başladı. Şaşkınlıktan ağzımı açıp hiçbir şey diyememişken kendimi Murat ile aynı masada karşı karşıya oturmuş bir halde buldum. Ebrar, bu çocuğun aklında, kalbinde, her kelimesinde sen varsın. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri de sen bu halde. Onunla konuş ve ne yap ne et eski Murat geri gelsin. Artık seni dinlemekten tüm arkadaşları olarak intihar edeceğiz, haberin olsun. Arkadaşı bu sözlerinden sonra giderken Murat'ın gözlerinin içine baktığımda o gözlerde iki duygunun hüküm sürdüğünü gördüm. Özlem ve aşk. İkimiz de söze nereden başlayacağımızı bilmiyorduk. Bildiğim tek şey bu fırsatı değerlendirip Murat'a her şeyi anlatmak olacaktı. Gözleri gözlerimi yeniden bulduğunda burukça gülümsedi. Nasılsın? Bir şey içer misin? İyiyim. Hayır, içmeyeceğim. Bu arada elbise çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ellerinin titrediğini gördüm. Kahve fincanı ile oynarken birkaç defa fincanı düşürme tehlikesi atlatsa da umursamamıştı. Bana ne oldu bilmiyorum Evrar. Nasıl böyle iğrenç bir adam oldum ve seninle ayrıldık bilmiyorum. Yaptığım her şey için çok geç olsa da özür dilerim. Titreyen ellerimi bulduğunda bir anda olsa nefesim kesildi. Şu an kendimi Zebran'a ihanet ediyormuşum gibi hissetmem normal miydi? Elimi elimden çekip küçük bir gülümsemeyle başını öne eğdim. Sana anlatmam gerekenler var Murat. Ama senden tek istediğim sözümü kesmemen ve bana inanman. Murat'ın endişeli bakışları altında bir derin bir nefes aldım. Dinliyorum. Aldığım nefesi geri verdikten sonra bir elini tutup Kermün Zeliyel, Kermün Zeliyel, Kermün Zeliyel sözünü 3 defa okuyarak cinlerin ve buradaki kimsenin konuştuklarımızı duymaması için seslerimizi mühürledim. Her şeyi en baştan anlatmaya başladığımda Murat'ın elini hala tutuyordum. Bana anlattıkça gözlerindeki endişeli ifade yeni bambaşka duygulara bıraktı. Elimi daha da sıkı kavrayıp sıkıcı elimi hapsederken gözünden akan bir damlaya sanki kalbinde yanan ateşin üzerine damlayıp o ateşi daha da harladı. Son sözlerimi söyledikten sonra derin bir nefes alarak elimi elinden çektim ve arkama yaslandım. Ağzını birkaç defa açıp kapadı ama şaşkınlığı yüzünün her halinden belli oluyordu. Ben diyerek derin bir nefes aldı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum Ebrar. Bu yaşadıkların kulağa inanılmaz geliyor. İnanmadın. Bu sözümle öne doğru eğilip iki elini sıkıca tuttu ve bir zamanlar bakmaya doyamadığım gözleriyle gözlerimin içine baktı. Hayır, sana inanıyorum Ebrar. Sadece bu yaşanılanları anlamlandırmak ve kabullenmek irademi zorluyor. Ama ne olursa olsun söylediğin her şeye inanıyorum. Ve başıma gelen garip olayları şimdi anlayabiliyorum. Gözlerini gözlerimden kaçırırken söylediği sözler ikimiz arasında esas gerçeği gözlerimizin önüne serdi. Şimdi sen bir cin padişahı ile evlisin öyle mi? Evet ama çok yakında bu saçmalık bitecek. Eski hayatıma geri döneceğim. Sorarken bile garip hissediyorum ama ona karşı bir şeyler hissediyor musun? Evet, son zamanlarda bana karşı olan davranışlarıyla ona alışmamı sağladı. Ama ona asla aşık olmadım. Ne kadar pişman olursa olsun bana yaptığı onca şeyi silip atamam. Ne olursa olsun bundan sonra yanında olacağım Ebrar. Belki bu şimdi söylemem doğru değil ama seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Eğer sen istersen seninle her şeyin üstesinden gelmeye hazırım. Bu sözleriyle gözümden bir damla yaş firar ederken baş parmağıyla yanağımdaki yaşı silip geri çekildi. Çalan telefonumu çantamdan çıkarıp ekrana baktığımda Damla'nın aradığını gördüm. Kuzum ben gelmek üzereyim. Ben kafedeyim kuzum. 2 dakikaya oradayım. Telefonu kapattıktan sonra Murat'ın beni gülümseyerek izlediğini gördüm. Damla ile mi buluşacaksın? Evet. Ben seni tutmayayım o zaman. Ne olursa olsun yanındayım tamam mı? Bunu sakın unutma. Unutmam. Sen de bundan sonra kendine çok dikkat et. En ufak bir olayda beni ararım. Murat'ın yanımdan ayrılıp birkaç masa ilerisinde oturdum. Ve 1 dakikaya yakın bir süre sonrasında Damla geldi. Onunla özlemle kucaklaştıktan sonra garsona siparişlerimizi verdik. O esnada Murat'ın kafeden çıktığını gördüm. Garson siparişlerimizi getirdikten sonra her şey ve Murat ile karşılaşmamızı Damla'ya anlatmaya başladım. Ben anlattıkça Damla'nın gözleri bazı şaşkınlıktan açılmıştı. Şimdi ne olacak? Çayımdan bir yudum alırken arkama yaslandım. Bildiğim tek bir şey var. O da hüküm olarak devam edeceksem iyilerin tarafında olacağım. Zebran ne olacak? Bilmiyorum. İnan bildiğim ve emin olduğum tek şeyi biraz önce söyledim sana.
Damla ile o gün saatlerce sohbet edip içimden dile getiremediğim ne varsa anlatıp rahatladım. Anlattıkça harabeye dönen hayatımın bazı taşları yerine oturmaya başlamıştı. Bu bile benim için büyük bir şeydi. Ve onu uzun bir süre hiç görmedim. Okula ateş hoca olarak gelmedi. Rüyalarıma bile artık gelmiyordu. Ona aşık değildim ya da sevmiyordum ama varlığına alışmıştım. Ne kadar kötü olursa olsun son zamanlarda bana karşı hep dürüst olmuştu. Büyü yüzünden de olsa yaptıklarını tam anlamıyla hiçbir zaman affetmeyecektim. Günas arada yanıma gelse de ona hiçbir şey belli etmeden her şey yolundaymış gibi konuşuyor ve ona karşı hep iyi davranıyordum. İçimde ona karşı biriken intikam hissi gün geçtikçe büyürken ruhumu da esir alıyordu. Annem, kardeşim ve Damla ile geçirdiğim günler ruhuma ilaç gibi geliyordu. Gün geçtikçe kendimi geçmişimden ve kötü günlerden arındırıyordum. Kurtuluşuma ve her şeyin bitmesine çok az kalmıştı. Ya da ben öyle sanıyordum. Bir ay sonra, haftalar sonra yine onunla karşı karşıyaydım. Gözlerimin içine ilk karşılaştığım Zevran gibi bakıyordu. Bu iyi bir şey miydi, yoksa korkmam mı gerekiyordu? Ne hissetmem veya ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Bir hafta önce öğrendiğim şeyle hayatım, duygularım darmadağın olmuştu. Ve o gün gelmişti işte. Zevran sözünü tutacak ve Sirmina'yı kurtaracaktı. Birlikte Sirmina'nın atladığı o uçurumun kenarındaydık. Beni burada bekle ve ne olursa olsun sakın olduğun yerden ayrılma. Hiçbir şey söylemeden başımı tamam anlamında salladım ve ardından Zevran gözden kayboldu. Tek istediğim Sirmina'nın kurtulması ve bir daha buraya gelmemekti. Hayatımı yoluna koymaya çalışırken yeniden başa dönmek istemiyordum. Olduğum yere oturup dizlerimi kendime çekerek kollarım ile dizlerimi sarıp başımı dizlerime yasladım ve beklemeye başladım. Zaman geçmek bilmese de sabırlı olmayı öğrenmiştim. Sona az kalmıştı ve sabretmek en kolay şeydi. Rüyalarıma giren ve benden kendisini kurtarmamı isteyen Sirmina'nın hareketsiz bedenini gözlerinin önünde belirdiğinde ona endişe ve korkuyla baktım. Zebran bana verdiği sözü tutmuş ve Sirmina'yı kurtarmıştı. O iyi mi? Bir sadece uyanması biraz zaman alacak. Bazı ritüeller yapmamız gerekiyor. Gözlerinin içine minnet ile bakarken birlikte eve doğru yürümeye başladık. Geldiğimiz yollara geri dönerken artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Savaşımız daha çetin olacaktı. Artık düşmanlarımıza bir yenisi daha eklenmişti. Ervah'ın kabilesi, Sirmina'yı alabilmek için her şeyi yapacaklardı. Aklımdaki sorular ise beni yiyip bitirmeye devam ediyordu. Peki şimdi ne olacaktı? Biz ne olacaktık? Zebra'nın göremeyeceğinden emin olduğum bir anda bakışlarımı karnına götürüp sağ elimi karnının üzerine koydum. Ondan sakladığım ve günden güne içimde büyüyen iki masum bebeğime ne olacaktı? O gerçeği Zebra'ya nasıl söyleyecektim? Söylediğimde sözünü tutup beni özgür bırakacak mıydı? Aklımda onlarca soruyla Zebra'yı takip etmeye devam ederken her şeyin yolunda gideceğini kendime inandırmaya çalışıyordum. Kanlı ay kızıllığıyla bedenimde izi bırakırken Sirmina'nın altın sarısı saçları da payına düşeni alıyordu. İnsan aciz bir toprak parçasıydı. Tanrı'ya kulluk etmek için yaratıldı. Kimisi kabul edip kurulurken kimi de isyan edip şeytanın yoluna saptı. Sirmina'nın çıplak bedenini koruma tılsımlarıyla çizdiğim dairenin içine koyan Zebran gözlerimin içine bakıp hazırsan artık başlayabiliriz dedi. Ve elindeki kan dolu kaseyi ve at kılından yapılmış fırçayı elime verdi. Hazırım, artık başlayabiliriz diyerek elimdeki fırçayı kasenin içerisindeki kana daldırıp çıkardım ve Sirmina'nın bedenine tılsımlı sözleri söyleyerek şekiller çizmeye başladım. Fırçanın değdiği yerdeki kan Sirmina'nın derisinde kaybolurken derisinin üzerindeki kan izleri bir su gibi kaynamaya başladı. Çıkan dumanların kokusu midemi bulandırsa da dayanmam gerekiyordu. Kanı tüm bedenine sürdükten sonra kalan birkaç damlayı baş parmağıma sürüp üçüncü gözüne yani alnının tam ortasına parmağımı koydum ve içimden tılsımlı sözleri okumaya başladım. Ben okudukça kaynayan kan izlerinden katran karası sıvılar çıkıyordu. Tıpkı Zebran'da olduğu gibi. Katran sıvı Sirmina'nın bedeninin altında birikip bir girdap oluşturmaya başlarken onu yeniden içine hapsetmemesi için acele etmem gerekiyordu. Hızla gereken tüm tılsımlı sözleri okudum ve gözlerimi kapayıp Sirmina'nın ellerinin omuzlarına koyarak onu hızla kendime doğru çektim ve Zebran onu hemen kucağına aldı. Katran sıvı ateş gibi yanıp birkaç dakika içerisinde yok olurken gözlerimden akan mutluluk gözyaşlarıyla Zebran'a baktım. Başarmıştık. Sirmina'yı yeniden yanıma bıraktıktan sonra gözlerime hislerden yoksun fakat uzun süre bakıp hiçbir şey demeden yanımızdan ayrıldı. Sirmina'ya zor da olsa yanımda getirdiğim kıyafetlerimi giydirip uyanmasını beklemeye başladım. Ne kadar süre geçti bilmiyorum ama hafif kıpırdanışlarla gözlerini açıp yüzünde acı dolu bir ifadeyle yerinden doğruldu. Ben neredeyim? Ellerinden tutup gülümseyerek gözlerinin içine baktım. Ben Ebrar, seni kurtardık Sirmina. Yeniden hayattasın. Sirmina inanamaz gözlerle bana bakarken akan gözyaşlarını aldırmadan bana sıkıca sarıldı. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim Silmina. Ben de ona sıkıca sarıldım ve elimle sırtını şefkatle okşadım. Tamam, teşekkür etme. Geçti, tamam mı? Artık buradasın, yanımdasın. Sana kimse zarar veremez. Silmina benden ayrılıp gözyaşlarını silerken Zebran elinde siyah bir kurdele ve makas yeniden yanıma geldi. Silmina ona korku dolu gözlerle bakarken Zebran kurdeleyi önce benim sol bileğime, sonra da kendi sol bileğine bağladı ve bazı sözler okumaya başladı. O sözleri okudukça siyah kurdele çürüyor, küçük kıvılcımlar çıkarak yanıyordu. Avucumun içinde hissettiğim acıyla irkilip elimi açtığımda kızıllığı ile gözlerimi alan kına lekesiyle karşılaştım ve o an Zebra'nın ne yaptığını anladım. İtiraz edebilir, onu evli kalmamız için zorlayabilir ama bunu yapmayacaktım. Sessizliğimi koruyarak ona aramızda evliliği bitmesini bekledim. Kurdele incecik bir ip halini alırken Zebra elindeki makas ile kurdelenin kalanını kesti. Ve önce benim bileğimdekini, sonra kendi bileğindeki bağları çözüp elinden ufalayarak toz haline getirdi. Elimdeki kına izine o tozu döktükten sonra elimi elimden çekti. Kına izi toza karışıp yok olurken Zebran acı bir gülümsemeyle gözlerini gözlerim ile birleştirdi. Artık benim karım değilsin Ebrar. Hep istediğin gibi özgürsün. Ne diyeceğimi, ne hissedeceğimi bilemez bir haldeydim. Yaşadıklarım beni o kadar yormuştu ki artık bir olayı daha kaldırmaya takatim kalmamıştı. Simirna elini koluma koyup destek olmak istercesine bana bakarken odanın içinde beliren pembe elbiseli, bembeyaz tenli, gri gözlü bir cinniya hızla Sermina'nın yanına gelip ona sarıldı. Allah'a şükür bulduk seni. Cinniya ve Sermina şaşkınlıkla bakarken Zebran hiç beklemediğim bir hareket yapıp Cinniya'yı kolundan sertçe tutup duvara fırlattı. Pis mahlukat, sen buraya nasıl geldin? Cinniya yaşadığı acıya rağmen hızla ayağa kalkıp kendini toparladı ve Zebran'a karşı gelip onu beyaz zincirler ile bağladı. Artık oyunun sonuna geldin Zebran. Ebrar her şeyi öğrenecek. Hayır, bunu yapamazsın. Anne ve babasının onu bir lanet uğruna kurban ettiğini, senin bu laneti başlatmak için bir piyon olduğunu, her şeyin koskoca bir oyundan ibaret olduğunu her şeyi öğrenecek. Bedenim duyduklarımla sarsılırken Sirmina beni kollarımın arasına aldı. Zebra'nın ateş saçan bakışları ruhumu korkuyla yakmaya başlarken zincirlerimden kurtuldu. Bu duyduklarımın doğru olmaması için her şeyimi verirdim. Bana bunu yapmış olamazlardı değil mi? Anne, baba, Zebran ne olur bunu yapmış olmayın. Ne olur diye fısıltıyla yalvarırken gözlerim kararmaya başlamıştı. Daha fazla ayakta kalacak gücü kendimde bulamıyordum. Aklımda ise cevabımdan korktuğum bir soru vardı. O soru benden izinsiz dilime döküldü. Lanet gerçekleşti mi? İçimde kendim ile büyük savaş veriyordum. Babam ve Zebra'nın ihanetini bir şekilde kaldırabilirdim ama beni doğuran, büyüten annemin ihanetini kaldıracak gücü kendimde bulamıyordum. Zebran seni hamile bırakıp boşadı ve lanetin ritüelin son basamağını yerine getirdi. Her şey için artık çok geç Ebrar. Sol yanıma gelen isminin Ayşe olduğunu öğrendiğim Müslüman cinniye, kaderli bakışlarıyla gözlerime bakarken bayılmamak için direniyordum. Zebran bebekleri en başından beridir biliyordu. Karnımda masum sandığım o iki can, Sermina'nın lanetinin gerçekleşmesi için bir piyondu. Ve Zebran amacına ulaşmış, kendi üzerine düşeni yapmış, bizimle işi bitmişti. Geleceğim geçmişime tutsak olmuşken ailem kendi çıkarları uğruna Zebran'a ve kabilesine kurban olarak beni vermişlerdi. Ben artık büyük bir lanetin parçasıydım. Belki de Sermina gibi lanetin ta kendisi. Büyük bir sinirle Zebran'ın üzerine atladım ve onu yere devirip üzerine çıkarak boğazını sıkıca kavradım. Evet Zebran, benden bedenen güçlüydü fakat beden gücünden daha da büyük bir gücü vardı. İnsan içine gizli bir pusuya yatan o duygu, intikam duygusu. Gözlerinin içine içimdeki tüm saf duygularla bakarken gözlerinde ilk defa gördüğüm korku duygusu beni şaşırtmak yerine daha da güçlendirmişti. Neye inanmak istiyorsan ona inan Ebrar. Ama şunu sakın unutma. Benim sana olan duygularımın hepsi gerçek. Eğer gerçek olmasa... Sus artık sus. Yalanlarını daha fazla duymak istemiyorum. Artık yolun sonuna geldim. Seni tüm nefretim ile. Zebran alay dolu cümleleriyle sözümü keserken içimdeki intikam duygusu daha da kabarmıştı. Yakıp öldürecek misin? Tüm kabilemin sana düşman olacağını bile bile bunu yapacak mısın? Ah Ebrar, ikimiz de biliyoruz ki beni öldüremezsin. Sen çocuklarının babasını öldürebilecek biri değilsin. Yüzüne attığım tokat ile başı yana kayarken hızla beni yana doğru itti ve bu defa o üzerime çıkıp kollarımı iki yanımdan tuttu. Artık aramızdaki tüm yalanlar ve oyunlar sona erdi Ebrar. Tebrik ederim, rolünü hakkıyla yerine getirdin. Lanet artık karnımda büyüyor, her zerresinde kanıma işledi. Amir ve Eftelya'nın kızı ve çocuklarımız azap kabilesinin lanetin bedeli olarak verilecek. Sana acıyorum biliyor musun? Kandırması kolaylı, zavallı bir insansın. Murat'ın ben olduğuma bile hemen inanacak kadar zavallı. Onun daha fazla konuşmasına izin vermemeliydim. Ayşe sanki beni duymuş gibi Zebra'nın üzerimden çekerek ona yardım eden iki kişinin daha olduğunu gördüm. Zebran her ne kadar karşı koymaya çalışsa da
Tanımadığım iki adam onu zapt etmeyi başarıyordu. Sermina hemen yanıma gelip bana sarılırken karnımda hissettiğim ağrı ile yüzüm acıdan buruştu. Lanet bedenimde kendini acısıyla belli ederken Zebra'nın ateş saçan gözleri bir an olsun üzerimden ayrılmıyordu. Ayşe yanıma geldiğinde bir eliyle benim bir eliyle de Sermina'nın gözlerini kapadı ve birkaç saniye sonra elini gözlerimden çektiğinde odama geldiğimizi anladım. İçimdeki öfke geçmemiş, aksine annem aklıma geldikçe daha da artmıştı. Şimdi sıra onunla yüzleşmekti. Sermina ve Ayşe arkamda bırakıp hızla merdivenlerden aşağı indiğimde annemi salonda kahvesini içip kitabını okurken buldum. Yerimde öylece dona kalmıştım. Kızının hayatını mahvederken sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu. İçimdeki bitmek bilmeyen öfkeyle elindeki kahve fincanı alıp hızla duvara atarken fincan paramparça oldu ve içindeki kahve yere duvardan süzülüp yere dökülüyordu. Annem kitabını yanına koyup dehşet dolu gözlerle bana bakarken hızla üzerine atıldım ve gözlerinin içine bakarken boğazını sıkmaya başladım. Her şeyi öğrendim anne. Babam ve sen menfaatleriniz uğruna ben bir hiçmişim gibi laneti kurban ettiniz. Allah sizin belanızı versin. Annemin gözlerindeki şaşkınlık yerini korkuya bırakırken ona şiddetli bir tokat atıp oturduğu yerde onu iyice koltuk ile kendi arama sıkıştırmıştım. Nefes almakta güçlük çekmeye başlamıştı ama umurumda değildi. Kızım, ne olur dinle beni diye kısık sesiyle yalvarsa da onu dinleyemeyecektim. Sakın bir daha bana kızım deme. Eğer kızın olsaydım ve beni sevseydin hayatımı mahvetmezdin. Senden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Sakın ama sakın bir daha karşıma çıkma. Adımı bile anma. Senin artık Ebrar adında bir kızın yok. Derin bir nefes alıp annemin yüzüne nefret ile tükürüp ona şiddetli bir tokat daha attım. Gözleri kapanırken dudağımdan sızan kanı gördüğümde biraz olsun üzülmemiştim. Sanki içimde ben değil başka biri vardı. Ebrar yeter. Artık buradan gitmemiz gerekiyor. Hadi güzelim, eşyalarını toparlayalım. Semina ve Ayşe beni ailemin yanından uzaklaştırırken odama geri döndük. Ve hızla birkaç parça kıyafetimi, telefonumu, şarj aletimi ve biriktirdiğim paralarımı sırt çantama koydum. Odama son bir bakış atıp çıktıktan sonra annem ve babam onun odasına gidip kasanın şifresine girerek annemin mücevherlerini ve tüm paralarını aldım ve çantama attım. Gideceğim yerde en azından bir süre beni idare edebilirdi. Evden hızla çıkıp bahçedeki arabama doğru yürürken bize doğru gelen iki adam ile adımlarımı durdurdum ve onlara çatık taşlarıyla bakmaya başladım. Silmine'ye ağlamaya başlayarak onlara doğru koşarken onların kim olduğunu anlamaya başlamıştım. Can abi, Hakan abi geldiniz buradasınız diyerek onlara sıkıca sarılan Silmina bir süre sonra ikisinin ortasına yürüyerek yanıma gelip durdu. Hakan abi ve Can abi Mardin'de benim ailem oldular. İkisi de Hüttam Silmina. Artık güvendeyiz. Onlara sadece acı dolu bir gülümseme attım ve arabanın şoför koltuğuna geçtim. Sermina ön koltuğa otururken Can ve Hakan arka koltuğa oturdular. Ayşe bizi gideceğimiz yerde bekliyor olacaktı. Arabada oluşan kısa bir sessizliğin ardından uğramamız gereken son bir yer var diyerek arabayı çalıştırdım ve Murat'ın evine doğru arabayı sürmeye başladım. Birkaç dakika sonra arabayı Murat'ın evinin önüne park ettikten sonra "Siz beni burada bekleyin, birazdan geliyorum" diyerek arabadan indim. Etmem gereken acı bir veda vardı ve bu veda ile kalbimi yerinden söküp Murat'ın kalbine emanet edecektim. Kapıyı çaldıktan kısa bir süre sonra Murat uykulu gözlerle kapıyı açtı. "Ebrar, hoş geldin. Keşke geleceğini önceden haber verseydin. Ne oldu sana? İyi misin?" Gözlerimden akan yaşlar tenime akıp kavururken hiç düşünmeden Murat'a kokusunu içime çeke çeke sarıldım. Kalbimdeki acı gitgide artarken ona hıçkırıklarım da eşlik ediyordu. Murat bana sımsıkı sarılıp saçlarıma öpücükler kondurarak beni içeriye aldı ve kapıyı kapattı. Birlikte salona gidip koltuklara oturduğumuzda hala ona sarılıyordum. Saçlarımı yüzümün önden çekerken alnımdan öptü ve beni kendine daha da sıkı bastırdı. Düzlü ve kısık çıkan sesim ile sormadan ona her şeyi anlatmaya başladım. Anlattıkça canım yanıyor, hayal kırıklıklarım güvenime ağır darbeler indiriyordu. Ben bundan hiçbirini hak etmemiştim. Son sözlerimin ardından korkuyla Murat'ın gözlerinin içine baktığımda onun da benim gibi ağladığını gördüm. Birden hiçbir şey söylemeden yanımdan kalktı ve salonu terk etti. Beni kendimle baş başa bırakırken iki büklüm oldum. Bu yaşadıklarımdan sonra benimle birlikte olmak istememek en doğal hakkıydı. Ona kızamazdım, darlamazdım da. Birkaç dakikayı öylece koltukta kala kaldım. Kendimden ayağa kalkmak için güç bulduğumda koltuktan kalkıp kapıya doğru yürürken Murat yeniden karşımda belirdi. Elinde küçük bir çanta taşıyordu. "Sana söz verdim güzel gözlüm. Ne olursa olsun senin yanında olacağım" dedi. Ve şimdi o sözümü tutmanın vakti geldi. Seninle nereye gidersen oraya geliyorum. Ağzım şaşkınlıktan açılırken gözyaşlarımın tuzlu tadını yeniden tattım. Murat bana sımsıkı sarıldıktan sonra iki eliyle yüzümü kavradı ve dudaklarıyla ölü ruhuma yeniden hayat vermek istermişçesine dudaklarımı öpüp geri çekildi ve elimi sımsıkı tuttu. "Sen kalbimin diğer yarısı değil, kalbimsin, yuvamsın, sevdiğimsin Ebrar. Senin uğruna canımı verecek kadar çok seviyorum seni. Ne olursa olsun bunu asla değişmeyecek." Dudaklarında buruk bir mutluluk buğsesi can bulurken
Murat'ın yönlendirmesiyle evden çıktık ve arabaya bindik. Murat tam arkamda oturuyordu ve dikiz aynasından bana bakıp gülümsüyordu. Zebra'nın sessizliği ve gitmeme izin vermesi aklımın bir köşesinde endişe kırıntıları yaratsa da korkularım Murat'ın varlığı ile yitip gidiyordu. O yanımdaydı ya, gerisi önemli değildi. El ele tüm zorlukları, engelleri aşardık. Kalplerimiz birbirimize gerçek aşkı öğretirken sınavımızın bitmediğini biliyordum. Başımı sağ yanıma çevirdiğimde Selim'in elimi güvenle ve gülümseyerek sıktı ve arabayı çalıştırarak sürmeye başladım. Toprağa kavuşamayan sevdalıların kanıyla sulanan, geceleri iblislerin ruhlarıyla örtülen şehre doğru gidiyorduk. Mardin. Mardin, toprağa günaha bulanmış, acıları duvarların ardına saklanmış olan şehir. Sana geliyorum adım adım. Korksam da yaşadıklarımdan yine sana sığınıyorum. Bu defa günahınla bulama beni. Gözyaşlarım ıslatmasın toprağını. Gözlerimi gözlerime vuran güneş ışıklarıyla açtığımda saçlarımda hissettiğim öpücükle bakışlarımı yukarıya kaydırdım ve Murat'ın gülümseyerek bana baktığını gördüm. Günaydın aşkım. Pürüzlü çıkan sesimle günaydın hayatım, neredeyiz diye sorup yerimden doğruldum ve Murat'ın yanağıma küçük bir öpücük kondurdum. Mardin topraklarındayız ve Can bizi konağa götürüyor. Elimin tersiyle ağzımı kapayıp esnedikten sonra yerimde doğruldum. Konak mı? Ne konağı? Sibirna ön koltukta yaşlı bakışlarıyla gözlerimin içine buruk bir gülümsemeyle baktı. Mert'in evine gidiyoruz. Gözlerindeki kederli bakışlarda özlem ve Mert'in aşkı hüküm sürüyordu. Acı çektiğini yüzüne baktığınızda anlamamanız imkansızdı. Nasıl acı çekmezdi ki? Sevdiği adam onun için can vermişti. Artık yanında değildi ve onu hiçbir zaman göremeyecekti. Bakışlarımı Murat'a çevirdiğimde istemesem de gözlerim doldu. Mert'in yaşadıkları gibi onun da başına benim yüzümden bir şeyler gelirse yaşayamazdım. Murat sanki bakışlarımdan ne düşündüğümü anlamış gibi beni kollarının arasında daha çok sıktı. Saçlarımdan öptü ve kulağıma doğru eğilerek fısıldayarak konuşmaya başladı. Şunu sakın unutma Ebrar. Eğer bir gün başıma kötü bir şey gelirse sakın kendini suçlama. Senin için gerekirse ölürüm. Bu her şeye değer. Seni canımdan çok seviyorum. Gözlerimden akan yaşı parmaklarıyla silerken başımı göğsüne yasladı ve konağa gidene kadar öyle kaldık. Araba durduğunda önce Sirmina, Can ve Hakan arabadan indi. Ardından Murat ve ben indik. Hemen Sirmina'nın yanına gidip koluna girdim ve gözlerinin içine acı bir tebessüm ile baktım. Ben senin yanındayım, tamam mı? Ne olursa olsun bunu sakın unutma. Sibirna bana öyle sıkı sarıldı ki ben de hiç vakit kaybetmeden kollarımı beline sarıp sarılışına karşılık verdim. Sana bir hayat borcum var Ebrar. Bundan sonra sen benim kardeşimsin ve ben de her daim seninle olacağım. Sen de bunu unutma. Her şey için teşekkür ederim kardeşim. Sözleriyle gözlerim dolsa da kendimi güçlü olmak için toparladım ve akmaya hazır olan gözyaşlarımı içime akıttım. Şimdi Sirmina'nın yanında olmam gerekiyordu. Takım elbiseli adamlar konağın kapısını açtıktan sonra önde Can ve Sirmina, ardından ben, Murat ve Hakan avludan içeriye girdik. Mimarisi ve büyüklüğüyle beni büyüleyen bu konağın her duvarında ölümün soğuk izi bizleri karşılıyordu. Avludaki büyük masada kahvaltı hazırlayan genç bir kadın elindeki tabakları bırakmadan bize baktı ve tabaklar elinden büyük bir gürültüyle düştü. Sibirna, Dicle. Sibirna koşarak Dicle'ye sımsıkı sarıldı. Dicle ise şok olmuş bir halde Sibirna'ya sarılırken hıçkırarak ağlamaya başladı. Ne kadar süre öyle kaldılar bilmiyorum. Buraya geldiğim andan itibaren zaman algımı yitirmişim gibi hissediyordum. Dicle ve Sibirna'nın birbirlerinden ayrıldıklarında Sibirna Dicle'yi elinden tutup yanımıza getirdi ve bizimle tanıştırdı. Sibirna, yavrum. Duyduğumuz ses ile bakışlarımızı merdivenlere doğru çevirdiğimizde yaşlı bir çiftin bize doğru ağlayarak geldiklerini gördüm. O gözlerde acının saf hali saklıydı. Mert'in anne ve babası olduklarını bir bakışta anlamıştım. Sibirna koşar adım yanlarına gidip ikisinin de ellerinden öperek onlara sıkıca sarıldı. Sanki ölen evlatlarına sarılıyorlarmış gibi sarılıyorlardı Sermina'ya. Korktuğum olmamıştı. Mert'in ölümünden onu suçlamamışlardı. Hep birlikte sofraya oturduğumuzda Sibirna, Sakine Hanım ve Dicle'nin arasına oturmuş, onun karşısına ben, sol yanıma Murat, sağ yanıma da Hakan oturmuştu. Ali Ağa ise masanın tam baş köşesinde oturuyordu. Hep birlikte kahvaltımızı yaparken Sibirna başından geçen her şeyi, Mert'i son gördüğü anı anlatmaya başladı. Anlattıkça sanki her şey sil baştan yeniden yaşıyordu. Gözleri ağlamaktan kızarırken sesinin titreştiğini yüreğimizde hissetmememiz imkansızdı. Masada ondan başka hiç kimse konuşmadı. Sessizce kahvaltımızı yapmaya devam ettik. Kahvaltıdan sonra dinlenmek için hepimize birer oda verdiler. Sibirna çekinerek Mert'in odasında kalmak istediğini söylediğinde Sakine Hanım onu anlayışla karşıladı. Ben ve Murat aynı odada kalacaktık. Şu sıra yalnız kalmam tehlikeli olabilirdi.
Birkaç saat uyuduktan sonra akşam birlikte toplanıp bundan sonra ne yapacağımıza karar verecektik. Kahvelerinizi için odalarınıza öyle çıkarsınız diyen Ali Ağa'yı kırmadık ve avludaki sedirlere oturup bizlere servis edilen acı kahveleri içmeye başladık. Dicle bir an ortalıktan kayboldu ve geri geldiğinde kucağında dünyanın en şeker şeyini tutuyordu. Sizi tanıştırayım yengesi, bu Mert. Silvina dolan gözleriyle Mert'i kucağına alıp severken gülümseyerek yanıma geldi ve Mert uzattığım parmağımı tutup gülümsemeye başladı. Kucağına almak ister misin? Bilmem ki, tutabilir miyim? Tutarsın diye beni cesaretlendiren Silvina, Mert'i kucağıma verdiğinde Murat'ın bakışları kalbimi okşadı. Çok yakıştı kızım. Allah size de nasip etsin diye dua eden Sakin Hanım'a utanarak bakarken karnımdaki iblisler kendini belli etmek istermişçesine tekmelemeye başladılar. Yüzümde hissettiğim acıyla Silvina beni anlamış olacak ki hemen Mert'i kucağımdan alıp annesine verdi ve izin isteyip kalacağım odaya çıktık. 2 kişilik ceviz oyması yatağa uzanırken Silvina arkama yastık koydu ve yatağın boş kısmına bağdaş kurarak oturdu. Sen çok cesaretlisin Ebrar. Ne olursa olsun çok sevgi dolusun. Ben senin gibi olamadım. Bebeklerimi sevemedim ve ölümlerine sebep oldum. Aslında bana ne demek istediğini çok iyi anlamıştım. Elini tutup gözlerinin içine bakarak konuşmaya başladım. Ben sandığın kadar güçlü ve cesaretli değilim. Aksine deli gibi korkuyorum. Karnımdaki 2 can. Onlar hakkında ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yanım öldür kurtul diyor ama diğer yanım ise bunun çok büyük bir günah olduğunu söylüyor. Seni en iyi ben anlarım ve ne olursa olsun hep yanında olacağım. Ben gideyim de biraz dinlen. Yolda çok yoruldun. Mert'in odasına girmeye hazır mısın? Üzülmüyorum. Aksine sanki onu yeniden görecekmişim gibi heyecanlıyım. Sibirna elini kalbine götürüp koydu. O benim yüreğimde yaşarken ölemez. Hala benimle yaşıyor. Ne zaman ki atmaktan vazgeçer şu yüreğim, işte o zaman yeniden kavuşur ruhlarımız. Gözünde akan bir damla yaşı elinin tersiyle sildikten sonra hızla yataktan kalkıp iyi uykular dileyerek odadan çıktı. Üzerime düşen ağırlık ile dualarımı ederek gözlerimi kapadım ve kendimi uykunun kollarına bıraktım. Yer ve göğün kızıllığı gözlerimi alırken çıplak ayaklarımla ucu bucağı gözükmeyen bu garip yerde yürümeye başladım. Etrafımda değişik formlardaki cinler, ismini bilmediğim varlıklar vardı ve beni öldürmek istermişçesine yüzüme bakıp lanetler savurarak tükürüyorlardı. Bastığım yer nemli kızıl çimenlerle kaplı, ayaklarımın altı. Uzun beyaz elbisemin etekleri kızıla boyanırken karnımdaki düzlük dikkatimi çekmişti. Bebeklerim neredeydi? Bir an gözlerim karardığını hissettim. Derin nefesler alıp sakinleşmeye çalışırken görüşüm yeniden netleşti ve gördüklerimle boğazımda acı bir feryat yankılandı. Zebran kahkahalarla harlanarak yanan ateşin üzerindeki kan dolu kazanın içine ağlayan bebeklerimi canlı canlı attı. Eline aldığı büyük demir kepçeyle kazanı karıştırırken bebeklerimin uzuvları kaynayan kazanın içinde ayrışmaya başladı. Gözyaşlarım tenimde yara izleri bırakırken iki yanımda beliren ve boyları 2 metreye aşan cüsseli 2 cin beni kollarımdan tutup kazana doğru götürmeye başladılar. Ağlamaktan başka hiçbir şey yapamıyordum. Canım öyle çok acıyordu ki Zebra'nı şu an öldürebilirdim. Ve bunu bana tecavüz ettiği zamanlarda olduğundan daha da çok istiyordum. Bunları izlerken ağzıma gelen tatla kusmaya başladım. Çocuklarımın uzuvları kusmuklarımdan çıkıyor, midem daha da çok bulanıyordu. Tam ağzımın içinde çocuklarımın gözlerini olduğunu hissettiğimde kusacakken Zebran birden boğazımı sıktı ve o güçlü elleriyle çenemi sıkınca çocuklarımın gözleri ağzımda parçalandı ve ağzıma iğrenç bir tat gelmeye başladı. Bu sırada uyandım. Murat kalkıp sakin ol canım. Kabus gördün. Bu bir kabustu. Biraz sakin ol dedi. Ve valizimi açıp üzerinden atlet ve elbise çıkardıktan sonra üstümü değiştirmeye başladı. Kolumu kıpırdatacak halim yoktu. O sırada kapı çaldı. Murat hızla kapıya gidip açtığında Can ve Hakan Sermina kapının ağzındalardı. Hızla içeriye girdiler. Herkes 10 dakika içerisinde hazır olsun. Gidiyoruz dediler. Murat nereye gidiyoruz dedi. İlk önce hastaneye gidip malzemelerimizi alacağız. Murat tekrar sordu. Ondan sonra ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Bu soruyla herkesin dikkati Hakan'a çevrilmişti. Hakan, ondan sonra Musaybin Cin Tepesi'ne gideceğiz. O yüzden herkes 10 dakika içerisinde hazır olsun ve arabaya binsin dedi. Hakan ve Can aşağı indi. Murat da üstünden çıkardığı elbiseleri valize koyduktan sonra Murat'la beraber aşağıya indik. Murat, ben, Selmina, Hakan ve Can arabaya binmiştik. Epey gittikten sonra Sirmina, Mert'in mezarına gidebilir miyiz diye sordu. Hakan o mezar boş Sirmina biliyorsun değil mi dedi. Sirmina da şu anda bana en iyi gelebilecek şeyin o olacağını söyledi.
Hakan dikiz aynasından bana baktıktan sonra kafamı onaylar şekilde yukarı aşağı salladım. Hakan direksiyonu mezarlığa doğru çevirdi. Aradan 10-15 dakika geçtikten sonra mezarlığa gelmiştik. Silmina ağlayan gözlerle mezarın yanına gitti. Mezarlığın soğukluğunu aldırmadan mezarın yanına yattı. Bir eliyle toprağı avuçluyor, diğer eliyle toprağı sıvazlıyordu. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Hakan bir zaman sonra "Yeter Silmina, gitmemiz gerekiyor artık" deyip Silmina'nın koluna girdi. Ve arabaya doğru ilerlemeye başlarken benim bakışlarım ileride bir yere dona kalmıştı. Kıpkırmızı gözleriyle 2 metre boyuyla karşımda bir varlık vardı. Silmina korkuyla arkama saklandı. İki kolumu tutup hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. O sırada Silmina'nın ağzından tek bir kelime döküldü: "Ervah." Onunla karşılaşmanın üzerinden birkaç gün geçmişti fakat etkisi hala üzerimde atlatamamıştım. Silmina da benden farksız değildi. Hatta benden daha da kötü bir haldeydi. Ervah'ın yeniden karşısına çıkması her şeyi en başa sarmıştı. Bugün günlerdir hazırlık yaptığımız ritüeli gerçekleştirecektik. Ve Ayşe ve kabilesinin hüddamı olacaktım. Nihayetinde şunu anlamıştım: ben tutsak hüddamdım. Ne olursa olsun bundan kaçamayacağımı ise artık kabullenmiştim. "Güzelim, yine ne düşünüyorsun?" Murat'ın sorusuyla daldığım düşüncelerden sıyrılıp ona doğru döndüm. Bugün olacakları düşünüyordum. Murat dudaklarıma küçük bir öpücük kondurup uzandığımız yatakta beni kolları arasına aldı. Başımı göğsüne yaslarken o da çenesini başımın üstüne yaslamıştı ve ara ara saçlarımı okşuyordu. "Her ne olursa olsun yanında olacağım sevgilim. Müslüman da olsa cinlere hükmeden bir hüddam olsam bile mi? Sen her şeyden önce benim kalbime hükmediyorsun." Müzik bir ses tonuyla söylediği şeye gülsem de doğrulup ona doğru dönerek yatakta bağdaş kurup oturdum ve gözlerinin içine baktım. "Murat, bugünden sonra beni yeni ve zorlu bir hayat bekliyor. Her an tetikte ve tehlikede olacağım bir hayat. Ve hala gitmek için bir şansın var. Gidip normal bir hayat yaşayıp bir aile kurabilirsin." Murat son sözümü söylememe izin vermedi. Dudaklarını dudaklarımın üstüne baskı yaparken iki eliyle yüzümü kavrayıp baş parmaklarıyla yüzümü okşadı. Sol gözünden akan bir damla yaş tenimde kaybolurken dudaklarımızı birbirinden ayırıp bana sımsıkı sarıldı. "Ben sensiz nefes bile alamam Ebrar. Bunu anlamıyor musun? Neden hala gitmem için saçma sapan sözler söylüyorsun? Mert'in başına gelenlerin benim başıma da gelmesinden korkuyorsun. Şunu bil ki senin için ölmek ölümlerin en güzel olur. Ben ne olursa olsun seni seviyorum ve yanında olmak istiyorum. Ne olur bir daha ayrılmamıza dair en ufak bir söz bile söyleme. Seni şimdi tam da şu anda bırakıp gidersem sevgimin ne anlamı kalır? Evet, yaşadıklarımız kolay şeyler değil. Kabullenilmesi de zor ama biz yan yana oldukça bunları da aşarız. Ben bize inanıyorum. Ne olur sen de inan." "İnanıyorum. Hem de her şeyden çok inanıyorum ama korkuyorum Murat. Korkum inancımın önüne geçiyor." Murat yaşlı gözlerimden öpüp geriye çekildi ve iki elimi de sımsıkı tutup konuşmasına devam etti. "Bunu sana sen hüddam olduktan sonra söyleyecektik ama şimdi söylemem belki biraz olsun korkularını azaltır. Can ve Hakan beni de eğitecekler. Hem senin yanında yardımcın olacağım hem de kendimi koruyabileceğim." Söyledikleriyle ağzım şaşkınlıkla açılırken bunun nedenli büyük bir karar olduğunun ikimiz de farkındaydık. Ona sımsıkı sarıldığımda ise aklımda tek bir soru vardı: ben onu hak edecek ne yapmıştım? Aramızdaki bu duygusal anlar Silmina'nın kapıyı çalıp yarım saat içinde hazır olmamız gerektiğini ve gideceğimizi söylemesiyle sonlandı. Kıyafetlerimi ve eşyalarımı alıp odadaki banyoya girdim. Hem gusül hem de normal abdestimi alırken Hakan'ın yazılı olarak verdiği sureleri ezberledim. İçimde hissettiğim korku ve endişenin beni yenmesine izin veremeden hızla kurulanıp kıyafetlerimi giyindim. Beyaz uzun kollu ve boyu bileklerimde biten önü kapalı bir elbise ve aynı renk uzun bir çorap giymiştim. Saçlarım hafif nemliydi ve açık bırakıp beyaz bandanamı taktım. Hiçbir kozmetik eşya ve parfüm kullanmadığım için hemen hazırlanmıştım. Odaya geri döndüğümde Murat da hazırlanmıştı. Bir gündür su dışında hiçbir şey yiyip içmediğim için midem bulansa da bundan daha kötülerini de yaşadığım için direnebiliyordum. "Hazır mısın hayatım?" "Hazırım canım." Çantamı aldıktan sonra Murat ile birlikte el ele odadan çıktık ve merdivenlerden avluya indik. Herkes büyük masanın etrafında oturmuş kahvaltı yapıyorlardı. Murat ile el ele yanlarına giderken yüzümdeki gülümseme küçük Mert'i görünce daha da büyüdü. Herkese günaydın diyerek sofraya oturduk. Murat tabağına kahvaltılık alırken ben sadece su içmekle yetindim. Sakine teyze ve Ali amca her şeyi bildikleri için onlardan saklayacağımız bir durumumuz kalmamıştı. Can bir kez daha planımızın üzerinden geçerken onun ardından da Hakan olabilecek tehlikeleri ve tehlikelerden nasıl kurtulabileceğimizi anlatıyordu. Masadaki herkes gergindi ve olabileceklerden korkuyordu. Bunu hissetmemenizin imkanı yoktu.
Kahvaltı faslı bittikten sonra 5 dakika içinde herkes hazır bir şekilde konağın kapısının önündeydi. Ali amca, Sakine teyze, Dicle ile vedalaşıp arabalarımıza binerek yola koyulmuştuk. Ali amcanın ısrarı üzerine ne olur ne olmaz diye kendi arabalarından birini daha yanımıza almıştık. Ali amcanın arabasını Hakan kullanıyordu ve yanımda Sirmine vardı. Benim arabamı ise yolu bildiği için Can kullanıyordu. Ön koltukta Murat ona eşlik ederken ben de arka koltuğa oturmuştum. Mardin'in eşsiz mimarideki evlerinin önünden geçerken kalabalık bir çocuk grubunun oyun oynadığını görünce Can'a durmasını söyleyip camı açtım. Cüzdanımdan çıkardığım 200 TL'yi çocuklardan birini çağırıp verdim. Arkadaşlarıyla kendilerine bir şeyler almasını söyledikten sonra camı kapattım ve Can arabayı yeniden sürmeye başladı. Hakanlarıyla aramızdaki mesafeyi yeniden kapatmamız çok da uzun sürmemişti. Nusaybin'in tepesine gidiyorduk. Hüddamı olacağım Ayşe ve kabilesi bizi orada bekliyorlardı. İçimdeki korku ve endişenin dışında garip bir heyecan da hissediyordum. Zevran ve kabilesinin hüddamı olduğum zamanlarda en azından insanlara ilim dokunmasını istiyordum. Bana gelen insanlara şifa almak istiyordum. Şimdi ise bu isteğim gerçekleşmek üzereydi. Artık Zevran ve kabilesiyle tek başıma savaşmayacaktım. Yalnız değildim. O gün bana teklifte bulunan Ehvur kabilesi de yanımda olacaktı. Güneş gittikçe tepeye çıkarken havanın sıcaklığı artıyordu. Evler gittikçe seyrekleşmiş, dağlık araziler daha da artmıştı. Üzerime çöken ağırlık ve gözlerimdeki akan yaşlar uyanık kalmamı zorlaştırsa da uyumamak için direniyordum. Zevra'nın yeni kabuslarım aracılığıyla bana ulaşmasına ve zarar vermesine izin vermeyecektim. Bir süre sonra arabamız dağlık bir arazinin tam ortasında durdu. Can da arabayı hemen solumuza park ettikten sonra arabadan indik. Bagajdan eşyaları alıp yürümeye başlarken bir yandan da etrafı inceliyordum. Küçük ağaçlık bir alan olsa da genel olarak kurak bir yerden ibaretti. Yıkık bir kapı ve onun birkaç metre ilerisinde küçük bir kuyu vardı. Sirmine yanıma gelip koluma girdikten sonra başını omzuma yasladı ve öyle yürümeye devam ettik. Buraya beni ilk Mert getirmişti. Sesindeki acı ve özlem gözlerimin dolmasına neden olmuştu. Sevdiklerimizle yaşadığımız anılar bazen bir hançer olur saplanır kalbimize ve kanamaya başlar anılarımız. Bir gün cesaret edip o hançeri çekip çıkarsak da yarası da acısı da hep bizimle kalır. Keşke Mert'i geri getirmenin bir yolu olsa. İnan her şeye rağmen ne gerekiyorsa yapar onu geri getirirdim. Sen benim karşıma çıkmış bir mucizesin Ebrar. Eğer elinden gelen bir şey olsaydı ne pahasına olsun yapardın. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Seni üzüyorsam özür dilerim ama yeniden bu hayata dönmek ve Mert'siz babamsız bir hayat sürmek çok zor. Hiçbir şey söylemedim. Böyle bir acının üzerine ne söyleyebilirdim ki? İkdam olduğunda küçücük bir ihtimal dahilinde de olsa Mert için bir şey yapabilir miyim diye araştıracaktım. Bunu Sermina'ya ve Mert'in borçluydum. Yapının önüne geldiğimizde Can İbranice birkaç tılsımlı söz okudu ve beton yığınının arasından gizli bir geçit kapısı açıldı. Haydi, hızlı adımlarla içeriye girin. Toprak merdivenlerde inerek teker teker içeriye girdik. En son Can da içeriye girdikten sonra tılsımlı sözleriyle geçit kapısını yeniden mühürledi. Dar ve dik toprak merdivenlerden tek sıra halinde inerken duvardaki küçük meşaleler az da olsa önümüzü görmemizi sağlıyordu. Toprak kokusu keskin olsa da şaşırtıcı derecede rahat nefes alabiliyordum. Merdivenlerin bittiği yerde geniş bir toprak alan vardı. Alanın tam ortasında siyah şeritli bir pentagram şekli ve şeklin içinde kırmızı renkli Arapça yazılar vardı. Pentagram şeklinin her bir ucunda yanmayan beyaz mumlar vardı. Alanın etrafında ise çeşitli renklerde üzerinde Arapça ve İbranice yazılar yazılı olan kapılar vardı ve muhtemelen odalar açılıyordu. Can elimdeki eşyaları alıp yere koyarken söylediği sözleri ayakkabılarımı çıkardım ve yalın ayak toprağa bastım. Gel diyerek elimden sıkıca tutmaya devam etti ve birlikte pentagram şeklinin içine o çıkıntıya doğru yürümeye başladık. Gözlerim Murat'ı bulduğunda ona güç vermek istercesine gülümsedim ve önüme dönüp yürümeye devam ettim. Babam ve annem bana hayatımın en büyük kötülüğünü yapmışlardı. Hayatımı kendi çıkarları uğruna mahvetmişlerdi. Fakat ne olursa olsun pes etmeyecektim, savaşacaktım ve şimdi eskisinden daha da güçlü hissediyordum. Tümseyin önüne geldiğinde Hakan da yanıma geldi ve ışıklar bir anda söndü. Neler olduğunu sorarken ışıklar bir anda geri geldi. Ayşe ve Ehvur'un başlarında olduğu kabileleri buradaydı. Gözlerim daha önce hiç görmediğim kadar görkemiyle beni büyüleyen bir cin kabilesinde takılı kaldığında Hakan onun Nusaybin cin kabilesinin padişahı Mürrerek kabilesi olduğunu söyledi. Ondan korkmalı mıydım? Artık ne hissetmem gerektiğini bile bilmiyordum. Can sol avuç içini çok az keserek akan kanı bir kaba atarak beyaz bir mendil ile yarayı sarıp kapattı. Çantasından çıkardığı malzemeler ile bir karışım hazırlayıp o karışım ile pentagramı içine alacak bir daire çizdi. Hakan ise timseye seccade serip bana beyaz bir başörtüsü uzattı. Örtüyü saçlarımın tamamını kapatacak şekilde örtündüm.
ve gözlerinin içine bakıp hazırım dedim. Evde konuştuğumuz ve sana öğrettiğim gibi 41 rekat tövbe namazı kılacaksın. Biz erkekler bir odaya girip senin namazının bitmesini bekleyeceğiz ama merak etme. Ayşe ve cinniyalar burada olacak. Seni koruyacaklar. Başımı tamam anlamında salladım ve onlar gidince seccadenin ucuna geçip niyet ettim. Ve selam verip tövbe namazımı kılmaya başladım. Karnımdaki iblisler sanki yaptığım şeyden rahatsızlarmış gibi tekmeler atıyor, canımı acıtıyordu. Ama ne olursa olsun hiç ara vermeden namazımı kılmaya devam ettim. Bu yaşanılanlar benim suçum değildi ve tek istediğim Rabbimin beni affetmesi ve onun yolundan gitmemi nasip etmesiydi. Karnımdaki ağrı gitgide şiddetlenirken son rekatimi de kılıp selam vererek namazımı sonlandırdım. İçim hiç olmadığı kadar huzurlu olmuştu. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyordum. Odadan ilk olarak Hakan ve Can çıkıp hızla yanıma geldiler ve Can seccadeyi kaldırıp onun yerine kırmızı bir örtü serdi ve bu örtünün üzerine sırt üstü uzanıp kollarımı iki yana açarak gözlerimi kapadım. Hüttam olmak için gereken ritüelleri önceden yaptığım için geriye sadece saf değiştirmek için gereken ritüelleri yapmak kalmıştı. Hakan sağımda, Can ise solumdaydı. Ellerine aldıkları Kur'an-ı Kerimleri avuçlarımın içine koydular ve sureler, dualar okumaya başladılar. İlk önce hiçbir şey hissetmemiştim fakat zaman geçtikçe vücudumda bir sıcaklık hissettim. Bunu önce bebeklerin yaptıklarını düşünmüştüm. Ta ki ağzımdan, burnumdan ve kulaklarımdan sıvılar akmaya başlayana kadar. Hakan ritüel boyunca gözlerimi açmamamı söylediği için sıvının nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Bildiğim tek şey sıvılar arttıkça hiç olmadığı kadar rahatlamıştım. Sanki içindeki tüm kötülükler ve zebramdan kalan her şey akıp gidiyor, benden uzaklaşıyordu. Karnımdaki ağrı şiddetini arttırırken kasıklarıma öyle keskin bir ağrı saplanmıştı ki bir an nefes alamayıp öleceğimi düşündüm. Acıdan gözlerimden yaşlar akarken Hakan'ın söyledikleriyle resmen şok geçirmeye başlamıştım. Bebekler annelerinin bedeninden kurtulmak istiyor. Allah'ım sen bize güç ver. Doğum başladı. Hayır, hayır şimdi olamaz, olamaz diye bağırıyor. Bir yandan da sancıyla baş etmeye çalışıyordum. Ebrar sakin ol tamam mı? Bebekler hüttam olmanı engellemek için doğmaya çalışıyorlar. İlk önce hüttam olman lazım. Eğer bebekler doğarsa ve sen hüttam olmazsan lanetin geri dönüşü olmaz. Buna dayanabilir misin? Ebrar, güzelim ben buradayım. Ne olur dayan. Ne olur bırakma beni. Alnımdan akan terler saçlarımı nemlendirirken gözyaşlarıma karışıyordu. Ağrının keskinliği beni bayıltacak raddeye gelse de Murat için, Sirmina için kendim için dayanmalıydım. Sirmina çabuk Ebrar'ın arkasına geç çabuk. Sirmina arkama geçip başımı dizlerinin üzerine koydu. İki elimi sıkıca tutup beni sakinleştirmeye çalışırken Hakan ve Can ritüeli kaldıkları yerden yapmaya devam edip sureler ve dualar okumaya başladılar. Kasıklarımdaki ve belimdeki ağrı gitgide artarken daha ne kadar dayanabileceğimi bilmiyordum. Nefesim kesiliyordu. Gözlerim açık olsa da başımın döndüğünü hissedebiliyordum. Ne olur çabuk olun, dayanamıyorum. Hakan ve Can yüksek sesiyle sure ve duaları okumaya devam ettiler. Can elindeki her neyse bedenime sürüyor, Hakan da üçüncü gözüme baskı yapmaya devam ederken zorlandığını hissediyordum. Onlar bu işlemi yapmaya devam ederken direnmeye devam ettim. Ne kadar süre geçti bilmiyorum ama bitirdiklerinde ikisi de nefes nefese kalmışlardı. Sanki benimle birlikte onlar da acı çekmişti. Ve aniden her şey bir anda bıçak gibi kesildi. Biraz önce o ölümcül ağrıları çeken sanki ben değildim. İyi misin Ebrar? Gözlerini açabilir misin? Derin bir nefes alıp şükürler ederek gözlerimi açtım ve Simina'nın yardımıyla doğruldum. Biraz önce üstüne uzandığım kırmızı örtü kapkara olmuştu. Bedenimin her yanı uyuşmuştu. Ayağa kalkacak halim olmasa da güçlü olmak için kendime verdiğim sözü tutacaktım. Yalpalasam da ayağa kalkmayı başardım. Tümsekten indiğimde görüşüm netleşmişti. Ayşe ve kabilesi hemen önümde dururken Ayşe okuduğu İbranice ve Arapça sözlerin ardından ben daha karşı koymadan elimden öptü ve geri çekildi. Seni kendimin ve kabilemin hüttamı olarak kabul ettim. Seni kendimin ve kabilemin hüttamı olarak kabul ettim. Seni kendimin ve kabilemin hüttamı olarak kabul ettim. Bunu 3 defa tekrarladıktan sonra kabilesiyle birlikte önümde eğildi. Kabilesi de aynı şeyleri 3 kere tekrarladıktan sonra Ayşe hiç beklemediğim bir anda elinde tuttuğu, gözlerimi alan hayran kalınacak güzellikteki yüzük parmağıma taktı ve bana sıkıca sarıldı. Ben de onu hiç bekletmeden sarılışına karşılık verdim. Artık ikimiz iki dünyada da birbirimize bağlanmıştık ve bu defa kendimi çok huzurlu ve güvende hissediyordum. Artık her şey bitmişti. Babamdan, annemden, Mustafa Hoca'dan ve en çok da Zebran'dan kurtulmuştum. Ya da ben öyle sanıyordum. Bacaklarımın arasında hissettiğim sıvıyla korkuyla Ayşe'den ayrılıp bakışlarımı ayaklarıma doğru indirdiğimde gördüğüm şey ile korkuyla Ayşe'ye baktım ve o anda kasıklarıma ve belime öyle keskin bir ağrı girdi ki bedenim daha fazla bu acıya dayanamadı. Gözlerim kapanıp karanlığa mahkum olurken Zebra'nın o iğrenç gülüşü beni terk etmiyordu. Tek hatırladığım şey ise
Ayşe'nin beni düşmeden tuttuğu, Murat'ın ismimi haykıran acı çığlıklarıydı. Ölüm adımı ruhuma fısıldıyor, beni çağırıyordu ve ben gitmek için bu kadar istekli olmamıştım. Gözlerimi açmaya korkuyordum. Yeniden Zebra ile karşılaşmaktan ve en başa dönmüş olmaktan deli gibi korkuyordum. Göz kapaklarım ağır bir yükü üzerinde taşıyormuşçasına aralanırken beyaz ışık gözlerimi kamaştırsa da bir süre sonra görüşüm netleşti. İlk onu gördüm ve içimden şükür duaları ederek yerimden az da olsa doğruldum. Murat bir eliyle elimi tutmuş, başını duvara dayamış, sandalyenin üstünde öylece uyurken hareketim ile yerinden sıçrayarak uyandı. "Güzelim, iyi misin?" Kendimi o kadar halsiz ve bitkin hissediyordum ki konuşmaya mecalim yoktu. Başımı evet anlamında sallayıp bakışlarımı artık şiş olmayan karnıma çevirdiğimde korkuyla Murat'a baktım. Hakan, sezaryen doğum ile bebekleri almak zorunda kaldı. Şu an ikisinin durumu gayet iyi. Kaşlarımı çatıp Murat'ın elimi tuttuğu elini sıktım. "Bana doğruyu söylüyorsun değil mi?" Murat saçlarıma bir öpücük kondururken bir eliyle elimi okşuyordu. "İkisi de aynen sana benziyor. O kadar tatlılar ki. Ama nasıl olur? Biz neredeyiz Murat?" "Hakan da senin gibi en başta çok şaşırdı ama bebekler bizim gibi insan olarak doğdular. Hakan'ın çalıştığı sağlık ocağındayız canım. Onları ne zaman görebilirim?" "Ben şimdi Hakan abiyi çağırayım, seni muayene etsin." Murat hızla Hakan'ı çağırmak için odadan çıkarken yatağımda biraz daha olsa doğruldum ve odayı incelemeye başladım. Sağımda bir yatak daha vardı. Pencere tam karşımda kalıyordu ve güneş ışıkları odanın önündeki ağaçların izin verdiği kadarıyla odaya sızıyordu. Odanın en sağında ise 3 tane demir dolap vardı. Pencerenin tam önünde bir masa ve sandalye vardı. Odada yalnız olduğum için korkmaya başlamıştım. Zebra'nın çocuklarımı benden almasından da deli gibi korkuyordum. Onları Azap kabilesine kurban edecekti ve ben buna asla izin vermeyecektim. Solumda hissettiğim serinlikle başımı o yöne çevirdiğimde Ayşe'nin gülümseyerek ayakta durduğunu gördüm. Onu görünce kendimi güvende hissetmiştim ve ben de gülüşüne karşılık verdim. "İyi misin Ebrar?" "İyiyim merak etme, bebeklerin güvende. Sen iyileşmene bak." Elimi ona doğru uzattığımda hiç tereddüt etmeden elimi tutup yatağa yanıma oturdu. Saçları, gözleri, teni öyle büyüleyiciydi ki ondan korkmanız imkansızdı. "Bana ne oldu Ayşe? Neden bir anda bayıldım?" "Zebran seni almaya çalıştı ama yanında biz olduğumuz için alamadı. İçini ferah tut. Rabbimin izniyle hiçbir zaman seni ve bebeklerini alamayacak." Ayşe gözlerimi gözlerinden kaçırırken bir şeylerin ters gittiğini hissettim ama sormaya korkuyordum. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum ama bebeklerden erkek olanı kızdan daha büyük. Kaşlarım çatılırken aklım bunun imkansız olduğuna emindi. Aynı anda doğmuş iki bebekten biri diğerinden nasıl büyük olabilirdi? "Sen insansın ve Zevran da bir cin. Böyle şeylerin olması olağan. Kız bebek normal bir süreçte büyürken erkek bebek her gün hızla büyüyüp olduğu yaşa gelince büyümesi yavaşlayacak." Her ne kadar sormaya korksam da merakım korkumun önüne geçmişti. "Oğlum kaç yaşında Ayşe?" 12 yaşında. Gözlerim şaşkınlıkla büyürken odanın kapısı açıldı ve Hakan içeriye girip Ayşe'den izin isteyerek beni muayene etti. Her şeyin yolunda olduğunu ve bebekleri görebileceğini söyledi ve kısa süreliğine odadan çıktı. Kucağında bebekleriyle geri geldiğinde Murat, Can, Sibirna, Dicle ve Sakine teyze de onunla birlikte odaya geldiler. Hakan ve Murat bebekleri teker teker kucağıma bıraktıklarında hayranlıkla onlara baktım. Ne şekilde olursa olsun, kimden olursa olsun bir önemi yoktu. Onlar benim çocuklarımdı. Kızımın bedeni küçükken oğlumun bedeni yeni doğmuş bir bebeğe göre çok büyüktü. Görünüşleri bir insandan farksızdı. Böyle gözükmelerinin sebebini Hakan'a sorduğumda Zebra'nın insan bedeninde olduğu zaman hamile kaldığımı ve bebeklerin de normal insan kılığında olduklarını fakat bir insandan daha psikik ve paranormal güçlere sahip olduklarını söyledi. "İsimlerini ne koyacaksın?" Bu soru heyecanla bebeklere bakan Dicle'den gelmişti. "Kızımın adı Mehir, oğlumun adı da Ateş olsun." Bebeklerimin yüzlerine küçük küçük öpücükler kondurup kokularını içime çektim. Annelik öylesine eşsiz duyguydu ki nasıl anlatacağımı bilemiyordum. "Ben de kucağıma alabilir miyim?" Murat'ın heyecandan titreyen sesi kalbime okşamıştı. Onun bebeklerimi bu kadar sahiplenmesi, sevmesi beni ne kadar çok sevdiğinin bir kanıtı gibiydi. "Alabilirsin tabii, sen de onların babasısın." Bu sözüm ile Murat'ın gözlerinde gördüğüm ışıltıyı ve minnet dolu bakışlarını hiçbir zaman unutmayacaktım. İkisini de sırasıyla kucağına alıp koklayıp sevdikten sonra dikkatlice küçük yataklarına bıraktı ve üzerlerini örttü. "Hadi bakalım, tüm erkekler dışarıya. Bizim kız kısa kalıp konuşmamız gereken konular var." Dicle'nin uyarısıyla erkekler dışarıya çıktıktan sonra Dicle çantasından çıkardığı kırmızı kurdeleli tacı başıma taktı ve 2 tane sarı örtüyü beşiklerin üzerine örttü. "Bebekler sarılık olmasın diye beşiğe sarı örtü örtülür canım.
Annem konakta daha neler hazırladı bir görsen. Mahcup bir halde Sakine teyzeye çevirdim bakışlarımı. Bizim için o kadar çok şey yapmışlardı ki. Hiç öyle bakma kızım. Sen de benim bir kızımsın artık. Bebekler daha fazla aç kalmadan sana yardım edelim de emzir onları. Dicle ve Sakine teyzenin yardımıyla sırayla bebeklerimi emzirmeye başladım. Bu öyle güzel bir histi ki. İkisinin de karnını doyurduktan sonra Dicle ve Selman'a ellerine küçük bebek pusetleriyle odaya geldiler ve bebekleri pusetin içine koydular. Kızlarım ve Sakine teyzenin yardımıyla kısa bir süre içerisinde ben de gitmek için hazırlanmıştım. Ağrım çok olmasa da bu geceyi atlatabileyim diye Hakan bana zararsız bir ağrı kesici iğne yaptıktan sonra Ali amcanın olduğunu tahmin ettiğimiz minibüse binip konağın yolunu tutmuştuk. Ben arka koltukta oturuyordum. Hakan arabayı sürerken Can da onun yanında ön koltukta oturuyordu. Ben şoför koltuğunun arkasında oturuyordum. Pusetler de yanında koltuğa bağlı duruyorlardı. Murat da tabirinin üstüne bizim hemen yanımızda oturuyordu. Hemen arkamda da Dicle, Semirna ve Sakine teyze vardı. Zorlu ve ağrılı geçen bir yolculuğun ardından nihayet konağa gelebilmiştik. Kızlar bebekleri, Hakan ve Can eşyalar alırken Murat da tüm karşı çıkmalarıma rağmen beni kucağına aldı ve odamıza çıkardı. Yeniden yatağa yattığımda rahat bir nefes aldım. Bebekler de hala mışıl mışıl uyuyorlardı. Yatağımın hemen yanında iki küçük beşik ve birkaç kıyafet eşya vardı. Ben şaşkınlıkla onlara bakarken Dicle birkaç tane zıbın ve bebek takımını ve bebeklere özel deterjanı eline alırken konuşmaya başladı. Benim ufaklığın eskileri. Vaktinde o kadar çok hediye gelmişti ki hepsini saklamıştım. Bak işimize yaradı. Sadece beşikleri ve çekmeceye dolaba aldık. Her şey için çok teşekkür ederim. İnanın ne söyleyeceğimi bilmiyorum. O kadar mahcup oldum ki. Sen ve bebeklerin iyi olun. Başka bir şey istemeyiz. Hadi ben bunları makineye atıp sana bir şeyler hazırlayacağım. Açsındır. Annem ve Simir'le yanında olacaklar. Dicle odadan çıktıktan sonra yastığa başımı koyacağım esnada Sakine teyze hem bebeklerin hem de benim yastığımın altına küçük bıçaklar koydu. Kapıyı ele kastı ve bir erkek ceketini yatağının üzerine astı. Şahmeran tablosunu da duvara asarken bunları neden yaptığını anlamaya çalışıyordum. Karabasan ve al bastı gelmesin diye yapıyorum kızım. Şimdi sen bunlara yorma kafanı, dinlen güzelce. Hakan'ı vurmuş olduğu iğnenin etkisiyle zaten gözlerim kapandı kapanacaktı. Başımı yastığa koyup dualarımı okuyarak kendimi uykunun kollarına bıraktım. Artık bir anneydim. Ne olursa olsun annemin ve babamın yaptığını kendi evlatlarıma yapmayacaktım. Onları canın pahasına da olsa koruyacaktım. Onları asla lanete kurban etmeyecektim. Yorgunluğumun da etkisiyle kısa sürede uyuyakaldım. Bir kabusa uyanacağımı bilmeden. Ne kadar süre uyuyakaldığımı bilmiyordum. Uzun zaman sonra ilk defa kabus görmeden rahat bir uyku çekmiştim. Ta ki felaketimin habercisi olan o çığlığı duyana kadar. Duyduğum çığlık ile gözlerimi hızlı açıp dikişlerimi aldırmadan yerimden hızlıca doğruldum. Acıdan nefesim kesilirken bakışlarımın yatağımın yanındaki beşiklerde yatan çocuklarıma çevirdim. Yoktular. İkisi de yoktular. Aklımı kaçırmak üzereydim. Ben uyurken onlar da yanımdaydı. Yatağın başlığında destek alıp zor da olsa ayağa kalktım. Dizlerimin titremesini aldırmadan zor da olsa kapıya ulaşıp açtım. Büyük balkonda birkaç adım atıp ahşap basamaklara tutundum. Avluda gördüklerim ile gözlerim dehşetle açıldı. Bebeklerim Zebra'nın kucağındaydı. Sağ tarafında Erva, sol tarafında Günas ve Mustafa Hoca duruyordu. Karşılarında ise bizimkiler ve Ayşe ve Erva'nın kabileleri vardı. Onunla yeniden göz göze geldiğimizde tüm gözler benim üzerime dönmüştü. Sivrin'le bana sımsıkı sarılıp sakin olmamı isterken artık her şeyin sonuna geldiğimizin farkındaydım. Güç bela Sivrin'e kendimden uzaklaştırdım ve ağrılarımı aldırmadan merdivenlerden inerek avluya Zebra'nın tam karşısına geçtim. Gözlerimle gözlerine bakıp açık açık meydan okuyordum. Gerekirse bir an düşünmez onu burada öldürürdüm. Demek hiç düşünmeden beni burada öldürürsün. Gerçekten bunu yapabilir misin Ebrar? Çocuklarının babasını öldürebilir misin? Sen benim çocuklarımın babası değilsin. Zebra'na doğru bir adım daha atıp ona iyice yaklaştım. Sen sadece babamın amaçları için kullandığı, lanetin bir piyonu olan zavallının tekisin. Eğer şimdi bebeklerimi bana vermezsen, yemin ederim seni burada gebertirim. Buna izin vereceğimi mi sanıyorsun? Duyduğum ses ve başımı o yana çevirdiğimde Günas'ın bize doğru geldiğini gördüm. O daha ne olduğunu anlamadan içimdeki adrenalinin verdiği güçle onun boynundan tutup hızlı yere yatırdım. Ve bana karşı koymasına izin vermeden onu yakıp öldürecek sure ve duaları okumaya başladım. Kafir cinler bu okuduğum dua ve surelerden etkilenseler de sadece çok az avluyu terk edip gitmişti. Günas ise bana tehditler savuruyor, öldüreceğini söylüyordu ama gücünün gitgide tükendiğini hissedebiliyordum. Göğsüne bastırdığım elimle hissettiğim ruhunu elimle çekmeye başladığımda birkaç kafir cin bana engel olmak için adım atsalar da bana dokundukları an yanıp öleceklerini bildikleri için yanıma yaklaşamıyorlardı. Ayşe ise çoktan Mustafa Hoca'yı mühürlemiş, onu etkisiz hale getirmişti. Zebran,
Kurtar beni, kurtar. Zebran ya bebekleri seçecek, ya Günas'ın ölümüne razı gelecek ya da Günas'ı seçip onu kurtararak bebeklerden vazgeçecekti. Şimdiye kadar hiçbir şey yapmaması hangi seçeneği seçtiğinin bir göstergesiydi. Felak, Nas ve Ayetel Kürsü surelerini okumayı bitirir bitirmez ezan okumaya başladım. Ve Günas'ın ruhunu daha da sıkı ve güçlü tutarak hızla çekmeye başladım. Zebran. Hırıltılı sesiyle Zebran'a seslense de artık her şey için çok geçti. Ezanı okumayı bitirdikten sonra Günas'ın ruhunun mahşere kadar azap çekmesi için onu mühürleyip son tılsımlı sözleri okuyup hızla elimi yukarıya çektim. Ve Günas'ın bedenini göz alan bir kızıllıkla yanıp küle dönüştü ve ardından yok oldu. Zafer kazanmış bir komutan gibi hissediyordum. Günas bana ve sevdiklerime yaşattıklarının cezasını çekmişti. Asla onu öldürdüğüm için pişman olmayacaktım. Ervah büyük bir öfkeyle tam üzerime atılacakken Sibir'le ikimizin arasına girip ona engel oldu. Bir kez daha sevdiklerime zarar vermene izin vermeyeceğim Ervah. Ervah'ın gözlerinde gördüğüm tehlikeli parıltılar beni korkutsa da ben varken Sibir'e asla bir şey yapamazdı. Bakışlarım yine Zebra'nın bulunduğunda bebeklerimi bana vermesi için onu son defa uyarmak için aramızda bir adım mesafe kalana kadar dibine girip gözlerinin içine baktım. Allah şahidim olsun Zebran. Biraz önce Günas'ı öldürdüğüm gibi öldürürüm seni. Ya şimdi bebeklerimi bana verirsin ya da ben daha ne olduğunu anlamadan Ayşe, Ehvur ve kabilesindeki cinler Zebra'nın ve Ervah'ın cinleriyle savaşmaya başladı. Ben ise dualar okuyarak Zebra'nı etkisiz hale getirmeye çalışıyordum. Ama bu oldukça güçtü. Çünkü Zebran bebeklerden güç alıyor ve bana karşı çıkıyordu. Murat'ın adamı haykırmasıyla ve Dicle'nin onu buradan uzaklaştırmak için söyledikleri kulaklarımda çınlarken bir süre sonra ikisinin de sesini duymaya başladım. Dicle onu ikna edip götürmüş olmalıydı. Avlu resmen savaş alanına dönmüştü. Hakan ve Can da tüm güçleriyle savaşıyor, kafir cinleri bir öldürüyorlardı. Fakat sayıları o kadar çoktu ki sanki sonsuza kadar savaşsak da bitmeyeceklerdi. Eğer benimle gelirsen bebeklerimizi azap kabilesine vermem Ebrar. Ama eğer gelmez ve burada kalırsan bu bebeklerimizin son görüşün olur. Sen beni tehdit edecek durumda olduğunu mu sanıyorsun Zebran? Ölürüm ama asla seninle gelmem. Sinirle bakışlarımı Ervah ve Sibirna'ya çevirdiğimde Ervah'ın onu iki bileğinden sıkıca tuttuğunu gördüm. Duyduğum sözlerle ben bile afallamıştım. Sibirna'yı düşünmek bile istemiyordum. Mert ölmedi Sibirna. Onu öldürürsem ahirette kavuşabilirdiniz. Ama ben onun ruhunu bizim dünyamıza hapsettim. Artık bize hizmet ediyor. Ona her gün işkenceler yapıyorum ama o haliyle bile seni sayıklıyor. Bu sözlerinin ardından iğrenç bir kahkaha atıp konuşmaya devam etti. İkiniz bir daha asla kavuşamayacaksınız. Sizi ölüm bile kavuşturamayacak Sibirna. Hakan'ın Sibirna'nın eline bir bıçak verdiğini gördüm. Ve Sibirna hiç vakit kaybetmeden bıçağı Ervah'ın göğsünün ortasına "Allah seni belanı versin pislik, bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim sana" diye bağırarak sapladı. Ben şok olmuş bir halde olanları ve Ervah'ın söylediklerini idrak etmeye çalışırken Zebran kaçma girişiminde bulundu. Fakat son anda bunu fark edip onu engelledim. Ve her şeyi göze alarak Suriye'ye dua okumaya başlayıp onu etkisiz hale getirdim. Ne ara yanıma geldiğini anlamadığım Sibirna bebeklerini güç de olsa Zebra'nın elinden aldı ve onları güvenli bir yere götürmek için yanımızdan hızla uzaklaştı. Artık Zebran ile baş başaydık. Gözlerime ilk defa korkuyla bakıyordu ve korku dünya üzerindeki en güçlü duyguydu. Beni hızla yere serip üzerime çıkarken sure ve duaları okumaya devam ettim. Gücünün azaldığını hissetsem de hala benden daha güçlüydü. Ne olursa olsun artık sana tehditlerine boyun eğmeyeceğim Zebran. Çocuklarımı da kendimi de senden koruyacağım. Ben sandığından daha güçlüyüm. Beni asla yenemeyeceksin. Seni de bebekleri de geri alacağım Ebrar. Bir gün geri geleceğim ve o gün bir kurtuluşun olmayacak diyerek birden ortalıktan kayboldu. Onunla birlikte diğer cinler de bir anda çekip gitmişti. Sadece Mustafa Hoca kalmıştı. Onun da cezasını Can ve Hakan verecekti. Sibirna beni yerden kaldırdıktan sonra sıkıca boynuma sarılıp ağlamaya başladı. Ben de bebeklerimi kurtarmış olmamın verdiği mutlulukla ona sarılıp ağlarken ondan ilk ayrılan ben oldum. Ve hızla bebeklerimin yanına onlara yeniden kavuşmak için bir adım atmıştım ki karnımda hissettiğim acı ile yüzüm buruşmuştu. Tam o esnada Murat merdivenlerden koşarak inip hızla yanıma geldi ve bana sarılıp iyi olduğuma emin olduktan sonra kucağına alıp geri odaya götürdü. Çok sayıda kayıp vermiştik. Bunun için çok üzgündüm. Ayşe hafif yaralar alsa da bu savaştan sağ çıkmayı başarmıştı. Ona da bir şeyler olsaydı ben ne yapardım hiç bilmiyordum. Bebeklerimi sırayla kucağıma aldığımda bir kez daha onları geri alabildiğim için şükrettim. Kızımı ve oğlumu canım acısa da yeniden emzirdim. Dicle ve Selim'in altlarımı değiştirdikten sonra ikisi mışıl mışıl uyurken sessizce ikisini seyrediyordum. Can ve Hakan sessizce odaya geldikten sonra Hakan pijamamın üstündeki kan lekesini görünce herkesi odadan çıkardı ve beni muayene edip açılan dikişlerimi yanımda taşıdığı çantasındaki cerrahi dikiş setiyle yeniden dikip
sütümü etkilemeyecek kadar bir ağrı kesici iğne yaptı. Herkes geri odaya geldiğinde hiç vakit kaybetmeden aklımda uzun süredir olan planımı anlatmaya başladığımda Murat'ın gözlerinde gördüğüm inanç ile anlamıştım ki kalplerimiz bir oldukça ve dostlarımız yanımızda oldukça ne yaşarsak yaşayalım üstesinden gelebilirdik. Babama, anneme, Zebran'a ve lanete rağmen tüm kötü günleri atlatmış, bir arada olmayı başarmıştık. Tek dileğim vardı, o da bunun bir ömür devam etmesiydi. Birkaç yıl sonra, bardaktan boşalırcasına yağan yağmur ormanın içindeki ahşap evinin pencerelerine vururken gök gürültüsü gecenin zifiri karanlığını aydınlatıyordu. Ebrar, cinler aleminin diğer bilinen adıyla Kesnan kadın gördüğü kabustan kanter içinde uyandı. Alnından akan teller yüzünde ince çizgiler bırakırken yatağından doğrulup besmele çekerek yatağının hemen yanındaki komodinin üzerinde su dolu bardağını eline alıp birkaç yudum içti ve bardağı yeniden komodinin üzerine koyup yanında yatan kocasını uyandırmamak için dikkat ederek yataktan kalktı. Sessiz adımlarla yatak odasından çıkıp salondan geçti ve çocuklarını kapı aralığından kontrol edip onların varlığına bir kez daha şükreterek aşağı kata indi. Merdivenin son basamağına indiğinde gördüğü yüzle bir şeylerin olduğunu anlamıştı. Ayşe, hayırdır bu saatte burada ne işin var? Vakit geldi. Büyüyü yapmaya başla. Ben ve cinlerin Sermina'yı bulunca yana geleceğiz. Ebrar başını tamam anlamında salladıktan sonra içinden dualar ederek yukarı kata çıkıp yatak odasına girerek üstünü değiştirdi. Ve evde sadece kendisinin girebildiği odasına girip kapıyı kapattı. Ebrar eline aldığı keçi kanıyla dolu çanaktan tahta kaşık ile birkaç damla kanı alıp suyun içinde kaynamış olan bebek cesedinin üzerine döktü. İblisin Muhammed, cini ya dillahim, ya şeytan, ya efrit. Size adadığım bu bebeğin kanı üzerine yapacağım büyüyü kabul edin. Haşlanmakta olan bebek cesedinin erimeye yüz tutmuş derisinden bir parça kesip ateşe yaklaştırdı ve kurumasını bekledi. Bembeyaz deri kahverengimsi bir renge dönüşürken pişmiş et kokusu ve yanık deri kokusu pislik içindeki odanın her yerine sinmeye başladı. Elhamdülkul hakim, elhamdülkul hasbin, elhamdülkul keryanil hüsn, keryanil hüsan. Fısıltı şeklinde dualarını okurken bir yandan da gözleriyle Ayşe'nin gelip gelmediğini kontrol ediyordu. O daha doğalı birkaç dakika olan El-Amluk bebek Sermina'yı bulmak için gitmişti. Ve o gelmeden büyü yapmayı bitirmeliydi. Bu yaptığı büyük günah ve canilikti ama insanlığın kurtulması için bir cana kıymaya, kendini ebedi cehennem ateşine mahkum etmeye razı olmuştu. Eğer ki Sermina kötülerin eline geçerse o zaman iyilerin sonu olurdu. İnsan kemiğinden aldığı ilikleri kaynayan bebek cesedinin içine atarken belki kızının kanında ve kendi adet kanında suya döküp sihirli kelimeleri söylemeye devam etti. Dahavne, inneke ilsa'in mülkü şeytan. Ebrar insan organlarını bir bir tencerenin içine doğrarken yanı başında duran kafatasındaki gözleri parmaklarıyla çıkarıp ağzına attı ve dişleriyle ezip suyunu emdikten sonra gözleri kaynar suyun içine attı. Gözlerin suyunu emmesinin tek nedeni büyüyü Sermina dışında kendine ve soyundan olanlarda yapıyor oluşuydu. Zaman geçiyor. Ebrar büyüyü yapmaya devam ediyordu. Bebek cesedi insan organları ve kan kaynadıkça etrafa mide bulandırıcı bir koku yayılıyordu. Birkaç böceği havanda ezip kaynayan karşıma döktü. Elamlükül hasrın, elamlükül hersan. Ateşte kaynamaya devam eden organların suyu tencereden taşmak üzereyken Ebrar tenceredeki suyu buz gibi bir soğuk bir kaba aktarmaya başladı. Odada bir tek sıcak suyun soğuk kaba döküldüğü anda çıkardığı ses vardı. Başka hiçbir ses yoktu. Ta ki etrafta pentagram sembolüyle çizilmiş mumların alevleri yükselip alçalana kadar. İlk önce küçük adım sesleri duyuldu. Sonrasında Ayşe odanın içinde belirdi. Yanında gelen cinlerin kıpkırmızı gözlerine nazaran yüzleri ve bedenleri siyah dumandan ibaretti. Buldunuz mu Sermina'yı? Ayşe Ebrar'ın karşısına geçti ve Sermina hakkında bilgiler vermeye başladı. Sermina şu anda hastanede küvez odasında. Zuhem ve İfrit hastanedeler. Bebeği almak için zaman kolluyorlar. Muhafızlar Sermina'nın başına dik, ona yaklaşamazlar ama hızlı olmamız gerekiyor. Ebrar gerekli bilgileri aldıktan sonra cinlerini bir el işaretiyle odadan çıkardı. Sonrasında oğlu Ateş ve kızı Mehri'nin odasına gidip onları uykularından uyandırdı ve onlar uyku sersemiyken yaptığı büyüden birer kase ellerine verip dualar eşliğinde onlara içirtti. Ateş ve Mehir iğrenç tattaki suyu içtikten sonra annelerinin sözünü dinleyerek geri yataklarına uzandılar. Ebrar onları alınlarından öpüp odadan çıkarken kalbinin bir yarısını da çocuklarına bırakmıştı. Yatak odasına gidip Murat'ı yatağından öpüp çalışma masasındaki deftere durumu anlatan ve dikkatli olmalarını söyleyen kısa bir not yazıp kalbinin diğer yarısını da kocasına bıraktı. Mehir, abisi Ateş'in ateş koru gözündeki gözlerinin içine busulanmış masmavi gözleriyle baktı. Abi, annem neden büyü yapıyor?
Daha 4 yaşındaki kardeşinin bunları düşünmesine üzülen Ateş, yatağından kalkıp kardeşinin yanına uzandı ve ona sıkıca sarılıp saçlarına minik ama şefkatli bir öpücük kondurdu. Annemiz bizim her zaman iyiliğimizi düşünür Mehir. Şimdi gözlerimizi kapayıp uyuyalım, olur mu? Mehir abisinin kollarının arasında güvenle gözlerini kaparken Ateş annesi için dualar ediyordu. Ebrar çocuklarını hissettirmeden onlarla vedalaşmıştı. Bu gidişin dönüşü olmayabilirdi. Evin her yeri tılsımlıydı. Hiçbir cin ki buna kendi cinleri de dahil üst kata çıkamazdı. 3 katlı evlerinin zemin katında bulunan eski odada büyülerini yapıyordu. Ve cinler sadece o odaya gelebiliyorlardı. Ve işte yeniden o odaya gelmişti. 2 cam şişeye soğumuş büyülü sudan koydu. Ve şişelerin başlarını takıp evin her yerine büyülü sudan dualar ile dökmeye başladı. Yaklaşık 15 dakikanın ardından tüm ev büyülü su ile korunmaya başlanmıştı. Ebrar her zaman kilitli olan büyü yaptığı odanın kapısını boynunda asılı olan anahtarıyla açıp hızla odanın içerisine girdi ve kapıyı hızla geri kapatıp yeniden kilitledi. Koyu kahve rengindeki ve eski zamanlardan kalma bir havası olan mobilyalarına bir göz gezdirip hızla boyası eskimiş sandığının başına geçti ve kapağındaki kilitli sihirli sözcüklerle açtı. Sandığın içinden çıkardığı büyülü kara çarşafı dualar ederek giyindikten sonra 99 tılsımı boynuna asarak sandığın kapağını sessizce kapattı ve sihirli sözcüklerle yeniden kilitledi. Büyülü sudan dualar ederek birkaç yudum içti ve boynundaki küçük şişeyi büyülü su ile doldurdu. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Elleri heyecandan titriyordu ve sakin olması gerektiğini de biliyordu. Büyülü ormandaki evinden çıkarken çocuklarını ve kocası önce Allah'a sonra cinlere emanet edip Selmina'yı kurtarmak üzere gecenin karanlığında kayboldu.